nasıl kurulmuş bunlara bakacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Zerdüşt'ün kimliği. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Zaman aralığı bayağı geniş değil mi? M.O. 1200 ile 600 arası. Evet. Kesin bir tarih vermek zor. İran platosunda yaşadığı düşünülüyor genel olarak. Doğum yeri de tam belli değil sanırım. Medya deniyor, Güney Azerbaycan, hatta Kürdistan'ın kuzeyi gibi yerler geçiyor. Bu ilginç. Kesinlikle ilginç. Çünkü bu saydığın yerler tarihsel olarak Medlerin, yani sonrasında Kürtlerin yoğun yaşadığı topraklar. Hatta bazı kaynaklarda Zerdüşt'ün Med olabileceği, yani Kürt kökenli olabileceği bile söyleniyor. Bu doğrudan bir bağ kuruyor tabii. Anladım. Kendisi basit bir peygamber değil de daha çok bir düşünür, bir reformcu gibi bilgelik tanrısı Ahura Mazda'nın ona göründüğüne, ona ışık tuttuğunu ve doğruluğu yayma görevi verdiğini söylüyor. Peki bu reformun, yani Zerdüşt'ün temeli ne? Kaynaklarda en çok ne vurgulanıyor? En temelde tek tanrı inancı var, Ahura Mazda. O, iyiliğin, ışığın, aklın, düzenin kaynağı, her şeyin yaratıcısı. Ve onun karşısında da bir kötü güç var sanırım. Aynen öyle. Angra Mainyo ya da Ehrimen dediğimiz kötülüğün, karanlığın, yalanın, kaosun temsilcisi. Bütün evren bu iki gücün, yani iyi ile kötünün sürekli bir mücadele alanı gibi. İnsanın rolü ne peki bu mücadelede? İşte kilit nokta o. Zerdüştlük sadece bir inanç değil, güçlü bir etik felsefe aynı zamanda. İnsanın özgür iradesi var ve bu iradeyle iyiyi seçmesi gerekiyor. O meşhur üç ilke. İyi düşünce, yani humata, iyi söz, hukta ve iyi davranış, huvarşta. Hayatını bu üç temel üzerine kurman bekleniyor. Bir nevi ahlaki bir pusula gibi. Bu iyi kötü mücadelesi, etik vurgu tanıdık geliyor aslında birçok sistemden. Peki kaynaklarda sıkça geçen başka bir şey var. Ateş. Bu ateş meselesi hep biraz yanlış anlaşılır ya. Ateşe tapıyorlar gibi. Öyle değil sanırım. Çok doğru, o yaygın bir yanılgı. Kaynaklar çok net. Ateşe tapınma yok. Ateş, Ahura Mazda'nın ışığını, bilgeliğini, o arındırıcı gücünü temsil eden kutsal bir sembol sadece. Tıpkı su, toprak, hava gibi. Bunlar da kutsal elementler ve kirletilmemeleri gerekiyor. Doğaya müthiş bir saygı var aslında öğretide. Bu doğa vurgusu, elementlerin kutsallığı bizi Kürtlerle olan bağlantıya daha da mı yaklaştırıyor? Yani coğrafyayla da bir ilgisi olmalı değil mi? Kesinlikle. Bağlantılar bayağı katmanlı. Birincisi Zerdüşt'ün yaşadığı dönem Kürtlerin ataları kabul edilen Med İmparatorluğu zamanına denk geliyor. Bu önemli bir tarihsel çerçeve. Coğrafi olarak peki? Coğrafi olarak da evet, bugün Kürdistan dediğimiz bölgede, işte Sine'de, Kirmanşah'ta, Hevraman'da falan hala Zerdüştü tapınak kalıntıları var, kutsal mekanlar var. Bu fiziksel izler bile başlı başına çok şey anlatıyor. Sadece fiziksel izler mi? Kültürel dokuda, dilde falan izleri yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Kaynaklara göre Kürtçenin eski lehçelerinde Zerdüştü kavramlar, terimler hala yaşıyor. Kürt sözlü geleneğine bakınca da masallarda, destanlarda hep o ışık, ateş, bilgelik, doğruluk temaları ön planda. Bu da Zerdüştlük etkisine bağlanıyor sık sık. Hatta ezidilikle de bağlantı kuruluyor sanırım bazı noktalarda. Evet, o da ilginç bir konu. Melek tavus figürü mesela ya da iyi kötü anlayışı gibi konularda Zerdüştlükten miras kalan unsurlar olabileceği düşünülüyor. Ama bunlar tabii akademik olarak hala tartışılan, kesin çizgileri olmayan konular. Peki bu miras nasıl devam etmiş zamanla? İslamiyet'in yayılması büyük bir dönüm noktası olmuştur herhalde. Hem de nasıl? İslamiyet yayılınca Zerdüştlük ciddi bir baskı altına girmiş. Kaynaklar bunu net olarak belirtiyor. İnananların bir kısmı kimliğini korumak için İran içlerine ve Hindistan'a göç etmiş. İşte bugün Parsileri dediğimiz topluluk onlar. Ama bir kısmı kalmış. Evet, bir kısmı da özellikle Kürdistan'ın o dağlık ulaşılması zor bölgelerinde varlıklarını sürdürmeyi başarmışlar, belki biraz daha gizlenerek. Günümüzde ise ilginç bir şey oluyor, özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminde Zerdüştlüğe yeniden bir ilgi var gibi. Yeni ibadethaneler açılıyor, insanlar kimliğini daha açık ifade ediyor, haberlere yansıyor bunlar. Yani Zerdüşt figürü bazı Kürt çevreleri için sadece dini bir figür değil, aynı zamanda bir tür kültürel sembol, bir aydınlanma figürü gibi mi görülüyor, köklere dönüş gibi?
Aynen öyle. Tam olarak bu. Kaynaklarda Kürtlerin ilk büyük bilgelerinden biri bir aydınlık sembolü gibi tanımlandığını görüyoruz. Çünkü Zerdüştlük sadece bir din olarak değil, etik bir duruş, özgür irade vurgusu, hakikat arayışı olarak da görülüyor. Kutsal metinleri Avesta, özellikle de Gatalar denen ve Zerdüşt'ün kendi sözleri olduğuna inanılan kısımlar bu felsefenin özünü oluşturuyor. Burada belki de en şaşırtıcı noktalardan birine değinmek lazım. Kaynaklar bazı İbrahimi dinlerde gördüğümüz motiflerin, mesela dünyanın 6 günde yaratılması, ölümden sonra yargılanma köprüsü, hani Sinvat Köprüsü, hatta bir kurtarıcı bekleme fikrinin kökenlerinin Zerdüştlük'te olabileceğini söylüyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Gerçekten öyle. Dinler tarihine bakışı bayağı değiştirebilecek bir şey bu. Vay canına. Gördüğümüz gibi Zerdüştlük ve Kürtler arasındaki bu ilişki öyle sadece geçmişte kalmış bir konu değil. Coğrafya, dil, kültür, hatta günümüzdeki kimlik arayışlarıyla iç içe geçmiş, yaşayan, nefes alan bir bağ var ortada. Bugün baktığımız kaynaklar da bize hem bu binlerce yıllık mirasın temellerini gösterdi, hem de günümüze uzanan o karmaşık renkli izlerini. Kesinlikle. Ve bu incelemeyi bitirirken belki size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Zerdüşt'ün binlerce yıl önce ortaya koyduğu o basit ama derin ilke, iyi düşünce, iyi söz, iyi davranış, acaba bugünün dünyasında bu kadar karmaşanın, kutuplaşmanın içinde, kişisel hayatlarımızda toplum olarak bizim için ne anlam ifade ediyor olabilir? Bu ilkeler bugün bize hala bir şeyler fısıldıyor mu acaba? Üzerinde düşünmeye değer. Bence son birkaç yıldır bu tabletlerin kullanım alanının ne kadar daraldığını görmek gerçekten şaşırtıcı. Sanki 2020'de Merhaba. gördüğüm Bugün iPad'le elimizdeki kaynak oldukça kişisel ve sarsıcı bir metin. Adı, adım yasaklı, dilim susturulmuş Türkiye'de Kürtlere yönelik sistematik ırkçılık ve asimilasyon politikaları. Evet. Kendini bu ülkenin görünmeyen çocuğu olarak tanımlayan genç bir Kürt yazarın kaleminden çıkmış bir metin bu. Bu metinin derinlerine ineceğiz bugün. Yazarın öne sürdüğü iddialar, anlattığı olaylar ve sunduğu tarihsel çerçeveyi anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Odak noktamız da tamamen bize sağlanan bu metin olacak. Amacımız yazarın perspektifini ve anlatısını size aktarmak. Başka bir yorum katmadan. Evet, oldukça yoğun ve katmanlı bir anlatı bu. Yazarın kişisel deneyimleri, gözlemleri var. Bunları temel alarak metinde işlenen birkaç ana konuya odaklanacağız. Nedir onlar? Mesela dil üzerindeki baskılar var. Kültürel kimliğin ifadesi olarak Nivroz'un engellendiği iddiaları, metinde adı geçen şiddet mağdurları, eğitim sistemindeki deneyimler, Anlıyorum. sınır ötesi olayların özellikle Rojava bağlamında yansımaları, zorunlu göç meselesi ve tabii tüm bunların yazarın kendi hayatına etkileri. Bu metnin bize sunduğu iddiaları, bakış açısını mercek altına alacağız. Tamam, başlayalım o zaman. Metnin en başında Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kürt kimliğinin inkar edildiği tezi var. Oldukça iddialı bir başlangıç. Evet. Dağ Türk'ü nitelemesi gibi örnekler veriyor ve Kürtçenin kamusal alanda, yani okullarda, mahkemelerde, hatta hastanelerde yasaklandığını, konuşanların cezalandırıldığını iddia ediyor. Kesinlikle. Metin bu iddiayı tarihsel olaylarla desteklemeye çalışıyor tabii. Mesela 1934 tarihli İskan Kanunu'nu ele alıyor. Bunu Kürt nüfusun zorla Batı bölgelerine yerleştirilmesi girişimi olarak yorumluyor. Özellikle de 1980 askeri darbesi sonrası o dönemdeki cezaevi koşullarına dikkat çekiyor. Diyarbakır cezaevinde yaşandığı iddia edilenler. Evet, o kısım çok çarpıcı. İşkenceler, Kürt mahkumlara zorla ben Türk'üm dedirtme çabaları, hatta dışkı yedirme gibi çok ağır ithamlar aktarılıyor metinde. İnanılmaz. Yani metnin anlatımında bu bir halkın dilinin ve onurunun sistematik olarak aşağılanması olarak çerçeveleniyor. Dil meselesinden sonra kültürel ifadelere geçiyor metin. Nivroz'a. Kürtler için baharın gelişi bir diriliş sembolü olarak tanımlanan Nivroz Bayramı, devlet tarafından uzun yıllar boyunca yasa dışı bir gösteri olarak görüldüğü ve 21 Mart'larda düzenlenen barışçıl kutlamalara polis müdahalesiyle karşılık verildiği öne sürülüyor. Evet
Metin burada oldukça spesifik olaylara yer veriyor iddialarını desteklemek için. Mesela 1992 yılı Şırnak, Cizre ve Nusaybin'deki Nivroz kutlamaları sırasında 90'dan fazla kişinin polis tarafından öldürüldüğü iddiası var. 90 kişi. Evet, bu iddia metinde yer alıyor. Bir diğeri 2018 Diyarbakır Nivroz'u. Orada da çocukların taş attığı gerekçesiyle yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bilgisi veriliyor. Çocukların Ve İstanbul'daki kutlamalara katılan yüzlerce gencin de her yıl gözaltına alındığı, şiddet gördüğü ve fişlendiği iddia ediliyor metinde. yazarın metinde sorduğu o retorik soru da çok dikkat çekici. Bir halkın bayramı neden bu kadar korkutucu olabilir? Evet. Cevabı da yine metnin kendi içinde veriliyor, değil mi? O günün bir özgürlük ve kimlik talebi olduğu, devletin ise bu sesi bastırmak istediği şeklinde yorumlanıyor. Aynen öyle. Yani metin kültürel bir etkinliğin nasıl politik bir çatışma alanına dönüştüğünü göstermeye çalışıyor bu örneklerle. Geldik metnin belki de en sarsıcı bölümlerinden birine. Devlet şiddeti veya ihmali sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen çocuk ve gençlere odaklanan kısım. Ceylan Önkol vakası mesela. Evet. 2009'da Lice'de 14 yaşındayken hayvan otlatırken bir havan mermisiyle hayatını kaybettiği anlatılıyor. Metindeki iddia şu, savcı olay yerine 3 gün boyunca gitmemiş ve devlet özür dilememiş. Metin bunu Kürt çocuklarının devlet nazarında ne kadar değersiz olduğunun bir kanıtı olarak sunuyor. Bu yazarın yorumu tabii. Bir diğer çarpıcı örnek olarak da Uğur Kaymaz vakası aktarılıyor. 2004 Kızıltepe, metne göre 13 yaşında babasıyla birlikte 13 kurşunla öldürülmüş. Evet ve sonrasında yanına silah bırakılarak terörist ilan edildiği, olaya karışan polislerin de beraat ettiği iddiaları yer alıyor. Metin burada yine o dokunaklı soruyu soruyor. Bu çocuklar neyi tehdit ediyordu? Suçları sadece Kürt olmak mıydı? Aynen öyle. Ve bu iki isimle de sınırlı kalmıyor Metin, değil mi? Başka isimler de sayılıyor. Evet, Baran Tursun var, 2007 İzmir, polis kurşunuyla ölüm iddiası. Mehmet Şirin Aldemir, 2014 Diyarbakır Nivruz'unda vurulmuş. Yasin Börü var, 2014 Kobani olayları sırasında linç edilmiş. Ki Metin burada devletin her iki tarafı da korumakta yetersiz kaldığını belirtiyor. Doğru ve daha yakın tarihten Deniz Poyraz, 2021 HDP İzmir İl Binası'ndaki saldırı, Metin saldırgan için devletin akli dengesi yerinde değil dediğini iddia ediyor. Evet, yazar tüm bu vakaları münferit olaylar olarak görmüyor, sistematik bir sorunun parçaları olarak sunuyor. Bu şiddet anlatıları metnin bir sonraki temasına bağlanıyor aslında. Yani Kürt öğrencilerin üniversitelerde karşılaştığı iddia edilen zorluklara. Aynen öyle. Yazar, gençlerin eğitim hayatlarında da kimlikleri nedeniyle baskı ve düşmanlıkla karşılaştıklarını savunuyor. Evet, birkaç örnek veriyor metin bu konuda da. Mesela Ankara Üniversitesi'nde 2010'da Kürtçe şarkı söyledikleri için öğrencilere linç girişiminde bulunulduğu iddiası. Iğdır Üniversitesi'nde 2022'de Kürtçe konuşan bir öğrenciye terörist misin denilerek saldırıldığı iddiası da var. Farklı şehirlerden de örnekler var. Eskişehir, Konya, Elazığ, üniversite yurtlarında veya kampüslerde Kürt öğrencilerin dövüldüğü, okuldan uzaklaştırıldığı veya haklarında soruşturma açıldığı iddiaları sıralanıyor. Özellikle Ankara Gazi Üniversitesi'nde 2014'te yaşanan bir olay biraz daha detaylandırılıyor metinde. Mehmet Mansum Yalçın isimli Kürt bir gencin. Evet. Yaklaşık 15 kişilik, ülkücü yani milliyetçi bir grubun üyesi olduğu belirtilen kişilerce saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Darp raporu alıp polise başvurduktan sonra daha fazla baskıyla karşılaştığı ve sonunda okulu bırakmak zorunda kaldığı anlatılıyor. Yani metnin buradaki temel argümanı şu: kendi kimlikleriyle, dilleriyle var olmak isteyen Kürt gençleri sistematik olarak bölücü damgası yiyor ve hedef gösteriliyor. Yazarın iddiası bu yönde. Kesinlikle. Metnin vurguladığı nokta bu. Metnin kapsamı Türkiye sınırlarını da aşıyor sonra. Suriye'deki Kürt yönetimi Rojava'ya yönelik operasyonlara değiniyor. Evet, o bölüme geliyoruz. Metin, Türkiye'nin Rojava'yı bir tehdit olarak gördüğünü belirtirken, kendisi Rojava'daki sistemi, kadın özgürlüğü, çok kültürlülük ve doğrudan demokrasi temelli kurulu olarak tanımlıyor. Bu, metnin politik duruşunu da netleştiren bir bölüm aslında.
Ve yine spesifik iddialar üzerinden ilerliyor anlatı. 2018'deki Afrin, 2019'daki Serankaniye ve Tel Abyad yani Girespi operasyonları. Bu operasyonlar sırasında sivillerin hayatını kaybettiği ve yerleşim yerlerinin bombalandığı iddia ediliyor. Metinde uluslararası medyaya yansıdığı öne sürülen bazı iddialar da var değil mi? Evet, onlara atıfta bulunuyor. Örneğin Türk savaş uçaklarından atıldığı iddia edilen bombaların üzerine "Afrin sizin mezarınız olacak" gibi sloganların yazıldığı iddiasını aktarıyor. Peki metin tüm bunları nasıl yorumluyor? Yani yazarın bakış açısı ne? Yazarın bakış açısına göre bu durum sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda Kürt kimliğine yönelik derin bir nefretin ve düşmanlığın ifadesi olarak yorumlanıyor metinde. Bu sürekli baskı, şiddet, dışlanma anlatısı metnin bir diğer önemli temasına, zorunlu göç konusuna bağlanıyor. Evet, doğal bir sonuç gibi sunuluyor aslında. Yazar, yıllardır devam eden bu koşulların, işte ekonomik zorlukların, sürekli tehdit altında yaşama hissinin on binlerce Kürdü ana vatanlarını terk etmeye zorladığını iddia ediyor. Nereye gitmişler peki? Avrupa ülkeleri, Kanada, Irak, Kürdistan bölgesi ve hatta Rojava'ya yönelik bir göçten bahsediyor metin. Ve metne göre bu göçün temel motivasyonu sadece daha iyi bir yaşam arayışı değil, aynı zamanda kendi kimlikleriyle, dilleriyle özgürce var olabilme isteği de var. Özellikle Avrupa'ya gidenler için bu vurgulanıyor. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Rojava'ya sadece eğitim vermek veya yeniden inşa sürecine destek olmak amacıyla giden gençlerin bile Türkiye tarafından terörist olarak yaftalandığını ve hedef alındığını öne sürüyor. Tüm bu tarihsel ve toplumsal olaylar silsilesi en sonunda yazarın kendi kişisel deneyimine geri dönüyor. Bu belki de metnin en dokunaklı, en içten kısmı. Kesinlikle oraya bağlanıyor her şey. Yazar, Kürt olduğumu kimse anlamasın diye ismini değiştirmek zorunda kaldığını anlatıyor, düşünün yani. Evet. Ana dilini Kürtçeyi evde bile fısıltıyla konuştuğunu, okulda her sabah "Türk'üm, doğruyum" diye başlayan anda okurken hissettiği o içsel çatışmayı, suskunluğu anlatıyor. Bu kişisel anlatı, metnin başından beri takip edilen temaları birebir yaşanmışlıklarla somutlaştırıyor aslında. O görünmeyen çocuk metaforu burada çok daha fazla anlam kazanıyor. Tam olarak. Metnin sonuysa bir umut ve direniş mesajı taşıyor ama Kürt olmanın sadece bir kimliği taşımak değil, her gün o kimlikle birlikte direnmek anlamına geldiğini ifade ediyor yazar. Yani sadece geçmişe dair bir anlatı değil bu. Hayır, kesinlikle değil. Bugüne dair bir gerçeklik olduğunu vurguluyor ve tüm susturulma çabalarına rağmen bir gün kendi dillerinde, kendi isimleriyle, kendi kültürünü inceledik birlikte. Özetlemek gerekirse yazarın perspektifinden baktığımızda dil ve kimlik üzerindeki baskılar, nevroz gibi kültürel ifadelerin engellenmesi çabaları, bireysel ve toplu şiddet olayları, eğitimdeki ayrımcılık iddiaları Rojava merkezi sınır ötesi politikaların yansımaları, zorunlu göç gerçeği ve tabii tüm bunların birey üzerindeki derin psikolojik ve sosyal etkileri. Metin bu temaları iç içe geçirerek bir anlatı kuruyor. Tekrar altını çizelim. Bizim buradaki tartışmamız tamamen bize sunulan bu kişisel anlatı metnine ve içerdiği iddialara dayanıyor. Evet, amacımız bu metnin ne söylediğini, hangi argümanları öne sürdüğünü ve nasıl bir bakış açısı sunduğunu size aktarmaktı. Bizim bir taraf tutmamız söz konusu değil. Aynen öyle. Ve sizi üzerinde düşünmeye davet eden bir soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Metin, bir gün özgürce konuşma umuduyla son buluyor. Peki sizce farklılıkların bir araya yaşadığı toplumlarda gerçek anlamda ifade ve kimlik özgürlüğü ne demektir? Bu tür kişisel anlatılarda dile getirilen derin ayrılıkları ve gerilimleri aşmak için sizce nelere ihtiyaç vardır? Merhaba, bugün sizin için çok özel bir konuya, Kürt kültürünün adeta kalbi diyebileceğimiz bir enstrümana odaklanıyoruz. Tembur. Hani biz daha çok bağlama adıyla biliyoruz ya. Evet, bağlama olarak da biliniyor. Elimizdeki temel kaynak tembur. Bir tel, bin hikaye başlıklı bir yazı. Bizim de buradaki amacımız bu yazıdan yola çıkarak temburun
Kürt halkı için neden sıradan bir çalgıdan çok daha fazlası olduğunu anlamak. Yani o teller neler fısıldıyor, biraz ona kulak vereceğiz sizinle. Çok katmanlı bir konu aslında. Kesinlikle. Kürt kültürü biliyorsunuz büyük ölçüde sözlü bir geleneğe dayanıyor. Yani tarih olsun, toplumsal olaylar, duygular, bunlar hep yazılı metinlerden ziyade sözle, ezgiyle aktarılmış nesilden nesile. Doğru. İşte tembur tam da bu aktarımın merkezinde duruyor gibi. Kaynak metinde de ona bir hafıza mekanı deniyor. Bu ne demek tam olarak? Şöyle demek, tembur sadece bir ezgiye eşlik etmiyor aslında. O aynı zamanda o sözlü tarihin, anlatıların, yaşanmışlıkların da taşıyıcısı oluyor. Mesela göçlerin hüznü, kutlamaların coşkusu, direnişin sesi. Bütün bunlar temburun tınılarına, perdelerine siniyor. Bir tel, bin hikaye lafı da biraz buradan geliyor işte. Her bir dokunuş aslında kocaman bir arşive kapı aralıyor gibi. Çok etkileyici. Teknik olarak nasıl bir alet peki? Kaynakta biraz bahsedilmiş. Teknik olarak evet uzun saplı, genelde dut veya ceviz gibi ağaçlardan yapılıyor. 6-7 teli oluyor çoğunlukla. Perdeli bir yapısı var ama asıl ayırt edici özelliği bence o perde aralıkları. Perde aralıkları mı? Neden o kadar önemli onlar? Mikrotonal sesler diyor kaynak. Bu ne katıyor tembura? O mikrotonal yapı yani Batı müziğindeki o bildiğimiz notaların arasındaki daha ince, daha hassas sesleri çıkarabilmesini sağlıyor. Ara sesler diyebiliriz. Anladım. Bu da özellikle hüzün, özlem gibi böyle derin duyguları ya da tam tersi mistik bir coşkuyu çok daha etkili bir şekilde ifade etmesine olanak tanıyor. Hani Anadolu müziğinde o ince duyarlılık dediğimiz şey vardır ya. Evet, evet. İşte onun kaynaklarından biri de bu aslında. Bu teknik özellik temburun o manevi boyutunu da çok besliyor. Manevi boyut deyince sanırım kaynağın işaret ettiği o kutsallık meselesine geliyoruz. Kesinlikle tam oradayız. Özellikle Kürt Aleviliği ve Yaresan yani ehli hak inancı olarak da biliyoruz bu topluluklar için tembur kutsal bir enstrüman olarak kabul ediliyor. Cem gibi ritüellerde, toplanmalarda okunan deyişler, nefesler hep tembur eşliğinde söyleniyor. Kaynakta Ezidi inancında da temburun adeta Tanrı'nın sesi gibi görüldüğü yazıyor. Vay canına. Evet, Kueval denilen kutsal anlatılar, ilahiler onunla okunurmuş. Yani bayağı bir ibadet aracı kimliği de var. Laleş gibi farklı coğrafyalarda bu rollerin ağırlığı değişiyor anlaşılan. Peki bu farklı roller Kürt müziğinin türlerine nasıl yansıyor? Mesela bir ağıtta başka, bir halayda başka mı tınlıyor? Çok belirgin yansıyor. Mesela stran dediğimiz o genel şarkı formlarında aşkı, doğayı anlatırken tembul daha liriktir belki. Ama lavik yani ağıtlarda temburun sesi o yitirilenlerin ardından duyulan derin kederi, acıyı taşır. Dilan ve govend gibi halaylardaysa coşkulu ritmi verir, insanları bir araya getirir. Alevilerin değiş ve nefeslerinde veya Ezidilerin kavullerinde ise çok daha ruhani, öğretici bir kimliğe bürünüyor. Yani aynı enstrüman bambaşka duygusal ve işlevsel görevler üstlenebiliyor. Müthiş bir çeşitlilik. Tabii bu geleneği yaşatan, temburu farklı yorumlarla bugüne taşıyan önemli sanatçılar da var. Kaynakta birkaç isim geçiyor kısaca. Evet, mesela Şivan Perver'in temburu politik bir ifade aracı olarak da kullanarak uluslararası alana taşıdığını biliyoruz. Aynur Doğan gibi isimler kadın sesiyle geleneksel ezgilere modern bir yorum getiriyor. Evet. Ali Ekber Çiçek gibi büyük ustalar var, Alevi deyişlerini tembur ile ölümsüzleştiren. Cemil Koçgeri mesela Zazaca müzikte tembur ile daha meditatif, içsel bir atmosfer yaratıyor. Her biri enstrümanın farklı bir yönünü gösteriyor bize aslında. Peki günümüz, bu kadar köklü bir gelenek bugün nasıl nefes alıyor? Özellikle genç kuşaklar, diaspora falan, onlar için ne ifade ediyor tembur? Gelenek hem yaşıyor hem de dönüşüyor bence. Genç müzisyenler temburu alıp elektronik altyapılarla, cazla, rock'la, farklı türlerle birleştirip yeni şeyler deniyorlar. İlginç. Özellikle Avrupa'da yaşayan, diasporadaki Kürt gençleri için tembur, kökleriyle bir bağ kurma aracı, kültürel kimliklerini hissettikleri çok güçlü bir sembol. Bu çok önemli. Bir de kadın sanatçıların temburla kurduğu ilişki de Kesinlikle bir enstrümandan çok daha fazlası.
Tarihin, acıların, inancın, kimliğin, hatta direnişin sesi olmuş adeta. En başta konuştuğumuz o bir tel bin hikaye sözü sanırım tüm bu derinliği özetliyor. Kesinlikle. Belki de kapanışta şunu sormak lazım kendimize ve dinleyicilere. Bir ses, tek bir enstrümanın sesi, özellikle sözün baskı altında olduğu, anlatmanın zorlaştığı zamanlarda bir halkın kolektif hafızasını ve ruhunu nasıl bu kadar güçlü taşıyabilir? Tembur'un otellerindeki titreşimde saklı olan binlerce hikayeyi düşünmek. Belki sizin için de bu sesin, bu tınıların çağrıştırdığı çok özel bir anlam vardır. Bunu düşünmeye değer. Проверьте координаты. По звездам. Okay, so for this deep dive, you've brought us something really personal, actually. This piece titled, "My Name is Banned, My Tongue Silenced." Yeah, it's by someone calling themselves a Kurdish youth. And what's striking, like you said, is how deeply personal it feels, but it's also heavily sourced. Right, that's what jumped out at me too. They're referencing Human Rights Watch, the Turkish Human Rights Association, BBC, Bianet, even parliamentary records. Exactly. It grounds their story, you know? Suggests these aren't just isolated feelings, but part of a pattern documented elsewhere. So our aim here is really to understand the experiences and the issues this author is laying out about Kurds in Turkey based on what they've shared and sourced. It's obviously sensitive stuff. It is, but the goal is just to explore what's presented in this account. Okay, let's dive in. The author kicks things off with this really strong image, calling themselves the unseen child. And talking about how their name was changed. Yeah, and they immediately connect that, don't they, to these wider assimilation policies. They do. Linking that very personal act to the historical denial of Kurdish identity after the Turkish Republic was formed. You know, the whole Mountain Turks idea. Right, like trying to erase a distinct identity. Pretty much. And the author argues this wasn't just talk, it led to actual policies. A key one being the suppression of the Kurdish language. That seems central to the account, the banning of Kurdish in schools, courts, hospitals. Yeah, and the consequences for speaking it. It's hard to really grasp the impact, you know, not being able to use your mother tongue in everyday life in crucial places. And the author points out this wasn't random, it came from specific laws, right? Correct. The 1934 resettlement law, Askan Kanunu, is mentioned specifically. The author presents it as, well, not just about moving people, but strategically designed Strategic how? to dilute Kurdish populations in their traditional areas, sort of scatter them among Turkish communities to speed up assimilation, or Turkification, as the author puts it. Wow, okay. And then things intensified later. Especially after the 1980 coup. That era seems particularly brutal in the author's telling. They talk about Diyarbakir prison. Yeah, those descriptions are difficult. Systematic torture, humiliation, being forced to shout Ben Turkum, I am Turkish. Over and over. It's presented as a direct attempt to, well, break down and overwrite their identity. The sheer psychological weight of that, it's really something. It really is. And it shows, from the author's perspective, how far the state went beyond just language suppression. It aimed for a total erasure. And then the author shifts focus a bit to Nowruz. Yeah, the Kurdish New Year celebration, spring, rebirth, you know, hugely significant culturally. But treated historically as an illegal demonstration, that seems odd. Well, the author asks that very question. Why view a cultural festival as a threat? And the answer suggested is That it became a powerful symbol, a way for Kurds to express their identity, their culture, and maybe their desire for freedom, which was seen as dangerous. and the state's reaction, according to the source, was often violent. Extremely so, based on the examples given. The author cites the 1992 Nowruz killings, Shirnak, Sizre, Nusaybin. Over 90 deaths reported, attributed to police actions. 90. That's staggering. It is. Then there's 2008, Diyarbakir. Hundreds arrested. The pretext mentioned was kids throwing stones, but the scale of arrests seems disproportionate. And even in Istanbul, just routine beatings and detentions. That's what the author describes. It paints a picture of sustained hostility towards this key cultural expression. The level of force used just for celebrating seems, well, telling. And this pattern of perceived threat, this forceful reaction, it seems to extend even to children in the examples the author gives. Tragically, yes.
The cases of Silan Unkol and Uğur Kaymaz are presented as prime examples. Ceylon, 14 years old, killed by a mortar shell just tending animals. Yeah, and the author highlights the delayed investigation, the alleged lack of any apology. And Uğur Kaymaz. 13, killed with his father. 13 bullets, the author states. And then allegations of a weapon being planted, the police officers later acquitted. It's chilling. And the author asks, what threat did these kids pose? Exactly. That question hangs heavy. These cases are used by the author to symbolize what they see as the devaluation of Kurdish lives and a lack of accountability. A sense of systemic injustice. That's the strong impression given, yes. Yeah. And according to the author, this feeling, this reality, extends into education too. University life. Right. The incidents described on campuses are also really troubling. Very. The author mentions a 2010 incident at Ankara University. Yeah. Kurdish students apparently lynched just for singing in Kurdish. Lynched just for singing. That's the term the author uses. Then more recently, 2022, Iğdır University, a student attacked, called a terrorist for speaking Kurdish on the phone. It seems like just expressing Kurdish identity is enough to trigger hostility. That's the point the author makes repeatedly, citing examples of students being beaten, suspended, investigated in dorms and campuses. Eskişehir, Konya, Elazığ are mentioned. And the specific case of Mehmet Masum Yelchin. Yeah, attacked at Ankara Gazi University in 2014 by reportedly 15 nationalists. Then, according to the account, faced police pressure and essentially had to leave university. So the author's conclusion is that Kurdish youth get labeled divisive just for being themselves. Precisely. For simply expressing their identity, speaking their language. Okay, the account then broadens the lens, looking outside Turkey's borders, specifically at Rojava, Syrian Kurdistan. Right, explaining that Turkey views the Kurdish administration there as a security threat. But the author offers a different perspective on Rojava itself, doesn't it? Yes, describing the system there as being built on principles like women's freedom, multiculturalism, direct democracy, sort of an alternative model. Which contrasts sharply with the experiences described within Turkey. Very much so. Then the author details Turkey's military operations Afrin in 2018, Sarıkaniye and Tel Abyad in 2019. Citing reports of civilian deaths, homes bombed. Yes. And one particularly disturbing detail the author includes, citing international media reports, is about slogans allegedly written on bombs used by Turkish forces. Slogans like, Afrin will be your grave. Exactly. The author interprets this as, well, raw hatred directed at Kurdish identity itself, going beyond military aims. That's a really chilling detail. And this leads into another list the author provides, individuals killed, framed within this context of racism. Yes. Names like Baron Tursun, Yep. killed by police in Izmir 2007. Mehmet Shirin Aldemir, shot during a Newroz celebration in Diyarbakir 2014. Yasin Buru is also mentioned from the 2014 Kobani events. And the author adds a specific note there about the political exploitation of his death and what they see as the state's failure to protect people on all sides during those events. So acknowledging complexity there, too. Yes. And Deniz Poyraz, killed in the HDP building in Izmir in 2021 by someone described as a fascist, with the author noting the state pointing to the perpetrator's supposed mental instability. So these are presented as specific examples from the author's viewpoint of the human cost. Exactly. Personalizing the larger issues. Yeah. And all this pressure, this violence, this marginalization, the author argues, it leads inevitably to migration. Forced migration. Yes. Tens of thousands leaving over the years. Seeking safety, seeking freedom. Where did they go, according to the source? Europe, mainly Germany, France, Sweden are mentioned, also Canada, Iraq, and significantly Rojava itself. And the reasons differed. The author suggests those going to Europe often just wanted basic rights, the freedom to live as Kurds openly. Well, those going to Rojava. We're trying to build something different, maybe contribute to education, reconstruction there. But the author adds they were still often labeled terrorists by Turkey. Right. Wow. Okay, and then the account comes full circle back to the author's own deeply personal experience. It's very moving. Sharing how they had to change their name, how Kurdish was spoken only in whispers at home. That feeling of having to hide your own identity, even in your own house. And that internal conflicts, learning the official lines, Jakun, Dojruyum, I am Turkish, I am right, but feeling it hollow inside. Just going through the motions while feeling suppressed. Exactly. And the final thought is so powerful that being Kurdish wasn't just an identity you carried, it was something you had to resist with every single day. A constant act of resistance just to exist. That's the feeling conveyed. And the author stresses this isn't just history. They see it as a present, ongoing reality. And there's a hope expressed, right?
for a future where they can speak freely, use their own name, live their identity openly. Yes, a very clear hope for recognition and change. And as we mentioned at the start, they back all this up by listing their sources again at the end. Right, the human rights reports, news archives, documentaries, official records. It really reinforces that this personal story is interwoven with documented events and analyses. It does. It shows the foundation for their claims and experiences. So, wrapping up this deep dive, it feels like we've touched on some really crucial themes from this account. The systematic denial of identity, the language bans. Yeah, the suppression of culture like New Rose, the really disturbing experiences described for children and students. The impact of military actions, the resulting migration, and underlying it all, this deep sense of discrimination and struggle for basic recognition. And I think what makes this source so impactful is how that personal voice brings these big, complex issues down to a human level. You feel the lived reality behind the reports. Absolutely. It really makes you think, doesn't it, about how vital language and culture are to who we are. And maybe it prompts us to consider how, people living in the same country can experience history and politics in such incredibly different, sometimes painful ways. This account certainly offers one powerful perspective on that. Hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesine incelememizde elimizdeki kaynaklara yakından bakacağız. Kürt kimliğinin Türk kültürü içindeki ve tabii dijital alandaki temsilleri üzerine konuşacağız. Ve bunu yaparken de oryantalizm ve self-oryantalizm yani öz-oryantalizm kavramlarını kullanacağız. Kaynaklarımız bu karmaşık ilişkileri çözümlüyor. Amacımız da bu temsillerin nasıl kurulduğunu, ne anlama geldiğini beraberce anlamaya çalışmak. Belki başlarken şunu sormak lazım. Bir kültür nasıl temsil ediliyor ve bu o kültürün kendini görme biçimini ne kadar etkiliyor? Evet, önemli bir soru. İsterseniz önce şu oryantalizm kavramını bir hatırlayalım kısaca. Edward Said'in tanımıyla Batı'nın Doğu'yu biraz egemen bir yerden kalıplarla kurgulaması. Ama kaynaklarda ilginç olan bunun Türkiye'deki bir tür yansıması yani iç oryantalizm olarak tartışılması. İç oryantalizm yani Aslında Said'in o bilgi üzerinden güç kurma mekanizmasının ülke içinde işlemesi gibi bir durum. anladım. Yani bu sadece dışarıdan, batıdan gelen bir bakış değil, aynı zamanda içeride de Ya da içeriden uygulanan mekanizmaya işaret ediyor. İşte burası gerçekten düşündürücü bence. Kültürel örneklere bakınca daha da netleşiyor. Çam'daki gibi o saf, masum köylü imgesiyle sunulduğu belirtiliyor. Hep bir ikilik var gibi. Evet, ağalık, kan davası gibi klişelerde cabası tabii. 80'lerden sonra ise temsiller daha çok şiddet ya da mağduriyet eksenine kaymış görünüyor analizlere göre. Hatta Yılmaz Güney'in ilk filmlerinde bile Kürt kimliğinin açıkça ifade edilemediği, karakterlerin genelde böyle suskun, acı çeken figürler olduğu söyleniyor. Bu bile başlı başına bir şey anlatıyor aslında. Aynen öyle ve bu durum sadece sinemada değil, müzikte de benzer kalıplar var. Kaynaklar gösteriyor ki Kürt ezgileri bazen anonim olarak etiketlenmiş veya genel bir doğu müziği sepetine atılmış. Popüler alandaysa ya böyle etnik bir niş muamelesi görmüş ya da yüzeysel bir egzotik unsur olarak kullanılmış. TRT repertuarı örneği de vardı sanırım, değil mi? Bazı Kürtçe eserlerin Türkçeleştirilip aslının unutulması gibi. Evet, o da önemli bir nokta. Hatta dembej geleneği yani o muazzam sözlü tarih anlatıcılığı onun bile kendi derin bağlamından koparılıp ticarileştirilme riski taşıdığı vurgulanıyor. Kültürü bağlamından koparma durumu yani. Benzer bir eğilim sanat ve edebiyatta da varmış gibi duruyor. Yazarların belirttiğine göre Kürt imgesi genelde kırsal, folklorik öğelerle şehirli Türk bakışıyla böyle pastoral bir egzotizm içinde sunulmuş. Doğal, saf ama hep biraz dışarıda, modernitenin uzağında. Kültürel nesneler de öyle. Kıyafetler, halılar sıkça turistik meta seviyesine indirgenmiş. Tam bu noktada galiba diğer kavrama geçiyoruz. Self-oryantalizm yani öz-oryantalizm. Evet, işin ilginçleştiği yerlerden biri de burası. Çünkü kaynaklara göre oryantalizm sadece dışarıdan dayatılan bir bakış değil, zamanla
baskı altındaki gruplar tarafından da içselleştirilebiliyor. Yani egemen anlatıyı, hatta kendileri hakkındaki olumsuz klişeleri benimseme durumu. Bu içselleştirme örneği kalmış demesi gibi örnekler veriliyor. Ya da kendini tanımlarken hep o dışarıdan biçilen misafirperver, savaşçı gibi imgeleri kullanma eğilimi. Kesinlikle. Veya popüler kültürde sürekli mağduriyet ya da tam tersi kahramanlık temalarının öne çıkması. Bu da kimliğin diğer renklerini, çeşitliliğini gölgeleyebiliyor tabii. Modernleşme adına kendi kültürel pratiklerini geri görme eğilimi ya da sanatta modernleşmiş Kürt sendromu denilen şey. Ya aşırı egzotik olma ya da kimliksizleşip evrensel olma çabası arasında sıkışmak. Hatta Kürt rap kültürü bile ele alınıyor. Direniş potansiyeli var ama bazen travmayı, işte köyüm yakıldı gibi imgeleri estetik bir tüketim nesnesine dönüştürme riski taşıyor deniyor. Evet, bu da hassas bir denge. Peki, günümüz, dijital çağ, bu temsiller, bu içselleştirmeler orada nasıl karşılık buluyor? Sosyal medya bir yandan Kürtçe'ye bir alan açıyor gibi duruyor, değil mi? YouTube, TikTok içerikleri falan, gençler ilgi gösteriyor belki. Evet, bir görünürlük var, bu doğru. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Kaynaklardaki Dersim araştırması mesela bayağı düşündürücü. 18 yaş altı gençlerin %93'ü evde sadece Türkçe konuşuyormuş. %93 mü? Çok yüksek bir oran. Evet. Ahmet gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bir merkezde bile 18-30 yaş arası gençlerin sadece %18'i Kürtçe okuyup yazabiliyormuş. Bu veriler, dijitaldeki görünürlüğe rağmen dilin gündelik hayattaki yerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bir de platformların teknik sorunları var tabii. Kürtçeyi tanımama, sansür gibi. Aynen, o sorunlar da devam ediyor maalesef. Bu durum dijitaldeki self-oryantalizmle de ilişkili olabilir mi peki? Hani algoritmalara oynamak için kültürü daha mistik, egzotik sunma çabası. İşte dengbejlik nostaljisi, kıyafetleri kostüm gibi sergilemek, güncel kimlikleri geri plana itmek. Bu kesinlikle kaynaklarda işaret edilen bir risk. Kültürün bir tür vitrin malzemesine dönüşme tehlikesi. Ama şunu da eklemek lazım, olumlu çabalar da var. Analizlerde, dijital alanda edebiyatı, aktivizmi öne çıkaran, Kürt kimliğini daha katmanlı, daha çağdaş sunmaya çalışan sayfalar, girişimler de belirtiliyor. Bir tür direniş alanı olarak da işliyor yani dijital dünya. Anlıyorum. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ana çıkarım ne? Gördüğümüz kadarıyla hem dışsal oryantalist bakış hem de içselleştirilmiş self-oryantalist bakış Kürt kimliğinin temsilini derinden etkiliyor. Hem geleneksel hem dijital alanda. Evet ve kaynakların ısrarla vurguladığı şey şu, daha sağlıklı bir diyalog için, daha eşitlikçi bir ilişki için herkesin bu kalıpları sorgulaması gerekiyor. Hem egemen kültürün kendi bakışını hem de Kürtlerin kendilerine dair içselleştirdikleri bazı algıları. Kültürel temsillerdeki bu dönüşümün sadece kültürel değil, aynı zamanda toplumsal barış ve eşitlik gibi daha geniş hedefler için de önemli olduğu belirtiliyor. Ve tabii bu tuzaklara düşmeden özgün işler üreten sanatçılar da var. Kaynaklarda isimleri geçiyor. Bahman Gobadi, Şivan Perver, Mehmet Uzun gibi. Onların çabası da çok değerli. Kesinlikle. Onlar kendi özgün estetiklerini ve dillerini yaratmayı başarmış isimler. Peki, o zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım belki de. Özellikle sosyal medyada yani çevrim içi ortamda stereotiplerin ne kadar kolay yayıldığını ve kök saldığını düşünürsek, biz hepimiz kültürel temsillerin daha eleştirel bir tüketicisi, hatta belki üreticisi olmak için kişisel olarak ne yapabiliriz? Özgünlüğün, hani o tıklanma sayısı ya da popüler kalıplara uyma baskısı altında ezilmemesini nasıl sağlayabiliriz? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.
Merhaba. Bugün bize ulaşan kaynakları masaya yatırıyoruz ve Selahattin Demirtaş portresini anlamaya çalışacağız birlikte. Evet. Elimizde işte biyografik notlar var, siyasi kariyerindeki önemli anlar, hukuki süreçle ilgili bazı belgeler. Şunu başta belirtelim, amacımız tamamen bu belgelerde ne yazıyorsa onu süzmek, yani tarafsız bir şekilde size aktarmak. Aynen öyle. Bu kaynaklar Demirtaş figürünü nasıl çiziyor, hangi yönler öne çıkıyor ona bakacağız. Mesela ilk olarak belgeler Zaza kökenli bir aileden geldiğini, Diyarbakır'da büyüdüğünü söylüyor. Sonra hukuk eğitimi ve İnsan Hakları Derneği yani İHD'deki çalışmaları, bu hak mücadelesi deneyimi siyasete girişinin temelini oluşturmuş gibi görünüyor kaynaklara göre. Evet, o temel üzerine de siyasi kariyeri başlıyor anladığım kadarıyla. 2007'de o dönemki DTP ile meclise giriyor. Doğru. Sonrasında BDP ve tabii Halkların Demokratik Partisi yani HDP'nin kuruluşu ve HDP'nin Türkiye siyasetinde bayağı dikkate değer bir güç haline gelmesindeki rolü belgelerde vurgulanıyor. Evet, özellikle o HDP'nin yükselişindeki rolü ve 2014-2018 arası eş genel başkanlığı dönemi. Tabii o dönem önemli. Evet, belgeler özellikle o eş başkanlık dönemindeki etkisine odaklanıyor sanki. Halkın selosu lakabı mesela. Evet, o çok kullanılıyordu. Hitabet gücü ve kaynakların samimi olarak nitelediği tavırlarıyla hem Kürt seçmen hem de Türkiye'nin batısındaki bazı seçmenler nezdinde bir popülerlik yakaladığı belirtiliyor. Yani bu durum onu siyasi denklemde biraz farklı bir yere koymuş. Öyle mi diyor kaynaklar? Aynen öyle ima ediyorlar. Farklı bir konuma yerleştirdiğini. Peki bu popülerliğin, bu farklı konumun siyasete yansıması nasıl olmuş? Özellikle kritik zamanlarda. Mesela çözüm süreci. Tam oraya gelecektim. Kaynaklar diyor ki bu durum ona 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde önemli bir rol vermiş. Süreçte aktif yer almış, İmralı heyetinde bulunmuş. Ve belgelerde sıkça alıntılanan o silahlar sussun, fikirler konuşsun sözüyle barışçıl çözümü savunduğu vurgulanıyor. Bu yaklaşımı sadece kendi tabanında mı yankı bulmuş peki? Hayır, kaynaklara göre sadece kendi tabanında değil, Türkiye solu ve farklı demokrasi çevrelerinde de destek görmüş bu ılımlı dil. Bu not edilmiş. Siyasi etki demişken seçim başarıları da var tabii. Kaynaklarda bu konuda ne öne çıkıyor? Şöyle, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki o %9.8'lik oy oranı HDP'nin aslında genişleme potansiyelinin bir işareti gibi yorumlanıyor belgelerde. Anladım. Ama asıl dönüm noktası sanırım hepimizin hatırlayacağı 7 Haziran 2015 seçimleri. Evet, o seçimler çok konuşulmuştu. HDP %13.1 oy alıp 80 vekil çıkarınca o dönem tek başına iktidar hedefleyen AKP'yi engellemişti. Bu siyasi dengeleri ciddi şekilde değiştiren bir olay olarak aktarılıyor. Ve bu durumun dönemin Başbakanı Erdoğan'ın başkanlık sistemi hedefleriyle doğrudan bir bağlantısı olduğu da belirtiliyor sanırım. Kesinlikle. Tam da bu noktada Demirtaş'ın muhalif kimliği daha da keskinleşiyor galiba. Aynen öyle. Belgeler onu özellikle Erdoğan'a yönelik dönemin en net ve belki de en cesur muhalif seslerinden biri olarak konumlandırıyor. Ve o meşhur söz. Evet, seni başkan yaptırmayacağız çıkışı. Kaynaklarda bu hem muhalefetin zirvesi olarak görülüyor hem de kendisini doğrudan hedef haline getiren bir kırılma noktası olarak analiz ediliyor. Bu gerilimin sonucu da maalesef ağır olmuş. 4 Kasım 2016'da tutuklanması. Terör örgütü propagandası yapmak, üyelik gibi suçlamalarla. Ve halen Edirne F tipi cezaevinde tutuluyor olması bu belgelerdeki önemli bir bölümü oluşturuyor tabii. Hukuki süreçte peki orada öne çıkan ne var? Orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AİİM'in 2020 tarihli kararı çok kritik. Kaynaklar, AİİM Büyük Dairesi'nin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi nedenlere dayandığını söylediğini aktarıyor. Siyasi nedenler. Evet, hatta çoğulculuğu boğma amacı taşıdığı ve derhal serbest bırakılması gerektiği yönünde bir hüküm var. Bunu net bir şekilde belirtiyor kaynaklar. Ama Türkiye bu kararı uygulamadı değil mi? Uygulamadı, evet. Ve bu durumunda ülkenin uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki pozisyonunu etkilediği belgelerde yer alan tespitlerden biri. Peki siyasi duruşuyla ilgili biraz daha detay?
Mesela Kürt meselesine yaklaşımı nasıl tarif ediliyor kaynaklarda? Şöyle, TBMM'de Kürdistan ifadesini kullandığı belirtiliyor bir yandan ama diğer yandan doğrudan bir bağımsızlık çağrısı yapmadığına da dikkat çekiliyor. Yani neyi savunuyor o zaman? Savunduğu ilkeler daha çok demokratik özerklik, kültürel hakların güvence altına alınması ve eşit yurttaşlık olarak tanımlanıyor, şiddete karşı durduğu ve onurumuzla yaşamak istiyoruz gibi ifadelerle taleplerini dile getirdiği aktarılıyor. Anladım. Ve cezaevi yılları. Bu süreçte bambaşka bir kimliği, yazarlığı öne çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Bu da kaynaklarda geniş yer bulan bir konu. Edebiyatı, yani öyküyü, romanı bir ifade biçimi, belki de bir mücadele biçimi olarak kullandığı belirtiliyor. Kitapları da var tabii. Seher, Devran. Evet, Seher, Devran, Leylan, Efsun, Dad gibi kitapları ve bu eserlerde işlediği işte adaletsizlik, direniş, umut gibi temalar vurgulanıyor. Resim ve karikatürle de ilgilendiği eklenmiş. Son olarak aktif siyasetten çekilme kararı var. 2023 seçimlerinden sonraki o açıklama. Evet, o açıklama ve eşi Başak Demirtaş'ın olası siyasi rolü etrafındaki tartışmalarda kaynaklarda yer bulmuş. Peki bu çekilme kararına rağmen etkisini sürdüğü nasıl anlatılıyor? Kaynaklar diyor ki aktif siyasetten çekilse de özellikle gençler arasında sembolik bir figür olarak etkisi devam ediyor. Eşi Başak Demirtaş'ın da yürüttüğü mücadeleyle kamuoyunda bir sempati topladığı belirtiliyor. Yani siyaset sahnesinden çekilse bile ismi ve temsil ettikleri üzerinden tartışmalar sürüyor anlaşılan. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki belgeler Demirtaş'ı bir yandan geniş kitlelere seslenebilen, partisinin kritik başarılarında rol oynamış, diğer yandan keskin muhalefetiyle hedef olmuş, AİM kararına rağmen uzun süredir tutuklu bulunan ve bu süreçte edebiyatla da sesini duyuran, yani oldukça çok katmanlı bir figür olarak ortaya koyuyor. Gerçekten de bir siyasetçinin aynı anda hem mahkum hem de giderek daha çok yazar kimliğiyle var olması sizin için de dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecek epey boyut sunuyor olmalı. Ve belki şu soruyu da size bırakabiliriz. Kaynakların işaret ettiği gibi Demirtaş'ın aktif siyasetten çekilmiş olmasına rağmen cezaevinden yürüttüğü bu kültürel ve sembolik faaliyetler Türkiye'deki adalet arayışı, ifade özgürlüğü tartışmaları ve muhalefetin gelecekteki biçimlenişi üzerinde acaba nasıl bir etki yaratabilir? Bu belgelerin ışığında üzerine kafa yormaya değer bir nokta sanki. Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynak üzerinden saklanmış Kürt şarkıları dediğimiz konuya odaklanıyoruz. Yani bunlar işte siyasi baskılar, asimilasyon ya da bazen toplumsal tabular yüzünden pek ortalıkta söylenemeyen, yasaklanan şarkılar. Bazen de sadece böyle kulaktan kulağa aktarılıp korunmuşlar. Kaynağımız da saklanmış Kürt şarkıları, direniş ve hafıza mirası başlığını taşıyor. Amacımız biraz da bu şarkıların Kürt halkının direnişini ve hafızasını nasıl taşıdığını anlamak aslında. Kesinlikle. Bunlar sadece müzik değil aslında, değil mi? Aynı zamanda tarihsel belgeler gibi kültürel yaşam çizgileri adeta. Neden saklandıkları, nasıl hayatta kaldıkları bize o dönemin koşulları hakkında, toplumun dayanıklılığı hakkında çok şey anlatıyor bence. Evet. Biraz açalım o zaman bunu. Kaynaklarımızda bayağı örnek var. Mesela Ey Rakib, yani Ey Düşman. 1938'de Dersim katliamı sonrası şair Dildar hapisteyken yazmış bunu. Sonradan Kürt Ulusal Marşı olmuş ve tabii Türkiye dahil birçok ülkede uzun süre yasaklanmış bir marştan bahsediyoruz. Düşünsene bir şarkı nasıl bu kadar tehlikeli görülebilir? Bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten. Yani bir travmanın ortasından çıkan dizeler düşünün. Sonra bir halkın kolektif duygularını, özlemlerini yansıtan bir sembole dönüşüyor ve devletler bunu bir tehdit olarak algılıyor. Kaynakta da bu örnek kültürel ifadenin gücünü ve otoritelerin bundan nasıl çekindiğini gösteriyor aslında. Bir de işin sürgün boyutu var, değil mi? Şivan Perver'in mesela 70'lerde sürgündeyken yazdığı Daye, yani anne şarkısı. Kaynak diyor ki bu şarkı zorla yerinden edilmeyi, baskıyı
annesini göremeyen bir evladın sesini yansıtıyor. O dönemleri düşünürsek TRT'de Kürtçe yayın falan hani hayal bile edilemezdi. Evet, o dönemde bu tür şarkıların yayılması tamamen dediğin gibi gayri resmi yollarla. Kasetler el altından dolaşıyor, gizli gizli dinleniyor evlerde. Bu da aslında teknolojinin, yani o dönemin kaset teknolojisinin bile baskıya karşı bir direniş aracı olabildiğini gösteriyor. Aram Tigran gibi, Şivan Perver gibi sürgündeki sanatçılar da bu yolla seslerini duyurmaya devam etmişler tabii. Peki hep siyasi mi? Neden? Yani hep devlet baskısı mı? Kaynakta farklı bir örnek de var Le Dilber'e. Bu yüzlerce yıllık bir dengibej klamı, yani ağıtçı şarkısı deniyor. Burada durum farklı. Aşiret yapısı, toplumsal tabular yüzünden dile getirilemeyen bir aşkı anlattığı söyleniyor. Yani sebep siyasi değil, daha çok toplumsal baskı. Aynen öyle. Bu da meselenin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında. Dengibej geleneği zaten sözlü kültürün taşıyıcısı, bu tür hikayeleri yüzyıllarca yaşatmış ama aynı zamanda toplumun kendi içindeki o katı kurallar da bazı duyguların, bazı hikayelerin ancak bu tür sanatsal formlarda, belki de üstü kapalı şekilde ifade edilmesine yol açmış. Bazen toplumsal baskı, devlet yasağından bile daha güçlü bir susturucu olabiliyor ne yazık ki. Bir de genel asimilasyon politikaları var tabii, onun yarattığı bir baskı ortamı. Kaynakta Keçe Kurdan ya da Darhejiroke gibi şarkılar geçiyor. Bunlar doğrudan politik mesaj içermese bile sırf Kürtçe oldukları için kamusal alanda söylenememiş şarkılar. Ancak evlerde, belki düğünlerde fısıltıyla yaşatılmış. Hatta kaynakta şey diyor, Darhejiroke gibi basit, masum bir aşk şarkısını okulda söylediği için ceza alan çocuklar olmuş. Evet, bu durum asimilasyonun ne kadar geniş bir alanı hedeflediğini gösteriyor. Sadece politik ifadeler değil, dilin kendisi, kültürel kimliğin gündelik hayattaki en basit, en masum tezahürleri bile. Hani bir sorun olarak görülmüş. Aklemin gibi ağıtlar da var mesela. Doğrudan siyasi olmasa da halkın yaşadığı acılarla özdeşleştiği için rahatsızlık yaratmış. Ama işte tüm bu baskılara rağmen sözlü gelenek, dengbejler, gizli kasetler ve dediğimiz gibi sürgündeki sanatçılar sayesinde bu şarkılar bir şekilde yaşamış. Daha yakın tarihten de bir örnek veriyor kaynak. Akaksle Kobane. 2014 Kobane direnişi sırasında ortaya çıkmış. IŞİD'e karşı savaşanlar için bir ağıt aslında, ama Türkiye'de terör propagandası sayılarak suç unsuru kabul edilmiş. Yani bu saklama, bastırma mekanizması biçim değiştirse de devam ediyor anlaşılan. Kaynakta adı geçen Lo Şiremin gibi hani gerilla mücadelelerini anlatan ağıtların durumu da benzer sanırım. Evet, yani farklı dönemler, farklı nedenler ama sonuç benzer. Bir engelleme çabası var ve buna karşı direnen bir kültürel hafıza. Kaynak metninin de altını çizdiği gibi bu şarkılar sadece ezgi değil artık. Bir halkın kimliğini, tarihini, acılarını, direncini taşıyan canlı arşivlere dönüşmüş durumda. Yasaklara, baskılara rağmen bugüne gelmeleri, kültürel mirasın ve sözlü geleneğin ne kadar dayanıklı olabileceğinin de bir kanıtı bence. Gerçekten de öyle. Kaynak metin de bu şarkıları bir eğlence aracı olarak değil de bir hafıza ve kimlik aktarım aracı olarak görüyor. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında sana şunu sormak istiyoruz aslında. Senin kendi kültüründe ya da bildiğin, gözlemlediğin başka topluluklarda benzer şekilde böyle saklanmış, özel anlamlar yüklenmiş, belki bir dönem yasaklanmış ya da sadece belli ortamlarda ifade edilebilen şarkılar, anlatılar, deyişler var mı? Varsa eğer bunlar bize o topluluklar ve onların tarihsel deneyimleri hakkında ne gibi ipuçları verir acaba? Belki üzerine düşünmek için ilginç bir nokta olabilir. Merhaba, bugün sizinle birlikte Kürt siyasi tarihinde gerçekten iz bırakmış bir ismi, Orhan Doğan'ı ele alacağız. Evet. Onun hayatına, mücadelesine biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar hem biyografik bilgiler veriyor hem de
onu bizzat tanıyanların anıları var. Kesinlikle. Amacımız Orhan Doğan kimdi, neden hala önemli, mirası neydi bunları anlamak. Gelin biraz daha derinlemesine bakalım. Evet, Orhan Doğan hakikaten Türkiye'nin o çalkantılı yakın tarihinde, yani özellikle Kürt meselesi ve hak arayışı bağlamında sembol bir isim. Kaynaklarda sadece bir siyasetçiyi değil, aynı zamanda bir hukukçuyu, bir insan hakları savunucusunu anlatıyor ve tabii ödediği kişisel bedelleri de. Evet, bu tanıklıklar önemli. Peki kimdi Orhan Doğan? Şöyle bir bakalım. 1955 Mardin, Dargeçit doğumlu. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Sonra Cizre'de avukatlık yapıyor. Evet, Cizre yılları önemli. Daha o yıllarda bile hak ihlallerine karşı duruşu var. Mesela 1989'da İnsan Hakları Derneği'nin yani İHAD'nin Cizre şubesini kuranlar arasında. Aynen öyle. Bu onun hak savunuculuğu yönünü en başından gösteriyor. Siyasete girişi de hep kuruculuğuyla başlıyor zaten. Halkın Emek Partisi, evet. Sonra 1991 seçimleri geliyor. SHP listesinden Şırnak milletvekili olarak meclise giriyor. Daha sonra da DEP'e geçiyor, Demokrasi Partisi'ne. Ve sanırım siyasi hayatındaki en bilinen, belki de en Diyor ve Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak'la birlikte meclisten yani zorla çıkarılıyorlar. O anı hatırlıyorum, yani meclis koridorunda polis tarafından başı zorla eğilmeye çalışılırken onun dik durduğu bir fotoğraf vardı. Çok konuşulmuştu. Evet, o fotoğraf. Sanki sadece kişisel bir direniş değil de temsil ettiği kimliğe yönelik baskıya bir cevaptı o. Öyle değil mi? Tam olarak öyle. O an bütün o 90'lı yılların siyasi atmosferini, Kürt siyasetçilere yönelik o tutumu özetleyen bir kareydi adeta. Sonrası da zaten bu atmosferin devamı niteliğinde. Örgüt üyeliği suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde DGM'de yargılanıyorlar. Ve uzun bir hapis süreci başlıyor. Evet, Doğan da diğer vekillerle birlikte yaklaşık 10 yılını cezaevinde geçirdi. Ama hukuk mücadelesi hiç bitmedi tabii. Evet, o AİM süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verince yeniden yargılama yapıldı. Aynen. Ve 2004'te tahliye edildiler. Peki bu cezaevi yılları öncesindeki mücadeleler kişiliğini nasıl etkilemişti? Kaynaklarda Yaşar Kemal'in bir sözü var onun için, başka bir insandı diyor. Bu ne anlama geliyor sizce? Yaşar Kemal'in o ifadesi sanırım Doğan'ın sadece bir politikacı olmadığını, yani aynı zamanda entelektüel bir birikimi, bir derinliği olduğunu anlatıyor. Kaynaklar da bahsediyor. Hukuk bilgisi tamam ama edebiyata, müziğe, Kürt destanlarına falan da çok hakimmiş. Anladım. Bu birikim siyasi duruşuna da yansımıştır herhalde. Muhtemelen. Mesela şu Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi gibi korkunç bir olay var ya, onun davasını takip etmesi. Bu sadece bir avukatlık görevi değil. Değil tabii. Derin bir adalet arayışı, sistemle bir yüzleşme çabası. Bu tür şeyler onun barış ve insan hakları mücadelesine ne kadar kendini adadığını gösteriyor bence. Peki mecliste Kürdistan ifadesini kullanması, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani kimliğini açıkça ortaya koyma biçimi miydi? Evet, kaynaklar bunu onun siyasi duruşunun net bir ifadesi olarak görüyor. Şiddeti reddediyor ama meşru siyasette diyalogla çözüm arıyor. Bu ifade de aslında temsil ettiği halkın kimliğinin ve taleplerinin tanınması gerektiğini bir vurgu. Zaten onu tanıyanların anlattıkları da bunu destekliyor. Evet, mesela Gülten Kaya'nın sözleri çok çarpıcı. Kürt halkının şık kalplisi diyor ve onur, adalet, barış gibi değerlerle anıyor onu. Çok güzel bir tanımlama. Bir de Hakan Tahmaz'ın anlattıkları var. Doğanın mütevazılığından, kararlılığından bahsediyor. Ve farklı görüşte insanlarla bile konuşabilme yeteneğinden. Evet, o önemli. Alparslan Türkeş'le televizyonda tartışması mesela. O dönem için düşününce yani inanılmaz bir şey. Kesinlikle. O kutuplaşmış ortamda bu diyalog kabiliyeti çok değerli. Tahmaz'ın anlattığı bir başka anı daha var ki çok dokunaklı bence. Neydi o? Doğan'ın Ağrı'daki son konuşmalarından birinde barışı getiremedik özür dileriz demesi. Bu hem bir öz eleştiri hem de barış arzusunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Evet, çok içten bir ifade. Tahmaz da yıllar sonra Doğan'ın mezarı başında gidip biz de getiremedik özür dileriz diyor. Yani bu mücadelenin, bu sorumluluğun nasıl sürdüğünü gösteriyor sanki. Miras demiştiniz. Doğan'ın siyasi hayatında 2007'de bir engel daha çıkıyor. YSK milletvekili adaylığını reddediyor. Evet, o da ayrı bir süreçti.
Ve maalesef aynı yıl Ağrı, Doğu Beyazıt'ta bir festivalde konuşurken kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. 29 Haziran 2007. Çok ani bir kayıp oldu. Cizre'deki cenazesine on binlerce insanın katılması, halkın onu nasıl sahiplendiğini gösteriyor sanırım. Kesinlikle. O cenaze töreni halk nezdindeki yerinin, sevgisinin bir göstergesiydi. Ölümünden sonra isminin yaşatılması da öyle. Çocuklara, sokaklara, parklara verildiği isme. Yani Doğan, Kürtler için bir direniş, bir adalet sembolü olarak görülmeye devam ediyor. Hakan Tahmaz'ın da dediği gibi onun barış vizyonu, Yani sadece silahların susması değil, aynen, sadece o değil, eşitlik, adalet, özgürlük temelinde bir çözüm. Bu düşüncesi bugün bile önemli bir referans noktası. özetlersek Orhan Doğan, avukat, siyasetçi, hak savunucusu. Bütün bu kimlikleriyle öne çıkıyor. İnandıkları uğruna hapis yatmış, hayatını barışa ve diyaloğa, o hukuki ve barışa ulaşılamamış olmanın üzüntüsü, Doğan'ın o özrü, bunları akla gelince şu soru beliriyor ister istemez. Evet, Orhan Doğan'ın hikayesi özellikle böyle köklü toplumsal sorunlarda siyasi çözüm ve uzlaşma arayışının ne kadar meşakkatli, ne kadar sabır, ne kadar ısrar gerektiren bir yolculuk olduğunu size nasıl düşündürüyor? Belki de üzerinde durulması gereken asıl nokta bu. Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklarla Kürt aydını, gazeteci ve yazar Musa Anter'in, yani halk arasında bilinen adıyla Ape Musa'nın dünyasına giriyoruz biraz. Evet. Kimdi bu önemli figür? Yani neden Ape Musa olarak tanınıyordu? Mücadelesi neydi? Ve tabii trajik bir şekilde neden ve nasıl öldürüldü? Özellikle de ölümünün ardından yıllarca süren o dava sürecine biraz daha yakından bakacağız. Kesinlikle. Elimizdeki Medyaskop makalesi ve Anter'in hayatına dair diğer derlenmiş bilgilerle bu karmaşık hikayenin en önemli noktalarını sizin için aydınlatmaya çalışacağız. Çok önemli bir isim gerçekten. Şöyle bir kancayla başlayalım mı? Hayatı boyunca defalarca hapis yatmış, Kürt dili ve kültürü için mücadele etmiş ve sonunda bir suikasta kurban gitmiş bir isim. Musa Anter'in yaşamına ve mirasına daha yakından bakalım. Tamamdır. Şöyle başlayalım isterseniz. Musa Anter 1920'de Mardin Nusaybin'de Eski Mağara köyünde doğuyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Kaynaklarda ilginç bir detay var. Annesi Fesla Hanım, Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarlarından biri olarak geçiyor. Bu da aslında Anter'in yetiştiği çevre hakkında bir fikir veriyor bize. Kesinlikle ilginç bir nokta. Sonrasında 1944'te Ayşe Hale Zapsu ile evleniyor. 3 çocuğu oluyor. Anter, Rahşan ve Dicle. Peki onu Ape Musa yapan, yani hayatını adadığı mücadelenin özü neydi tam olarak? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar oldukça net aslında. Anter'in bütün çabası, bütün hayatı Kürt halkının dilini, kimliğini ve kültürünü koruma, yaşatma ve görünür kılma mücadelesiyle geçmiş. Yani o dönemki koşulları düşününce Aynen öyle. Düşünün, Kürtçenin kamusal alanda neredeyse hiç konuşulamadığı, hatta varlığının inkar edildiği bir dönem bu. evet. İşte o dönemde Kürtçe yazılar yazıyor, asimilasyon politikalarına, sansüre karşı duruyor. Devletin o resmi Kürt halkı yoktur tezine karşı en güçlü cevabı eserleriyle veriyor aslında. Bu mücadelenin somut adımları neler peki? Yazarlık ve aktivizm tarafında neler öne çıkıyor? Şöyle ki bu sadece bireysel bir duruş değil, aktif bir eylemlilik aynı zamanda. Daha 1959'da yazdığı Kürtçe Kimil, yani Kımıl şiiri yüzünden meşhur 49'lar davasında idamla yargılanıyor. İdamla yargılandı. Evet, bu bile tek başına o dönemin atmosferini, baskıyı anlamak için yeterli aslında. Hapisten çıktıktan sonra da durmuyor tabii. Devam ediyor. İleri Yurt, Denk, Yeni Ülke gibi pek çok yayında yazmaya devam ediyor. Doğu Kültür Ocakları, yani DDKO, ki o dönem Kürt kültürel kimliğinin ifade edildiği nadir platformlardandı. Halkın Emek Partisi, HEP, ki Kürt siyasi temsiliyet arayışında önemli bir duraktı. Sonra Mezopotamya Kültür Merkezi, MKM ve İstanbul Kürt Enstitüsü gibi çok kritik yapıların kurucuları arasında yer alıyor.
Kürt basın tarihi için gerçekten öncü bir figür diyebiliriz. Tabii bu kadar aktif ve muhalif bir duruşun bir bedeli de olmuş anlaşılan. Kaynaklar baskı ve hapis yıllarından bahsediyor. Hem de nasıl? Öğrencilik yıllarından itibaren defalarca gözaltına alınıyor. İşte az önce bahsettiğimiz 49'lar davası, sonra 23'ler davası gibi siyasi davalarda yargılanıyor. 12 Eylül sonrası da var. Evet, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası da yine Kürtçülük propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanıyor. Kaynaklara göre hayatı boyunca toplamda 11,5 yıla yakın hapis yatmış. Çok uzun bir süre. Ve bu süreçlerde işkence gördüğüne dair de ciddi bilgiler, iddialar var. Bu da mücadelenin Bir de Diyarbakır'da bir cinayetle son buluyor. Aynen öyle. Katıldığı bir kült kaybediyor, Miroğlu ise ağır yaralı olarak kurtuluyor saldırıdan. Cinayetin ardından tabii büyük bir yankı uyandı. İddialar hemen konuşulmaya başlandı. Kaynaklarda özellikle 2 nokta öne çıkıyor sanırım. Doğru. Birincisi eski JITEM elemanı Abdülkadir Aygan'ın yıllar sonra yaptığı itiraflar. JITEM yani Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele. Evet. Aygan cinayetin kendisinin de içinde bulunduğu JITEM'e bağlı bir tim tarafından işlendiğini iddia ediyor, itiraf ediyor daha doğrusu. İkincisi de dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı o meşhur Susurluk raporu. Susurluk raporu. O raporda da cinayetin planlayıcısı olarak Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın adı geçiyor, işaret ediliyor. Bu iddialar ışığında tabii gözler yargı sürecine çevriliyor ama o süreç de oldukça çetrefilli ilerliyor galiba. Maalesef öyle. Kaynaklar gösteriyor ki ilk yıllarda etkili bir soruşturma yürütülmüyor aslında. Aile tabii pes etmiyor ve 2000 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'e başvuruyor. Ve AİHM bir karar veriyor. Evet, AİHM 2007'de Türkiye'yi yaşam hakkının etkili soruşturulmaması nedeniyle mahkum ediyor. Bu kararın ardından 2009'da dosya Diyarbakır'da yeniden açılıyor. Kimler sanık oluyor bu yeni davada? PKK itirafçıları Abdülkadir Aygan, Hamit Yıldırım ve tabii bir de firari olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım sanık oluyor. Hatta Hamit Yıldırım 2012'de tutuklanıyor da. Ama dava yine de bir sonuca bağlanamıyor bir türlü. Evet, Hamit Yıldırım 2017'de tahliye ediliyor. Dava sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya taşınıyor ve orada başka bir JITEM davasıyla birleştiriliyor. Ve geldik en kritik, en çok tartışılan noktaya, zaman aşımı meselesi. Evet, o çok konuşuldu. Mahkeme cinayetin üzerinden tam 30 yıl geçtikten sadece bir gün sonraya yani 21 Eylül 2022'ye duruşma tarihi veriyor ve o duruşmada davanın insanlığa karşı işlenen suç kapsamına girmediğini belirterek 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davayı düşürüyor. Çok tartışmalı bir karar oldu bu. Kesinlikle. Kaynaklarda ayrıca şu da belirtiliyor. Bu süreçte Adalet Bakanlığı'nın mesela İsveç'te bulunan sanık Aygan'ın ifadesinin alınması için gereken adli yardımlaşma taleplerine ya çok geç ya da hiç yanıt vermediği yönünde bilgiler var. Bu durumun da davanın sonuçsuz kalmasında önemli bir etken olduğu vurgulanıyor. Bütün bu hukuki süreçler, siyasi tartışmalar bir yana, Musa Anter'in mirası bugün nasıl yaşıyor? Mirası çok güçlü aslında. Hatıralarım kitabı, Kürtçe-Türkçe sözlüğü, Ferenge Kurdi Türki, Birina Reş yani Kara Yara gibi eserleri hala okunuyor, hala tartışılıyor. Hakkında kitaplar yazılıyor. Evet. Özellikle Kürt basını ve edebiyatı için bir mihenk taşı o. Kendi deyişiyle ben ölsem de kelimelerim yaşayacak demişti zamanında. Kaynaklar bu sözünü sık bu mirasın önemli bir parçası tabii. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz. Elimizdeki kaynaklar Musa Anter'i sadece bir yazar olarak değil, Kürt kimliği ve dili için ömrünü adamış, bu yolda çok ağır bedeller ödemiş ve nihayetinde yaşamı elinden alınmış sembol bir figür olarak önümüze koyuyor. Kesinlikle. Cinayet davasının bunca yıl sonra onca iddiaya rağmen zaman aşımıyla kapanması ise Türkiye'nin yakın tarihinde adalet arayışı ve faili meçhuller konusunda hala sıcaklığını koruyan önemli bir tartışma başlığı olarak duruyor. Belki de bu derlemeden sonra sizin için, dinleyicilerimiz için akılda kalacak soru şudur. Bir insanın fikirleri, sözleri, yazıları
ölümünden 30 yıl sonra bile nasıl bu kadar canlı kalabilir? Nasıl hala bu kadar tartışılabilir? Ve bir cinayet davasının özellikle de arkasındaki onca siyasi iddia varken zaman aşımına uğraması, toplumsal hafıza için, adalet duygusu için ve geçmişle yüzleşme açısından ne ifade ediyor? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek isteyebilirsiniz. Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine bakışa hoş geldiniz. Bugün sizin sağladığınız kaynakları kullanarak Mithat Sancar'ı inceliyoruz. Hayatına bakacağız, mücadelesine ve özellikle de Kürt kültürüyle diline, yaklaşımına odaklanacağız. Evet. Elimizdeki materyaller yani yazılar, biyografik notlar falan Sancar'ın hem akademik hem de siyasi kimliğini farklı açılardan gösteriyor. Amacımız aslında şu, bu dikkat çekici isim kimdir? Türkiye'nin siyasi ve kültürel manzarasındaki yeri nedir? Bunu sizin için daha net hale getirmek. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklara göre Sancar 1963 Mardin Nusaybin doğumlu, hukukçu, akademisyen ve siyasetçi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiş. Bu hani kariyerinin ne kadar güçlü başladığını gösteriyor sanki, değil mi? Kesinlikle çok önemli bir başlangıç noktası. Aynı üniversitede kamu hukuku üzerine doktorasını yapmış. Yani bu alan devletin yapısı, işleyişi, bireylerle ilişkisi gibi konuları kapsıyor. Anladım. 1995'te Temel Hakların Yorumu başlıklı teziyle doktor oluyor. Sonra 99'da doçent, 2007'de de profesör unvanlarını alıyor. Bayağı hızlı ilerlemiş akademik kariyerinde. Evet, uzmanlık alanları da çok kritik. İnsan hakları, anayasa hukuku, yani devletin temeli, vatandaş hakları ve tabii hukuk devleti kavramı. Akademik hayatı boyunca bu konularda gerçekten derinlemesine çalışmış. Hatta devlet aklı kıskacında hukuk devleti gibi önemli eserler de ortaya koymuş. Bu birikim onun siyasi duruşunu anlamak için sağlam bir zemin sunuyor bize aslında. İşte o geçiş de ilginç. Yani akademik dünyadan siyasete atılması. Kaynaklarda belirtildiği gibi 7 Haziran 2015'te HDP listesinden Mardin milletvekili olarak meclise giriyor. Evet. Sonraki seçimlerde de devam ediyor vekilliğe. En son 2023'te Şanlıurfa'dan seçilmiş. Bir de var, Şubat 2020 ile Ağustos 2023 arasında Pervin Buldan'la birlikte HDP eş genel başkanlığı yapmış. Bu çok kritik bir görev tabii. Çok kritik, evet. Hatta bir kaynağınızda 2025 yılı itibarıyla Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından İmralı heyetine dahil edildiğine dair bir bilgi de geçiyor. İşte burası işleri daha da ilginçleştiriyor sanki. Peki bu iki kimlik yani akademisyenlik ve siyasetçilik nasıl bir araya geliyor Sancar'da? İşte bu çok ilginç bir sentez dediğiniz gibi. Sancar'ın profilinde en dikkat çeken şeylerden biri bu, akademik kimliğiyle siyasi mücadelesini birleştirmesi. Özellikle de Kürt kimliğinin tanınması meselesi. Evet. Ve Kürtçenin başta ana dilde eğitim hakkı olmak üzere kamusal alanda serbestçe kullanılabilmesi için verdiği mücadele çok ön planda. Kaynaklar onun tekçi politikalara yani farklılıkları eritmeye çalışan yaklaşımlara karşı çoğulculuğu savunduğunu net bir şekilde belirtiyor. Kürtçe üzerindeki kısıtlamaları, eğitimdeki engelleri falan hep demokrasiyle bağdaşmaz buluyor. Hatta 2013-2015 arasındaki o çözüm süreci vardı ya. Evet, hatırlıyorum. O dönemde de bir akademisyen olarak analizler yapmış, çözüm önerileri geliştirmiş. Bu yaklaşımı HDP'nin demokratik özellik projesinin yani yerel yönetimlere daha fazla yetki verme fikrinin teorik temellerine yaptığı katkılarla da aslında paralel gidiyor. Tabii bu siyasi yolculuk pek de kolay olmamış anlaşılan. Kaynaklarınız HDP yönelik siyasi baskılardan bahsediyor, soruşturmalar, hukuki süreçler. Maalesef evet. Ama ilginç olan şu ki bu baskı ortamında bile Sancar'ın hep şiddet yerine diyaloğu savunduğu, barışçıl siyasetten yana tavır aldığı vurgulanıyor. Bu tutarlılık önemli sanırım. Kesinlikle. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi konusundaki ısrarı, yani hem akademik metinlerinde hem de siyasi söylemlerinde, eylemlerinde hep kendini gösteriyor. Geçmişle hesaplaşma, unutma kültüründen hatırlama kültürüne gibi eserleri var mesela. Evet, o da önemli bir çalışma. Bu eserler toplumsal hafıza,
adalet arayışı gibi konulara ne kadar derinlemesine eğildiğini gösteriyor. Yani bu sadece politik bir duruş değil, aynı zamanda entelektüel bir çabanın da sonucu. Hukuk devleti ilkesine, yani devletin keyfi davranmaması, hukuka bağlı kalması ve diyaloğa yaptığı vurgu, özellikle günümüzün o kutuplaşmış atmosferinde daha da bir anlam kazanıyor. Kaynaklarda geçen Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarının önündeki engellerin kaldırılması talebi de yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Peki tüm bu bilgilere baktığımızda sizin için çıkarım ne olmalı? Yani özetlersek Mithat Sancar, elinizdeki kaynaklara göre akademi ile siyaset arasında bir köprü kurmuş, insan hakları, demokrasi ve özellikle Kürt meselesinin barışçıl çözümü için çalışan çok yönlü bir figür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kürt dili ve kültürünün korunması mücadelesini Türkiye'deki bütün farklılıkları kapsayan bir siyasetle birleştirmeye çalıştığı görülüyor sanki. Evet, bu profil aslında zorlu siyasi koşullar altında bile demokratik siyaset alanını genişletme çabasının, azınlık haklarını savunma gayretinin somut bir örneği gibi okunabilir. Hukuka ve karşılıklı konuşmaya, yani diyaloğa yaptığı sürekli vurgu, özellikle bu kadar çok bilgi kirliliğinin olduğu bir çağda, bence üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşım sunuyor. Tam da bu noktada bu incelememizi bitirirken size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar Sancar'ın hem bir akademisyen olarak analizler ürettiğini hem de aktif siyasetin tam ortasında yer aldığını gösteriyor. Sizce bir entelektüelin, bir akademisyenin siyasete doğrudan katılması, savunduğu ideallerin gerçekleşme ihtimalini mi artırır? Yoksa kaçınılmaz olarak akademik tarafsızlığından, nesnelliğinden ödün vermesine mi yol açar? Bu hassas denge sizce nasıl kurulmalı ya da korunmalı? Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün bize ulaşan kaynaklara dayanarak Mezopotamya'nın son 200 yılına ve bu süreçte Kürtlerin yaşadıklarına odaklanacağız. Evet, yani imparatorlukların çöküşünden modern devletlere, büyük savaşlardan siyasi mücadelelere uzanan oldukça çalkantılı bir dönemden bahsediyoruz. Aynen öyle. Elimizdeki materyallerde Mezopotamya ve Kürtler, 1800'lerden günümüze bir bakış ve Mezopotamya ve Kürtler, 1800'lerden günümüze direniş alıntıları tam da bu dönemi, bu karmaşık süreci ele alıyor. Amacımız da bu yoğun tarihten senin için en can alıcı noktaları öne çıkarmak. Şöyle bir yol izleyelim diyorum. Önce 1800'ler sonu Osmanlı dönemi ve Kürt beyliklerine bakalım. Tamam. Sonra Birinci Dünya Savaşı ve o büyük kırılma, yeni sınırlar meselesi. Evet, çok kritik bir dönem. Ardından modern devletler içindeki duruma, direnişlere ve en sonunda da daha yakın tarihe 90'lar ve sonrasına değinelim. Ne dersin? Gayet mantıklı bir akış olur. O zaman 1800'lerin sonlarından başlayalım. Başlayalım. O dönemde durum neydi? Kaynaklar ne diyor? Şöyle, kaynaklar diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi gücü hani özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında zayıflamaya başlayınca Doğu bölgelerde, Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde yarı özerk yapılar belirginleşmiş. Yani beylikler mi? Evet, Botan, Soran, Baban gibi isimler geçiyor kaynaklarda. Bunlar bayağı bildiğimiz kendi içinde yönetimleri olan güçlü yapılar aslında. Ama sonra Osmanlı merkezleşmeye çalışıyor değil mi? Tanzimat falan. Aynen öyle. İşte Tanzimat gibi politikalarla Osmanlı Devleti diyor ki hayır artık daha merkezi bir yapı kuracağız. Bu da tabii o yarı özerk beyliklerin sonunu getiriyor. Mesela örneği veriliyor. Bedirhan Bey'in 1847'deki yenilgisi. Bu hani o özerk yapıların nasıl doğrudan merkeze bağlandığının bir sembolü gibi gösteriliyor kaynaklarda. Göreceli bir özerklikten doğrudan merkezi idareye geçiş. Peki, bu özerkliğin kaybı sonrası için nasıl bir etki yarattı? Çünkü hemen ardından büyük bir fırtına kopuyor, Birinci Dünya Savaşı. Kesinlikle, o zemin önemli. Çünkü savaşla birlikte Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor ve işte o zaman bölgenin kaderi tamamen yeniden çiziliyor. İşler orada gerçekten çok karışıyor. Evet, orası çok kritik. Sykes-Picot Anlaşması var mesela. Evet. Kaynaklarda da altı çiziliyor. 1916'daki o gizli Sykes-Picot Anlaşması'yla
İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Buna Kürtlerin yaşadığı topraklar da dahil tabii. Kaynaklarda bu bölgeler için kullanılan isimler var mı? Var, evet. Bakır Türkiye, Başur Irak, Rojelat İran ve Rojava Suriye şeklinde geçiyor. Bu terimler o bölgeleri ifade etmek için kullanılıyor. Sonra Sevr Anlaşması var 1920'de. Orada bir umut beliriyor sanki Kürtler için. Doğru. Sevr'de kağıt üzerinde de olsa Kürtlere bir özerklik, hatta bağımsızlık ihtimali sunuluyor gibi bir durum var. Ama bu çok kısa sürüyor. Lozan'la her şey değişiyor. Aynen. 1923 Lozan Anlaşması'yla Sevr tamamen geçersiz kalıyor ve Kürtlerin yaşadığı coğrafya kesin olarak Türkiye, Irak, İran ve Suriye arasında bölünüyor. İşte bu bölünme Kürtleri bu yeni kurulan ulus devletlerde azınlık konumuna düşürüyor. Kaynaklar bunun altına özellikle çiziyor. Bu bölünme ve azınlık statüsü, yeni devletlerde Kürtler için hayat nasıl şekillendi? Direnişler olduğunu da söyledin. Evet, maalesef zorlu bir dönem başlıyor. Kaynaklar diyor ki bu yeni ulus devletler kendi ulusal kimliklerini, dillerini, kültürlerini ön plana çıkarırken Kürtlerin kimliği, dili, kültürü genellikle baskı altına alınmış. Asimilasyon politikaları dediğimiz şey mi? Evet, tam olarak o. Kültürel ve dilsel haklar kısıtlanıyor, hatta bazen inkar ediliyor. Buna karşı da doğal olarak tepkiler, direnişler ortaya çıkıyor. Kaynaklarda Türkiye'de Şeyh Said, Ağrı, Dersim gibi isyanlardan ve bunların bastırılmasından bahsediliyor. Diğer ülkelerde durum nasıldı? Irak'ta Molla Mustafa Barzani liderliğindeki hareket çok önemli. İran'da kısa ömürlü de olsa 1946'da bir Mahabat Kürt Cumhuriyeti kuruluyor ama yıkılıyor. Lideri Kazi Mihemmet idam ediliyor. Suriye'de ise Kürtlerin vatandaşlık haklarından bile mahrum bırakıldığı dönemler yaşanmış. Yani genel resim bölünmüşlük ve hak mücadelesi. Anlıyorum. Peki Soğuk Savaş ve sonrasına geldiğimizde bu mücadele farklı bir boyut mu kazanıyor? Evet, hem mücadele biçimleri değişiyor hem de baskılar zaman zaman daha da artıyor. Kaynaklarda Türkiye özelinde 1978'de kurulan ve 1984'te silahlı mücadeleye başlayan PKK'dan bahsediliyor. Bu da tabii çok uzun süren ve yıkıcı olan çatışmalara yol açıyor. Irak'ta durum daha da vahimleşiyor sanırım, değil mi? Saddam Hüseyin dönemi. Maalesef evet. Kaynaklar Irak'ta Saddam rejimi altında Kürtlere yönelik korkunç olaylardan bahsediyor. Özellikle Enfal operasyonları. Rakamlar korkunç. 180 bin civarı insanın katledildiği belirtiliyor. Çok ağır. Ve tabii Halepçe katliamı. 1988'de kimyasal silahlarla 5000'den fazla sivilin öldürülmesi. Bunlar gerçekten insanlık tarihinin kara lekeleri. Ancak 90'lara gelindiğinde özellikle Irak'ta bir değişiklik oluyor, değil mi? Otonomi gibi. Evet, orada bir dönüm noktası var. 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyinde uluslararası güçlerin de desteğiyle bir uçuşa yasak bölge oluşturuluyor. Bu fiili bir Kürt özerk yönetiminin, yani bugünkü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İKB'ye temellerini atıyor. 2003'teki Irak işgali sonrasında ise bu statü yeni Irak Anayasası'nda federal bir bölge olarak resmiyet kazanıyor. Bu Kürtler açısından önemli bir gelişme olarak not ediliyor kaynaklarda. Bir de diaspora var sanırım, Avrupa'daki Kürtler. Kesinlikle, özellikle 80'ler ve 90'larda Avrupa'ya, başta Almanya olmak üzere yoğun bir Kürt göçü yaşanıyor. Bu diaspora zamanla siyasi ve kültürel olarak organize oluyor. Kaynaklar MED TV gibi uydu yayınlarının kurulmasından bahsediyor mesela. Bu da Kürtlerin sesini uluslararası alanda duyurma çabası olarak görülüyor. Yani tüm bu baskılara, bölünmüşlüğe rağmen bir kimlik ve hak arayışı farklı kanallarda devam ediyor. Aynen öyle. Mücadele biçim değiştiriyor, farklı alanlara yayılıyor ama özünde devam ediyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızı incelediğimiz kaynakların bize anlattıklarını şöyle bir toparlarsak, ana çıkarım ne olur sence? Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu kaynaklar Mezopotamya'nın son 200 yılını Kürtler açısından gerçekten büyük alt üst oluşların yaşandığı, zorla bölünmelerin dayatıldığı,
Buna karşı kimliklerini, varlıklarını korumak için sürekli bir direnişin sergilendiği ve kendi kaderlerini tayin etme mücadelesinin verildiği bir dönem olarak resmediyor. Yani inkar, baskı, direniş ve zaman zaman elde edilen kısmi kazanımlar bu tarihin anahtar kavramları gibi duruyor. Anladım. Peki, bu sohbetin sonunda dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için ne gibi bir soru bırakabiliriz? Belki de şu soruyu sormak yerinde olur. Kaynaklarda okuduğumuz, hani imparatorluklar altındaki o göreceli özerklikten başlayıp modern devletler içinde parçalanmaya ve sürekli bir hak mücadelesine uzanan bu inişli çıkışlı karmaşık tarihsel süreci anlamak, bugün adı geçen o bölgelerdeki, hani kaynaklarda geçen isimleriyle Bakur, Başur, Rojelat, Rojava'daki güncel durumu, oradaki dinamikleri kavramamız açısından bize nasıl bir bakış açısı sunuyor? Bu tarihin bugüne uzanan etkileri, yankıları ne kadar güçlü? Bunu düşünmek önemli olabilir. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu zengin kaynakları bizimle paylaştığın ve bu karmaşık konuyu anlaşılır kılmamıza yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Bugün seninle Kürt edebiyatının en önemli eserlerinden birini, destansı aşk öyküsü Memuzin'i konuşacağız. Merhaba. Evet, Meuzi'nin gerçekten de üzerinde durulması gereken çok katmanlı bir eser. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda işte Wikipedia notları var, çeşitli analizler var. Bunlar hem hikayenin kendisine hem de yazarına odaklanıyor. Bizim de amacımız sadece bu trajik aşkı anlamak değil. Yani 17. yüzyılda Ehmedehani neden 15. yüzyılda yaşandığı düşünülen bu olayı alıp çok daha farklı bir boyuta taşımış. Eserin kültürel önemi nedir? Biraz bunlara yakından bakacağız. Kesinlikle. Çünkü bu hani ilk bakışta belki bir Romeo ve Juliet gibi duruyor ama aslında çok daha fazlası. İçinde toplumsal yapı var, kader var, ilahi aşk var, hatta siyasi bazı özlemler bile var. Evet, evet. Hani'nin kalemi gerçekten farklı bir derinlik katmış. Aynen öyle. Yani bir aşktan çok daha ötesini fısıldıyor bize. Peki, hikayenin başlangıcına gidelim. Her şey Nevruz'da başlıyor sanırım, Bahar Bayramı'nda. Doğru. Cizre Bey'i Mir Zeynüddin'in kız kardeşi Zin ile divan katibinin oğlu Memo, yani Mem, orada karşılaşıyorlar. Ve çok ilginç bir detay var. Senin kaynaklarında da geçiyordu sanırım. Kılık değiştirme meselesi. Mem kız kılığına, Zin erkek kılığına girmiş. Evet, bu çok çarpıcı bir detay. İlk görüşte birbirlerine aşık oluyorlar ve hatta o kadar heyecanlanıyorlar ki bayılıyorlar. Evet. Ve bayıldıklarında da parmaklarındaki yüzüklerini değiştiriyorlar. İsimleri yazılıymış yüzüklerde. Nedir o engeller? Beko. Kaynaklar hep onu şeytanlaştırıyor sanki, değil mi? Kıskanç, fitneci, ikiyüzlü, adeta kötülüğün vücut bulmuş hali gibi. Aynen öyle tanımlanıyor. Somutlaşmış kötülük. Mem'le Z'nin aşkını engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Entrikalar çeviriyor sürekli. Ve maalesef başarılı da oluyor galiba bir noktada. O meşhur satranç oyunu sahnesi var. Evet. Bey ile Mem arasında çok iddialı bir satranç maçı oynanıyor. Beko orada bir hile yapıyor ve Mem oyunu kaybediyor. Kaybedince de aşkını itiraf etmek zorunda mı kalıyor? Aynen öyle. Aşkını itiraf ediyor ve sonuç Mem kendini zindanda buluyor. Of, çok acı. Zindan süreci nasıl peki? Zindan Mem için sadece duvarlar değil, Z'nin hasretine dayanamadığı bir yer oluyor ve maalesef orada hayatını kaybediyor. Peki sonra ne oluyor? Hikaye burada bitmiyor sanırım. Bitmiyor. Mem'in ölüm haberini alınca onun can dostu Taceddin gidip Beko'yu öldürüyor. Bir nevi intikam alıyor. Anladım. Zin ne yapıyor peki? Zin ise Mem'in mezarının başından ayrılamıyor. O kadar üzülüyor ki kısa bir süre sonra o da orada sevdiğinin mezarı başında can veriyor. İnanılmaz trajik bir son. İkisinin yan yana gömüldüğü söyleniyor, değil mi? Cizre'de. Evet, Cizre'deki Abdaliye Medresesi'nin bodrumunda mezarlarının yan yana olduğuna inanılıyor. Hatta şöyle bir rivayet de var. Mezarlarının arasından dikenli bir çalı bitmiş. İlginç.
Ne isim geliyor bu? İşte Beko'nun kötülüğünü ölümde bile onları ayırmaya çalışan engeli temsil ettiği düşünülüyor. Vay be, hikayenin gücüne bak. Peki bu güçlü öyküyü bize ulaştıran isim kim? Ehmede Hani. Biraz ondan bahsedelim. Kimdir Hani? 1655-1707. Ehmede Hani, evet çok önemli bir isim. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bir alim, bir düşünür, bir filozof. Hı hı. Ve eserini Kürtçenin Kurmancı lehçesiyle yazıyor. Bu da önemli bir detay sanırım. Çok önemli. Bu eser Kürtçedeki ilk aşk mesnevisi olarak kabul ediliyor. Yani beyitlerle yazılmış uzun anlatısal şiir. Ve bunu 1690-95 yılları arasında, yani kendisinden yaklaşık 200 yıl önce yaşanmış bir olaydan ilham alarak kaleme alıyor. Ama senin de başta dediğin gibi amacı sadece bu aşkı anlatmak değil. Daha derin bir niyet var sanki. Kesinlikle var. Eserde tasavvufi öğeler, yani İslami mistisizmle ilgili göndermeler, toplumsal eleştiriler, yöneticilere öğütler, bunlar çok belirgin. Yani görünürde bir aşk hikayesi ama alt metinde başka şeyler mi işleniyor? Aynen öyle. Özellikle de Kürtlerin birliği, kendi kaderlerini tayin etme arzusu gibi temalar öne çıkıyor. Hatta çok meşhur bir dizesi var. Germe Habi me Miru Padişah, bir Sadat Dibu Kurdu Kurdistan. Evet, anlamı neydi onun? Yani eğer bizim de bir liderimiz, bir hükümdarımız olsaydı Kürt ve Kürdistan mutlu olurdu gibi bir anlama geliyor. Burada hem ilahi aşka bir gönderme var belki, hem de dünyevi bir birlik, bir huzur özlemi dile getiriliyor. Ne kadar katmanlı bir yapıymış gerçekten. Peki eserin diğer temaları neler? Yani aşk ve kötülük mücadelesi dışında? Tabii ilahi aşk ile dünyevi aşk arasındaki gerilim var. İyi Memzin ile kötü Beko arasındaki o klasik mücadele var. Aşılmaz gibi görünen toplumsal engeller, statü farkları var. Hı hı. Çok dokunaklı bölümler de var değil mi? Mesela Z'nin muma seslenişi. Ey sır ve dinginlik arkadaşım diye başlıyor sanırım. Evet, o çok etkileyici bir bölüm. Ya da aşk ile aklın dengesine vurgu yapan o söz. Akile be evin ne akile. Evine be akil ne evine. Neydi Türkçesi? Aşksız akıl akıl değildir. Akılsız aşk da aşk değildir. Çok düşündürücü. Aynen. İşte bütün bu nedenlerle Memuzim sadece Kürt edebiyatı için değil, genel olarak edebiyat tarihi içinde çok önemli bir eser, Kürt kimliği için bir mihenk taşı adeta. Yani bir hikayeden çok daha fazlası. Bir dilin gücünü, aşkın direncini, özgürlük arzusunu anlatan, nesilden nesile aktarılan kolektif bir hafıza metni gibi. Kesinlikle ve bu gücünü hala koruyor. Bugün bile sinemaya, tiyatroya, dizilere uyarlanıyor olması bunun en güzel kanıtı bence. Evet, gördüğün gibi seçtiğin bu kaynaklar bize Memuzi'nin gerçekten de trajik bir aşk öyküsünün çok ötesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Derin temaları var, yazıldığı döneme ışık tutuyor ve bir halkın kültürel belleğinde çok özel bir yere sahip. Tam bir başyapıt. O zaman aslında bu kadar güçlü toplumsal ve siyasi mesajları bu kadar ustalıkla işlemesi. Sence de büyüleyici değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu ölümsüz aşkın, Hani'nin eserindeki o çağrının bugünün dünyasında sence ne gibi yankıları olabilir? Bunu düşünmeye değer bence. Harika bir nokta. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Bugün senin için modern Kürt edebiyatının kurucu isimlerinden biri olan Mehmet Uzun'a ve onun hayatına, mücadelesine biraz daha yakından bakıyoruz. Evet. Elimizde biyografiler var, hakkında yazılmış makaleler var. Amacımız da bu önemli yazar kimdi, neden bu kadar etkili oldu onu anlamak. Hı hı. Ve hemen başta ilginç bir detay var değil mi? Kaynaklar diyor ki resmi kimliğindeki isim ve doğum tarihi bile doğru değilmiş aslında. Evet, evet. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Yani o dönemin koşulları, Kürtçe konuşmanın, yazmanın, yani bırak teşvik edilmeyi, bayağı yasak olduğu bir dönem. Evet. Kimliklerin bile böyle standartlaştırılmaya çalışıldığı bir atmosfer. Bu arka planı bilmek,
onun bütün mücadelesini daha anlamlı kılıyor bence. Kesinlikle. 1953 Siverek doğumlu, evde Kürtçenin iki lehçesi, Kurmancı ve Zazaca konuşuluyor ve 7 yaşına kadar hiç Türkçe bilmiyor. Düşünsene. Çocukluğu da müthiş bir sözlü kültür içinde geçmiş. İşte dedesinden masallar dinliyor, babasından Kürt destanları, Meme Alansiya, Bendu Haçe gibi. Ama okula başlayınca işler değişiyor. Tabii. Türkçe bilmemesi büyük bir travma oluyor. Hatta kaynaklarda ilk gün yediği bir tokattan bahsediliyor. Bu onu Türkçeden bayağı soğutmuş. Bu çok kritik bir nokta. İşte o zengin sözlü gelenek ileride kuracağı edebi dilin ham maddesi olacak aslında. Ama okulda yaşadığı o şey dışlanma, ana dilinin yok sayılması, kimlik arayışını derinden etkiliyor. Kendi de söylüyor zaten, resmi kimlikteki Mehmet Uzun ve 01.1953 bilgileri gerçek değil. Evet. Asıl adı Heme, yani Muhammed'in oradaki kullanımı. Aile lakabı da Biro'yu Direj, yani uzun Biro, ama soyadı kanunu var o dönem. Bu ismi kullanamıyorlar. Anladı. Kendini Diyarbakır askeri cezaevinde buluyor. Evet. Ama ilginç bir şekilde burayı ilk üniversitem olarak tanımlıyor. Neden acaba? Çünkü orası, yani bütün o baskıya, yasaklara rağmen kendi kültürüyle, kendi edebiyatına açıldığı bir tapu oluyor aslında. Dünya edebiyatıyla da orada tanışıyor. Çok ilginç. 1974'te bir af çıkıyor, bilmiyor. Evet, o dönem için düşünülemez bile belki. Da sanırım artık Türkiye'de kalamayacağını anlıyor. 1977'de İsveç'e gidiyor sahte pasaportla. Evet, Suriye üzerinden Ardından da 1980 ait bir yazarım diyor. Bu sürgünlük hali onun yazarlığını hem besleyen bir şey oluyor, hem de önüne inanılmaz bir zorluk koyuyor. Nasıl bir zorluk? Dağınık halde bir sözlük kültürü var. Farklı lehçeler var, Kurmancı, Dimili, Zazaca. Bunlardan modern bir yazı dili yaratmak zorunda. Hem de İsveç gibi hani kaynakların çok kısıtlı olduğu bir coğrafyada. Evet, inanılmaz bir iş. Bu gerçekten muazzam bir adanmışlık gerektiriyor. Kalkıyor Irak'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, Kürtçesini geliştiriyor, eski metinleri inceliyor. Yani resmen dil arkeolojisi yapıyor diyebiliriz. Ve bu devasa çabanın meyvelerini de İsveç'te vermeye başlıyor. Kürtçe romanlar yazıyor. Tuğsen, Mirina Kaleki Rınt, Yaşlı Rind'in Ölümü, Siyah Evine, Yitik Bir Aşkın Gölgesinde, Bira Kadere, Kader Kuyusu hepsi önemli eserler. Evet. Temalarda belli. Sürgün, kimlik mücadelesi, direniş, Kürt kültürü, tarih. Ama sadece roman da değil, Kürt edebiyatı antolojisi gibi çok büyük derleme çalışmaları da var. Kesinlikle. Ve hep şunu vurguluyor. Ben siyasetçi değilim, edebiyatçıyım. Hatta bölücülüğü, aptallık, tehlikeli bir düşünce olarak gördüğünü söylüyor. Aynen öyle. Onun derdi aslında sadece bir hikaye anlatmak değildi. Asıl misyonu Kürtçeyi modern bir edebiyat dili seviyesine taşımaktı. Yani yüzyıllardır bastırılmış bir kimliğe, bir kültüre edebi bir ses vermekti. Eserleri bir yandan da hani devlete ya da topluma dayatılan o basma kalıp Kürt kimliği algısına karşı edebi bir direniş aslında. Peki Türkiye'de ne oluyor? Kitapları 90'larda burada yayımlanmaya başlayınca. Bu kadar hani barışçıl, kültürel bir çaba nasıl karşılanıyor? İşte işin trajik kısmı da burası. Kitaplar çıkar çıkmaz davalar başlıyor. Peş peşe. 2000 yılında Diyarbakır DGM'de halkı ayrımcılığa teşvik suçlamasıyla dava açılıyor hakkında, gıyabi tutuklama kararı çıkıyor. İnanılır gibi değil. Ancak 2002'de hem uluslararası baskı, özellikle İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh'in kişisel çabası çok etkili oluyor, hem de içeriden Yaşar Kemal gibi aydınların desteğiyle beraat edebiliyor. Ama bitmiyor sanırım. Bütüne yardım suçlamasıyla yargılanıyor, yine beraat ediyor ama süreç çok yıpratıcı. Düşünün, İsveç Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olmuş, uluslararası PEN üyesi bir yazar. Evet, kendi ana vatanında sürekli mahkeme kapılarında. Uzunsa ısrarla şunu savunuyordu. Kürtçe yazma hakkını savunmak ayrıştırıcı değil, tam tersine birleştirici bir eylemdir. Ve hayatının sonu da yine bir şekilde memleketine bağlanıyor. 2006'da kanser teşhisi konuyor, tedavi için Stockholm'den Diyarbakır'a geliyor. Evet ve o çok bilinen sözünü söylüyor, ölmek için değil, yaşamak için geldim. Sona kadar da üretmeye devam ediyor değil mi? Heviye Auerbach'ın umudu romanı üzerinde çalışıyor. Aynen 11 Ekim 2007'de Diyarbakır'da hayata veda ediyor. Cenazesi de çok kalabalık oluyor. 10 binlerce kişi katılıyor. Müthiş bir veda. Evet, mirası çok güçlü. Modern Kürt edebiyatının mimarı olarak anılması boşuna değil.
Yani neredeyse yok sayılan, yasaklanan bir dili alıp onu zengin, işlek bir edebi ifade aracına dönüştürmesi, bu başlı başına tarihi bir olay. Bugün bile hani adına açılan bir parkla ya da kütüphaneyle ilgili çıkan tartışmalar bile onun temsil ettiği değerlerin ne kadar hassas bir zeminde olduğunu gösteriyor aslında. Özetle Mehmet Uzun gerçekten akıl almaz zorluklara rağmen bir edebi dil inşa etmiş, sürgünle, baskıyla mücadele etmiş ama üretmekten hiç vazgeçmemiş, bir kültüre ses vermiş, unutulmaz bir yazar. Kesinlikle. Belki şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz, ne dersin? Uzun bütün hayatını farklı lehçelerden, sözlü gelenekten beslenen ama onları da aşan birleşik bir edebi dil standardı yaratmaya adadı. Evet. Peki bugün Kürtçenin kendi içindeki o capcanlı, konuşulan lehçe çeşitliliğini düşündüğümüzde onun yarattığı bu edebi standart yaşayan dil pratikleriyle sence nasıl bir ilişki kuruyor? İlginç bir soru. Yani bu standart dil farklı ağızları bir araya getiren, konuşturan bir köprü mü oluyor? Yoksa zamanla bazı yerel zenginlikleri, kullanımları belki de istemeden gölgede bırakma gibi bir risk taşıyor mu? Üzerinde düşünmeye değer bir nokta bence. Bugün Kürt siyasetinin önemli figürlerinden birine Mehdi Zana'ya biraz daha yakından bakıyoruz. Hatta yakın zamanda Ocak 2023'te hakkında böyle asılsız bir vefat haberi çıkmıştı, belki hatırlarsınız. Bu vesileyle hayatına, mücadelesine tekrar bir göz atalım dedik. İyi olur. Elimizde Rudav'dan bir haber var, bir de çeşitli biyografik notlar. Amacımız hani Zana kimdir, siyasi yolculuğu neydi, o meşhur Diyarbakır Belediye Başkanlığı dönemi neden önemliydi ve Kürt siyasi tarihinde nasıl bir yere sahip, bunları sizin için biraz daha netleştirmek. Tabii. Hadi o zaman Zana'nın hikayesine şöyle bir girelim isterseniz. Mehdi Zana'yı konuşmak bence de önemli. Çünkü yani asıl ilginç olan nokta belki de şu. Zana, yerel yönetimi yani belediyeyi Kürt kimliğinin kamusal alanda ifadesi için birincil politik bir alan olarak kullanan ilk isimlerden biri sayılabilir. Evet, bu çok kritik. Bu o dönem için yani neredeyse devrimci bir adımdı diyebiliriz. Sonraki Kürt siyasi hareketlerinin yerel yönetimlere neden bu kadar odaklandığını anlamak için de size iyi bir başlangıç noktası sunuyor aslında. Doğru. Hayatının tabii zorluklarla dolu olması, uzun hapis yılları, işkenceler ama direncini koruması da var işin içinde. Bir de tabii Leyla Zana'nın eşi olması boyutu var. Evet, o da ayrı bir katman ekliyor hikayeye. Ama temelde Kürt halkının hakları ve özellikle dili için verdiği mücadele bütün hayatını şekillendirmiş görünüyor. Zana 1940 Diyarbakır, Silvan doğumlu. Dikkatimi çekti, soyadını Kesinlikle. Kimlik konusundaki tavrının erken bir göstergesi bu. Genç yaşta siyasete giriyor zaten. Türkiye İşçi Partisi yani TİP'in Silvan İlci Örgütü'nü kuruyor, başkanlığını yapıyor. Sonra devrimci Doğu Kültür Ocakları, DDKO içinde yöneticilik. O dönemin siyasi atmosferi içinde aktif yani. Aynen öyle. Yani bu soyadı değişikliği meselesi ve TİP ile DDKO'daki rolleri onun 60'lar 70'ler Türkiye'sinde Kürt meselesine nasıl yaklaştığını, aktivizminin nasıl şekillendiğini gösteriyor bize. Kendi kimliğini sahiplenme ve bunu politik alana taşıma çabası en başından beri var. Ve sonra o dönüm noktası 1977 ya da 78'de bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçiliyor. Evet, bu çok önemli bir an. Kaynaklarda yazıyor, belediye içi yazışmalarda Kürtçe'ye yer vermesi, sokak isimlerini değiştirme gibi girişimleri olmuş, belediye hizmetlerinde kültürel konulara dikkat etmiş, bu yüzden de sık sık Kürt belediyeciliğinin öncüsü deniyor. Deniyor, evet. Bu adımlar o dönemin koşullarında oldukça radikal ve cesurcaydı. Öncü tanımı belki biraz tartışmalı olabilir. Hani bazı yorumcular etkinin daha çok sembolik olduğunu, asıl değişimin daha sonra geldiğini söyler ama yani bir nevi aşağıdan yönetim denemesi gibiydi bu. Temeldeki amaç Kürt kimliğini kamusal alanda görünür kılmaktı. Ancak bu belediye başkanlığı dönemi çok uzun sürmüyor. 12 Eylül 1980 darbesiyle her şey kesiliyor. Maalesef. Görevden alınıyor, tutuklanıyor
Ve hayatının farklı dönemlerinde, kesintili de olsa toplamda 16 yıla yakın bir hapis hayatı var. Diyarbakır, Aydın, Afyan, Eskişehir, farklı cezaevleri. Özellikle de Amet, yani Diyarbakır cezaevi. Orası o dönem bir simgeydi zaten, olumsuz anlamda. Evet, aşağılama. İnsanın gerçekten kanı donuyor okurken. Kesinlikle. Diyarbakır cezaevinin o yıllardaki kötü şöhretini unutmamak lazım. Zana'nın oradaki direnişi, hani başımı eğmedim sözüyle özetlenen duruşu bu yüzden çok önemli. Hatta o dönemde yazdığı notlar, mektuplar falan. Evet. Sonradan Bekle Diyarbakır, Vahşet'in Günlüğü gibi kitaplara dönüştü bunlar. İnsan şunu düşünüyor tabii. Böylesi korkunç koşullar altında nasıl ayakta kalabildi, nasıl direnebildi ve hatta düşüncelerini dışarıya aktarmayı nasıl başardı? Çok etkileyici. Zana'nın özellikle dil konusundaki tutumu çok net. Şöyle sözleri var. Ben Kürdüm, halkım Kürtçe konuşuyor, ben de Kürtçe konuşacağım, dilim halkımın onurudur. Çok net bir ifade. Halkının varlığının kabulü, savunduğunu görüyoruz kaynaklarda. Yani eleştirisi Türk Sorunu bir inkar ve asimilasyon sorunu olarak tanımlıyor yani. aynen öyle çerçeveliyor. Hapisten çıktıktan sonra bir dönem İsveç'te yaşıyor. Sonra 2004'te Türkiye'ye dönüyor. Eşi Leyla Zana'nın o meclisteki Kürtçe yemin krizi ve sonrasındaki uzun hapis sürecinde de hep yanında destekçisi olmuş. Evet, o süreçte de ismi sıkça gündeme geldi. Hatta o başta bahsettiğimiz Ocak 2023'teki asılsız vefat haberine verdiği yanıt da ilginçti. Melekler beni koruyor, hepinizden daha sağlıklıyım gibi esprili bir şey söylemişti. Evet, o espri bile aslında onca şeye rağmen mizahını ve direncini kaybetmediğini gösteriyor değil mi? Yani yaşadıklara rağmen ayakta kalma biçimi de ayrıca dikkat çekici. Özetleyecek olursak Mehdi Zana, Kürt siyasetinin önemli sembol isimlerinden biri, Diyarbakır'ın seçilmiş ilk bağımsız sosyalist belediye başkanı. Çok ağır bedeller ödemiş ama direnişin, özellikle de dil ve kimlik mücadelesinin tavizsiz bir savunucusu olarak öne çıkıyor. Peki tüm bunlar bugün sizin için ne ifade etmeli? Nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Bence Zana'nın hayatı ve belediyelerin kimlik ve hak mücadeleleri açısından ne kadar kritik, ne kadar önemli bir alan olabileceği. Evet, yerel yönetimlerin gücü. Aynen. İkincisi de baskı karşısında sivil ve demokratik direniş yollarını kullanma konusundaki ısrarı. Belki size şu düşünceyi bırakabiliriz. Bugün hala sıklıkla tartıştığımız azınlık hakları, kültürel kimliklerin tanınması, siyasi ifade özgürlüğü gibi konularda Zana'nın karşılaştığı türden zorluklar ve onun benimsediği mücadele yöntemleri, yani işte belediyecilik üzerinden siyaset yapma, dil haklarını savunma, demokratik direniş, bunlar günümüz koşullarında ne kadar geçerli ya da ne gibi farklı biçimlerde hala karşımıza çıkıyor olabilir, üzerine düşünmeye değer bence. Selam, bugün senin için hazırladığımız bu incelemede Türkiye siyasetinde gerçekten derin izler bırakmış bir isme, Leyla Zana'ya odaklanıyoruz. Evet. Önümüzde çeşitli kaynaklar var, biyografiler, analizler. Amacımız da Zana'nın hikayesindeki o kilit noktaları, neden bu kadar sembolik bir figür olduğunu birlikte anlamaya çalışmak. Kesinlikle. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk Kürt kadın vekili olması, sonra o yemin töreni. Bunlar en bilinen kısımları belki ama Ama daha derini var diyorsun. tabii yani olayların kökeni sonuçları çok daha derinlere gidiyor. Zana'nın kişisel öyküsü aslında hani çok daha geniş bir toplumsal, siyasi bağlamın bir yansıması. O zaman hemen başlayalım. Zana 1961 Diyarbakır Silvan doğumlu. Kaynaklar erken yaşta evlendiğini söylüyor değil mi? Mehdi Zana'yla. Evet, o dönemin bilinen siyasetçilerinden Mehdi Zana ile evleniyor. Asıl kırılma noktası belki de eşinin 12 Eylül darbesi sonrası tutuklanması. İşte orası önemli sanırım. Yani siyasetle ve devletle ilk doğrudan teması bu olayla mı oluyor? Aynen öyle. Bu olay Zana'yı siyasetin ve devlet aygıtının o sert gerçekliğiyle doğrudan yüzleştiriyor. Eşi ve diğer tutuklular için mücadele etmeye başlıyor. Cezaevi önleri, dilekçeler. O pasif konumdan aktif bir mücadeleye geçiş yani. Tam olarak bu. O yıllar onun Bir yılı, meclise girişi ve o meşhur yemin töreni. O nasıl oldu? Süreç nasıldı? 1991 seçimleri o dönem Kürt siyasi hareketinin meclise girmesi için
HEP ile bir ittifak kurulmuştu. Halkın Emek Partisi, yani HEP. Evet, hatırlıyorum bu ittifakı. İşte o ittifak sayesinde HEP listelerinden Diyarbakır milletvekili seçiliyor. Bu zaten başlı başına tarihi bir olaydı. Kürt hareketi için, özellikle Kürt kadınları için. Ama asıl olay yemin töreninde patladı. Aynen. Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum. O anı hayal edebiliyorum. 90'lar Türkiye'si, meclis çatısı altında Kürtçe bir cümle. Bir de Sıralardan protesto olarak görülmedi. kimlik meselesiydi aslında. Tabii devletin o tekçi kimlik politikasına, Kürt kimliğinin kamusuna taşıdı. Bedeli de ağır oldu sanırım bu meydan okumanın. Hem de nasıl? Bu olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Mart 1900... Görüntüler çok konuşulmuştu. Evet, yaka paça meclisten çıkarıldılar. Suçlama da belgelerde geçtiği gibi bölücülük ve PKK üyeliği. Yargılama da DGM'de, yani Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yapıldı. O dönemin özel mahkemeleri. Peki sonuç? Deliller neydi daha çok? Analizlerde öne çıkan nokta şu: mahkumiyet kararı büyük ölçüde Zana'nın yaptığı siyasi konuşmalara dayanıyor. Ve 10 yılını cezaevinde geçirdi. Aynen, kaynaklar cezaevinde de pişmanlık göstermediğini, mektuplar yazdığını, mesajlar verdiğini ve bunların uluslararası alanda yankı bulduğunu belirtiyor. O meşhur sözü var ya, ben Kürt olduğum için hapse girmedim, Kürt olduğumu söylediğim için hapse girdim. Bu söz durumu özetliyor aslında. Kesinlikle. Zaten Zana'nın tutukluluğu uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Avrupa Parlamentosu Sakharov ödülünü aldı, Norveç Rafta ödülünü aldı, birçok ödül. Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar da düşünce mahkumu dedi, değil mi? Evet, düşünce mahkumu olarak tanımlandı ve serbest bırakılması için ciddi kampanyalar yapıldı. Bu da Türkiye üzerinde uluslararası bir baskı oluşturdu tabii. Sonra AİM kararı geldi sanırım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, AİM yargılamanın adil olmadığına karar verdi. O kararın da etkisiyle 2004'te tahliye edildi. Ve siyasete geri döndü. 2011'de tekrar vekil seçildi. Bağımsız olarak girdi meclise ama üzerindeki hukuki baskı tam olarak bitmedi. 2016'da dokunulmazlığı tekrar kaldırıldı. Yeni davalar açıldı. Süreç devam etti yani. Peki, tüm bu sürece baktığımızda kaynaklar Zana'nın neden bu kadar önemli, sembolik bir figür olduğunu nasıl açıklıyor? Yani sadece ilk Kürt kadın vekil olması değil herhalde. Ondan çok daha fazlası. Birkaç katmanı var bunun. Birincisi, evet, mecliste Kürtçeyi kullanarak ve kimliğini açıkça ifade ederek devletin o katı tek dil politikasına meydan okuması. Bu çok önemli. İkincisi, hem kadın kimliği hem Kürt kimliğiyle o erkek egemen siyaset arenasında güçlü bir şekilde var olması. Bu, kendinden sonra gelen birçok Kürt kadına ilham arayışı sembolü yaptı. Dördüncüsü de bütün bunlara rağmen söylemlerinde hep barışçıl ve demokratik çözümü savunması. Evet, o meclisteki sözü de bunu gösteriyor. Evet, ben Kürdüm, Kürt halkının barış içinde eşit, özgür yaşamasını istiyorum. Tam olarak bu. Bu tutumunu hep korudu. Anlıyorum. Yani gördüğün gibi elimizdeki kaynaklar Leyla Zana'nın hikayesini sadece kişisel bir öykü olarak değil, aynı zamanda bir halkın, bastırılmış bir kimliğin ve bir kadının direnişinin sembolü olarak anlatıyor. Türkiye'nin yakın tarihinin bir özeti gibi adeta. Kesinlikle öyle. Burada belki de senin için üzerinde düşünülecek ilginç bir nokta ortaya çıkıyor. Bir bireyin kendi kimliğini kamusal alanda bu kadar net bir şekilde ifade etmesiyle, temsil ettiği veya temsil ettiği düşünülen daha geniş siyasi yapılar, ideolojiler arasındaki sınır nerede başlar, nerede biter? Hassas bir denge. Çok hassas. Zana'nın öyküsü işte bu kimlik ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkiyi, bu dengeyi tekrar düşünmek için bize önemli bir zemin sunuyor aslında. Kürtlerin tarihsel kökenleri, bugüne gelişleri, bu konulara bir yakından bakalım diyoruz. Amacımız ne? Bu belgelerdeki öne çıkan noktaları, ana fikirleri senin için şöyle bir özetlemek. Evet, elimizdeki notlar oldukça kapsamlı görünüyor. Aynen.
Antik çağlardan başlıyor, orta çağdaki devletler, sonra modern dönem, kültürel devamlılık, epey geniş bir çerçeve çizilmiş. Hadi o zaman başlayalım bakalım neler var. Başlayalım. Metinler gerçekten binlerce yıla yayılan bir geçmişten bahsediyor. İstersen en çok konuşulan konulardan biriyle şu meşhur Med bağlantısı teorisiyle girelim konuya. Evet o konu. Kaynaklar sık sık Kürtlerin kökenini milattan önce 9-7. yüzyıllarda hüküm sürmüş Medlere dayandıran teoriden bahsediyor. İşte Minorski gibi tarihçilerin de modern Kürtler antik Medlerin torunlarıdır dediği aktarılıyor. Bu ne kadar güçlü bir iddia olarak sunulmuş metinlerde. Şöyle söyleyeyim, oldukça yaygın ve ciddiye alınan bir argüman olarak geçiyor. Sadece etnik bir köken meselesi değil bu. Aynı zamanda dil bilimsel bir bağ kurma çabası da var. Kürtçenin tıpkı Med dili gibi Kuzeybatı İranî diller grubuna ait olduğu belirtiliyor. Mackenzie gibi dil bilimcilerin bu benzerliklere dikkat çektiği de not edilmiş. Bir de şu var, Med İmparatorluğu'nun coğrafyasıyla bugünkü Kürt nüfusunun yoğunlaştığı bölgeler büyük ölçüde örtüşüyor. Bu da vurgulanan bir diğer nokta. Yani kaynaklar bunu akademik bir tez olarak ele alıyor. Anladım. Peki, Orta Çağ'a geçtiğimizde ne görüyoruz? Kaynaklarda Kürtlerin kendi siyasi yapılarını, hanedanlıklarını kurduğundan bahsediliyor sanırım. Kesinlikle. Metinler özellikle 990-1085 arası Diyarbakır merkezli Mervaniler gibi örneklere işaret ediyor veya daha bilineni Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler var. 1171-1250 arası. Selahaddin Eyyubi, evet. Kudüs'ün geri alınması olayı. Aynen öyle. Selahaddin'in Kudüs'ü Haçlılardan alması sadece Kürt tarihi değil, tüm İslam dünyası için çok önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilmiş. Tabii Şaddadiler gibi başka yerel hanedanlıklar da var. Onlardan da bahsediliyor. Peki bu hanedanlıkların varlığı o dönem için ne ifade ediyor? Yani sadece yerel beylikler miydi bunlar? Aynatlara göre aslında bundan daha fazlası. Bu yapılar Kürtlerin Orta Çağ İslam dünyasında sadece var olmakla kalmadığını, aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da aktif bir rol oynadığını gösteriyor. Kendi bölgelerinde hatta zaman zaman daha geniş coğrafyalarda söz sahibi olmuşlar. Anladım. Gelelim modern döneme. İşte burası biraz daha günümüze yaklaşıyor. Kaynaklar 20. yüzyıldaki ulusal hareketlere odaklanıyor değil mi? İran'daki Mahabad Cumhuriyeti gibi. Evet. 1946'da İran'da kurulan ve Kazi Mehmet'in liderliğindeki Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nden bahsediliyor. Kısa ömürlü olmuş. Evet. Sovyet desteğiyle kurulduğu ama bir yıl içinde İran ordusu tarafından yıkıldığı aktarılıyor. Daha yakın zamanlara gelirsek Irak'ta durum farklı. 1991 sonrası oluşan ve 2005 anayasasıyla federal statü kazanan özerk yönetim var, Erbil merkezli. Bu önemli bir başlık olarak duruyor. Peki ya Suriye? Orada da Rojava ve demokratik konfederalizm gibi kavramlar geçiyor metinlerde. Bu nedir tam olarak? Aynen. Suriye'de 2012 sonrasında Rojava olarak bilinen bölgede ilan edilen bir fiili özerklik durumu var. Orada benimsenmeye çalışılan demokratik konfederalizm modelinden bahsediliyor. Kaynaklar bu modeli nasıl desem yerel meclislere dayalı, doğrudan demokrasiyi hedefleyen bir tür öz yönetim biçimi olarak tanımlıyor. Tabii şunu da belirtmek lazım, metinlerde Türkiye ve İran'daki Kürtlerin karşılaştığı kimlik, dil ve siyasi baskılara dair bilgiler de yer alıyor. Biz burada sadece bu kaynaklarda sunulan perspektifleri aktarıyoruz, onu bir kez daha vurgulayalım. Doğru, bu önemli bir nokta. Peki tüm bu siyasi, tarihsel iniş çıkışlar arasında kültürel kimlik nasıl ayakta kalmış? Yani dil, edebiyat, bunlar nerede duruyor bu resimde? İşte burası gerçekten çok ilginç. Yazılı edebiyatın tarihi, Şeref Han'ın 1597 tarihli Şerefnamesine kadar götürülüyor. 20. yüzyılda Bedirhan kardeşlerin Latin alfabesi üzerine yaptığı çalışmalarda önemli bir dönüm noktası. Ama kaynakların asıl altını çizdiği şey sözlü gelenek, dengbejlik. Dengbejlik, yani o hikaye anlatıcıları, ozanlar geleneği mi?
Tam olarak öyle. Dengbejlik, yani bu sözlü tarih anlatıcılığı geleneği, kaynaklara göre halkın kolektif hafızasının, tarihinin, kimliğinin nesilden nesile aktarılmasında hayati bir role sahip olmuş. O çok bilinen Memozin gibi destanlar da bu geleneğin en parlak ürünlerinden. Bu durum, dilin ve özellikle de sözlü kültürün yaşanan tüm zorluklara rağmen kimliğin korunmasında ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. En azından bu metinlerin vurgusu bu yönde. Harika. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, bu kaynaklar bize Kürtler hakkında nasıl bir genel çerçeve sunuyor? Orta Çağ'da kendi siyasi yapılarını kurabilmiş, modern dönemde belirgin ulusal ve siyasi arayışlar içine girmiş ve tüm bu süreçlerde diline, kültürüne sıkı sıkıya bağlı kalmış tarihsel bir halk olarak tanımlıyor. Yani tarihin sadece bir nesnesi değil, aynı zamanda aktif bir öznesi olarak konumlandırılıyorlar. Çok net anlattın, teşekkürler. Dinlediğin için de sağ ol. Belki üzerinde biraz daha düşünebilirsin. Bu kaynaklarda gördüğümüz tarihsel süreklilik ve farklı coğrafyalardaki bu farklı deneyimler sence gelecekteki kimlik algılarını ve hedefleri nasıl şekillendirebilir? Bu tabii metinlerin doğrudan söylemediği ama üzerine düşünülebilecek... Kürtlerin kökenleri konusu gerçekten de çok geniş bir alan. Üzerine o kadar çok şey yazılmış ki. Evet, tam bir derya deniz. Kesin net cevaplar bulmak zor biliyorsun ama elimizdeki bazı kaynaklar hakikaten ilginç ipuçları veriyor. Bugün senin için incelediğimiz materyaller de özellikle eski bir halka, Gutilere odaklanıyor ve Kürt tarihiyle olası bağlantılarını ele alıyor. Bakalım bu kaynaklar bize Gutiler hakkında neler anlatıyor? Şöyle bir girelim mi konuya? Girelim tabii. Köken konusu hep böyle katmanlı zaten. Şimdi kaynaklar Kürt kelimesine benzer ifadelere bakınca genelde ilk yazılı örnek olarak milattan önce 400'lerde Xenofon'un bahsettiği Kardukileri yani Karduçi'yi gösteriyor. Evet. Ama çok daha eskiye giden izler de var. Mesela milattan önce 2400'lerde Lagaş kralı Karda diye bir kabileden bahsediyor. Milattan önce 2200'lerde Ur kralı Kürde toprağı diyor. Bunlar da ilginç detaylar. Kesinlikle. Ya da savaşçı olarak veriyor. İlgi çekici. Ve şimdi asıl çarpıcı iddia geliyor. Kaynak, eski başbakanlardan Profesör Şemsettin Günaltay'a atıfta bulunarak diyor ki, Gutiler Neolitik çağda, yani düşün milattan önce 8000 civarında Gutium diye bir şehir kurmuşlar. Milattan önce 8000 mi? Bu inanılmaz bir şey. Evet, yani 10.000 yıl öncesi demek bu. Yerleşik bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu iddia hakikaten çok dikkat çekici. Yani bilinen birçok Mezopotamya uygarlığından çok daha eski bir yerleşik hayata işaret ediyor. Bu eğer doğruysa, Gutilerin Mezopotamya'daki köklerinin ne kadar derin olabileceğini gösteren gerçekten sarsıcı bir nokta. Kaynaklara göre Gutiler sadece yerleşik de değilmiş üstelik, askeri olarak da müthiş bir güç olmuşlar. Öylemiş. M.Ö. 2649 gibi bir tarihte Sümer ve Akatları yenip bölgeyi ele geçiriyorlar ve yaklaşık 125 yıl kadar da yönetiyorlar. 125 yıl? Evet, az değil. Hatta Nippur'da bulunan bir belgede Gutilere ait tam 25 kralın ismi geçiyor. Bu da yönetimin ne kadar organize ve sürekli olduğunu düşündürüyor. Tabii canım, 25 kral ismi az buz değil. Hatta bu gücün zirvesi de galiba M.Ö. 2233'te yaşanmış. Kaynağa göre Guti kralı Er-Ridu-Piçir, Akat kralını yeniyor ve tüm Mezopotamya'ya hakim oluyor. Evet. Ve kendini de bayağı iddialı bir şekilde dünyanın dört bir yanına hükmeden kral ilan ediyor. Düşünsene, o dönem için bu nasıl bir güç göstergesi? Muazzam. Peki bu kadar geniş bir alana hükmeden bir gücün arkasında nasıl bir yapı vardı acaba? Yani nasıl yönetiyorlardı? İşte orası da çok ilginç. Kaynaklara göre Gutiler, bildiğimiz gibi tek bir merkezi kraliyet ailesine bağlı değillermiş. Nasıl yani? Her aşiretin kendi kralı var ama tüm Gutileri yönetecek olan genel kral her 3 yılda bir seçimle belirleniyormuş. Seçimle mi? Vay be. Evet, kaynak bunu ilkel bir federasyon biçimi olarak tanımlıyor.
Bu oldukça sıra dışı, esnek bir sistem gibi duruyor o dönem için. Kesinlikle farklı. Belki de bu yapı, yani bu esneklik, onların hem gücünün hem de uyum yeteneğinin kaynağıydı. Ama aynı zamanda zamanla Lulular gibi bazı grupların ayrılmasına ve sonuçta zayıflamalarına da yol açmış olabilir. Mantıklı. Nitekim milattan önce 2120'de Ur Devleti tarafından yenilgiye uğratılıyorlar ve yönetimlerine son veriliyor. Ama hikaye orada bitmiyor. Yani yenilgiye rağmen gösterdikleri direnç de dikkat çekici bence. Kaynağa göre Kral Tigran liderliğinde Zagros dağlarına çekiliyorlar ve Anzan adında yeni bir devlet kuruyorlar. Evet, doğru. Ve varlıklarını milattan önce 612'ye kadar, yani Med İmparatorluğu'na katılana dek sürdürüyorlar. Bu da binlerce yıllık bir sürekliliğe işaret ediyor aslında. Müthiş bir dayanıklılık. Kesinlikle. İşte bu binlerce yıllık süreçte isimlerin, kimliklerin nasıl değiştiğini, yani iz sürmenin ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Tam bu noktada kaynağımız dil bilimsel bir bağlantı olasılığına da değiniyor. Nasıl bir bağlantı? Dreifer diye bir araştırmacıya atıf yapıyor. Diyor ki, Karda, Kardoi, Gurdi, Kirti, Guti gibi farklı zamanlarda, farklı metinlerde geçen bu isimler aslında hepsi aynı kökene dayanıyor olabilir. Aradaki farklar işte lehçe farklılıkları ya da eski metinleri okurkenki zorluklardan kaynaklanıyor olabilir diyor. Bu da tarihsel kimliklerin ne kadar akışkan, ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor bize. Gördüğün gibi yani elimizdeki bu kısa metin bile Kürtlerin kökenlerine dair tartışmanın ne kadar eski ve katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. Aynen öyle. Özellikle Gutiler, işte bu 10.000 yıl öncesine dayandırılabilecek yerleşik yaşam iddiaları, Mezopotamya'daki o etkili yönetimleri ve o dönem için gerçekten ilginç olan federasyon yapılarıyla bu tartışmanın önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor, bu kaynakta en azından. Evet, bu inceleme bize sadece Gutilerin bu kaynakta anlatılan tarihini değil, aynı zamanda antik toplulukların tarihini yeniden yazmanın, yorumlamanın zorluklarını ve çeşitliliğini de gösteriyor bir yandan. Kesinlikle. Sana ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Gutillerin binlerce yıl önce uyguladığı iddia edilen bu ilkel federasyon modeli, yani aşiretlerin kendi kralları olması ama genel bir kralın seçimle belirlenmesi gibi yapılar, acaba o coğrafyanın daha sonraki, hatta belki günümüzdeki siyasi kültürünü, güç dengelerini ne ölçüde etkilemiş ya da ne ölçüde yansıtmış olabilir? Güzel bir soru, üzerine düşünmeye değer. Merhaba, bugün sizin bize ulaştırdığınız kaynakları inceliyoruz ve oldukça katmanlı bir konuya, Nivroz'a odaklanıyoruz. Yani ilk duyuşta belki bir bahar bayramı gibi geliyor kulağa ama işin aslı öyle değil mi? Özellikle Kürt halkı için anlamı çok daha derin. Bir diriliş hikayesi var temelinde. kesinlikle bir kimlik beyanı, hatta bir direniş öyküsü. Elimizdeki metinler de bunu gösteriyor. Yani Demirci Kava efsanesiyle başlıyor, sonra 80'lerdeki o politik dönüşüm. Evet, oradan da günümüzdeki o milyonların katıldığı kutlamalara kadar uzanıyor. Çok geniş bir yelpaze gerçekten. Aynen öyle. Bizim de amacımız burada bu kaynaklardaki bilgileri sizin için biraz damıtmak. Yani o her 21 Mart'ta yakılan ateşler var ya, Evet. onların neden sadece kuru dalları tutuşturmadığını, aslında binlerce yıllık bir umudu, bir varoluş mücadelesinin nasıl temsil ettiğini ortaya koymak. Kaynaklar bu konuda epey çarpıcı. O zaman kökenlere gidelim mi? Nivroz, yani yeni gün, kaynaklar ısrarla Demirci Kava efsanesine atıf yapıyor. Evet, o temel anlatı. Zalim Dahak ve o korkunç hikaye. Omuzlarındaki yılanlar için her gün 2 Kürt gencinin beyninin kurban edilmesi. İnanılmaz bir zulüm. Korkunç, evet. İşte tam burada Demirci Kava ortaya çıkıyor. Kaynaklar nasıl anlatıyor onun isyanını? Kaynaklar Kava'yı sadece bir isyancı değil, aynı zamanda bir örgütleyici, bir lider olarak gösteriyor. Yani halkı bu zulme karşı bir araya getiriyor. Ve dağın zirvesinde o meşhur ateşi yakıyor. Bu ateş hem zaferin işareti oluyor hem de özgürlüğün habercisi. Anladım. Yani bu sadece bir masal değil. Kesinlikle değil. Kaynakların da altını çizdiği gibi bu Kürt kimliğinin ve zulme karşı duruşun temelini oluşturan bir anlatı. Ateşin o merkezi rolü de işte buradan geliyor. Peki
Bu efsanevi başlangıçtan günümüze gelirken Nivroz nasıl evriliyor? Kaynaklarınız, özellikle yakın tarihteki baskıların Nivroz'un anlamını nasıl değiştirdiğine dair ne diyor? Hani başta daha şenlik havasındayken. Evet, o dönüşüm çok belirgin. Özellikle kaynaklar 1980 darbesi sonrasına işaret ediyor. Kürt kimliğine yönelik baskıların arttığı bir dönem bu. Doğal olarak Nivroz kutlamaları da hedef alınıyor o zaman. Aynen öyle. Nivroz kutlamak adeta politik bir tavır haline geliyor, bir meydan okuma. İşte tam bu noktada sizin gönderdiğiniz metinlerde de vurgulanan çok kritik bir an var. 1982 yılı. Mazlum Doğan'ın eylemi değil mi? Diyarbakır cezaevinde. Evet, tam da 21 Mart günü. Kaynaklar bu eylemi çok net bir şekilde Kava'nın ateşini yeniden yakmak olarak tanımlıyor. Bu, Nivroz'a modern bir direniş anlamı katıyor. Çok güçlü bir sembolizm. Çok. Ve bu eylemin cezaevi dışındaki direnişe ve sonraki yıllardaki Nivruz kutlamalarına da ilham verdiği belirtiliyor kaynaklarda. Tek bir eylem binlerce yıllık bir geleneği yeniden anlamlandırabiliyor yani. Peki 1984 Cudi Dağı kutlaması, o da önemli bir dönüm noktası sanırım. Kesinlikle. Kaynaklar buna ilk gerilla Nuruz'u diyor. Bu da Nivruz'un nasıl politikleştiğini ve direnişle ne kadar iç içe geçtiğini gösteren bir başka kanıt. Artık sadece kültürel bir bayram değil. Aynı zamanda politik bir ifade alanı. Tam olarak. Bu dönemden sonra kutlamaların giderek kitleselleştiğini de görüyoruz zaten. Günümüze geldiğimizde ise bu kitlesellik inanılmaz boyutlarda. Kaynaklarınız Ahmet, yani Diyarbakır kutlamalarına özel bir vurgu yapmış. 2023'te 1 milyon kişi deniyor. Muazzam bir rakam, evet. Sadece Ahmet'te de değil tabii. Van, Mahabat, Avrupa'daki diaspora, milyonlarca insan o ateşin etrafında bir araya geliyor. Bu kutlamaların atmosferi nasıl peki? Semboller ne anlatıyor? Kaynaklara göre bu modern kutlamalardaki her şeyin bir anlamı var aslında. Ateş zaten ana sembol. Özgürlük, direniş. Üzerinden atlamak bir arınma ritüeli gibi. Halaylar, yani goventler? Onlar sadece dans değil, birliği, kenetlenmeyi simgeliyor. Hatta bazı kaynaklarda zincirleri kırmak olarak yorumlanıyor. Giyilen o renkli, geleneksel kıyafetler, özellikle kırmızı, yeşil, sarı renkler. Kimliğin ve bayrağın ifadesi. Aynen. Atılan zılgıtlar mesela, o da halkın bastırılmış çığlığı sesi olarak görülüyor. Peki ya sloganlar? Kaynaklarda geçen Emhebun, Emne Mirin, Eme Azat Bin gibi ifadeler var. Evet, biz vardık, biz ölmedik, biz özgür olacağız. Bu slogan aslında Nivroz ruhunu çok iyi özetliyor. Geçmişi unutmamak, bugünkü varlığı teyit etmek ve geleceğe dair umudu haykırmak. Anladım. Ayrıca kaynaklarda tutuklular için mum yakılması ya da hayatını kaybedenler, yani şehitler için yapılan saygı duruşları gibi ritüellerin de kutlamaların önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu da Nivroz'un o anma ve mücadele boyutunu gösteriyor. O halde tüm bu kaynakları değerlendirdiğimizde Nivroz'u nasıl özetleyebiliriz? Anlaşılan o ki bu sadece takvimdeki bir gün değil Kürtler için. Hiç değil. Kaynaklar bize Nivroz'un temel olarak 3 anlam taşıdığını gösteriyor. Birincisi, tarihsel ve güncel bir direniş sembolü. İkincisi, tüm baskılara rağmen kimliğe ve kültüre sahip çıkışın çok güçlü bir ifadesi. Üçüncüsü de Tabii baharın gelişiyle bağlantılı olarak yenilenme, arınma ve umut. Yani hem politik, hem kültürel, hem de manevi boyutları iç içe geçmiş durumda. Kaynaklardan birindeki o ifade çok çarpıcıydı. Her yanan ateşte, her yükselen zılgıtta, her dönen govende bir halkın varoluşu vardır. Durumu özetliyor sanki. Çok doğru bir tespit. Belki de tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için üzerinde düşünülecek nokta şu olabilir. Nasıl oluyor da bir kültürel gelenek, yani nesilden nesile aktarılan efsaneler, yaşanan onca acı ve süregelen politik mücadelelerle birleşince onu kutlayan milyonlar için bu kadar güçlü bir kolektif kimlik, bir dayanışma ruhu ve böylesine sarsılmaz bir gelecek umudu kaynağı haline gelebiliyor? Bu bağın gücü gerçekten üzerinde durmaya değer.
چهار پارچه کردیستون دو شهر کرد که نوروز پیروز کرد چهار پارچه کردیستون دو نوروز شهر کردان مبارک نوروز سمت آزادی ملت کرد و ملت بیرنز مبارک مان چپکن سمت نوروز ابون نوروز پیروز به اما حضر بیشن بینگال شوتی همه بیشن بندزانم بینگال شوتی بینگال شوتی مجدومانه مگری Merhaba, bugün sizin için Kürt sözlü geleneğinin adeta kalbi olan bir konuya, Dengbejli'ye biraz daha yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar, işte Wikipedia olsun, Dengbejlik sanatı, sesin yolculuğu gibi metinler olsun, bu zengin dünyayı anlamamıza epey yardımcı olacak. Amacımız ne? Yani Dengbej kimdir, bu gelenek nereden geliyor, toplum için ne anlama gelmiş, bugünlere nasıl ulaşmış, bunları birlikte biraz deşelim diyoruz. Bence de. İşe belki de kelimenin kendisinden başlamak lazım. Dengbej. Kürtçe'de denk zaten ses demek. Bej ise söylemek, anlatmak kökünden geliyor. Yani dengbej en basit tanımıyla sesiyle anlatan, sesiyle icra eden kişi. Anladım. Yani bir enstrüman falan olmadan mı? Çoğunlukla evet. Geleneksel olarak herhangi bir çalgı olmadan sadece o güçlü sesleri ve inanılmaz hafızalarıyla uzun destansı şiirler yani kılamlar söylüyorlar. Profesyonel halk sanatçıları diyebiliriz. Peki kökenleri nereye gidiyor? Ne kadar eski bu gelenek? Kaynaklar izlerin Orta Asya'ya hatta eski İran anlatılarına kadar uzanabileceğini söylüyor. Bu ilginç bir nokta. Hani şu meşhur Dehak efsanesi var ya, omuzlarından yılanlar çıkan kral. Evet. Zalollu Rüstem'de, Şehname'de de geçen Dehak, Zahak ve onu yenen demirci Kave. Kürt anlatılarında Kava bir Kürt kahramanı olarak görülüyor ve bu olay 21 Mart'ta kutlanan Nivroz Bayramı'yla doğrudan ilişkili. Kültürel kimlik için çok önemli bir sembol. Tabii kaynaklarda Türkiye'de Nivroz kutlamalarının bir dönem yasaklanıp sonra tekrar serbest bırakıldığı bilgisi de var. Bu da işin başka bir boyutu. Kesinlikle ve bu mitler yani sadece fantastik hikayeler değil aslında. Bunlar bir halkın kolektif hafızası, kimliği hatta coğrafyayla kurduğu bağ. Mesela tehlike anında dağlara sığınma motifi sıkça geçer. Bunları şekillendiren temel anlatılar. İşte Hazreti Süleyman ve cinlerle ilgili, Arap kabileleriyle veya bir iblisle bağlantılı farklı efsaneler de anlatılıyor. Bu da sözlü geleneğin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında. Peki tam olarak Dengbej kimdir? Toplumdaki yeri ne? Profesyonel dedik ama biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Kaynaklar onları mesela Çirok Bej'den yani masalcıdan veya Beyt Bej'den yani şairden ayırıyor. Bu sanat usta-çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Hoste yani usta ve şakirt yani çırak. Yani belli bir yetenek, bir ses gerekiyor herhalde. Hem de nasıl? Belirli bir yaş, olgunluk, geleneğe hakimiyet ve tabii ki en önemlisi çok güçlü, etkileyici, dinleyeni alıp götüren bir ses. Bu şart. Kadın dengbejler var mı peki? Var, evet. Sayıları az olsa da Meryem Han gibi, Ayşe Şan gibi çok önemli, unutulmaz isimler var. Onlar da bu geleneğin zirvelerinden. Bu geleneğin önemi ne zaman daha çok artmış? Özellikle Kürtçenin yazılı kullanımının kamusal alanda yer bulmasının zor olduğu dönemlerde. İşte o zaman dengbejler adeta bir sözlü arşiv olmuşlar. Bir tür toplumsal okul işlevi görmüşler. Mehmet Uzun'un bir sözü vardı değil mi bununla ilgili? Evet, çok güzel özetler. Kürt halkı tarihin dışına atıldığı dönemlerde bile kelimelerle direnmesini bildi. Dengbej bu direnişin sesi oldu, diyor. Tarihsel olarak bakınca genelde aşiret liderlerinin yani ağaların, mirlerin himayesinde olmuşlar. Bazen tabii geçim sıkıntısı nedeniyle onlara ölgü düzdükleri de olmuş. Peki Mitrip diye bir grup daha varmış sanırım. Onlardan farkı ne? Evet, Mitripler de müzikle uğraşıyor ama toplumdaki statüleri genellikle daha farklı.
bazen biraz daha dışarıda görülebiliyorlar. Dengbejlerin konumu daha saygın genellikle. Bu ayrım önemli. Gelelim kılamlara. Neler anlatıyor bu uzun şiirler? Kaynaklara göre 3 ana kategori var gibi. Birincisi şer. Bunlar kahramanlık, savaşlar, tarihi olaylar üzerine kurulu destansı anlatılar. İkincisi? Evini. Bunlar da aşk hikayeleri, genellikle de trajik, hüzünlü biten lirik öyküler. Bir de üçüncüsü vardı. Evet, Çiruk, Ustran. Burada düz yazı anlatım ve şarkılar iç içe geçiyor. Hikaye anlatılırken araya klamlar giriyor. Siyaben Tuhace gibi Memuzin yani meme alan gibi o büyük Kürt anlatıları da bu yollama aktarılmış. Aynen öyle. Nesilden nesile bu klamlarla taşınmış bu temel eserler. Ve genelde tek başına enstrümansız söylüyorlar dedik. Bir de o meşhur ellerini kulaklarına götürme hareketi var. Onun bir anlamı var mı? Konsantrasyon için mi acaba? Kaynaklar, antik Mezopotamya ve Mısır kabartmalarındaki şarkıcı tasvirlerinde bile benzer bir duruşun görüldüğünü belirtiyor. Belki sesi daha iyi duymak, odaklanmak için evrensel bir jest olabilir. Müzikal yapısı nasıl peki bu kılamların? Genellikle geniş bir ses aralığı kullanıyorlar. Şarkı tiz, yüksek ve oldukça süslü, hani melezmatik dediğimiz bir tarzda başlıyor. Sonra da genellikle uzun, pes bir notayla bitiyor. Hiç mi enstrüman yok? Geleneksel olarak pek yok ama bazen mey yani düdük veya bilur dediğimiz kaval gibi nefeste çalgılar eşlik edebiliyor. Modern yorumlarda ise tambur, erbane, def, bağlama gibi başka enstrümanları da duyabiliyoruz artık. Yani bu kılamlar sadece hikaye anlatmıyor, aynı zamanda bir kimlik, bir tarih bilinci de inşa ediyor dinleyende. Peki bu kadar köklü bir gelenek bugüne nasıl geldi? Zorlanmış mı? Kaynaklar özellikle 1960'lardan sonra hani modernleşmeyle, göçle falan geleneğin biraz zayıfladığına dair endişelerden bahsediyor. Türkiye özelinde de durum farklı değil sanırım. Evet, Kürtçenin kamusal alanda kullanımındaki kısıtlamalar, geleneği daha çok kırsal alanlara, daha kapalı çevrelere itmiş. Ama bir yandan da radyolar aracılığıyla yayılmış galiba. Aynen öyle. Radyo Erivan, Radyo Bağdat gibi yayınlar çok önemli bir iş yapmış. Dengbej kayıtlarını geniş kitlelere ulaştırmışlar, bir nevi korumuşlardı. Yaşar Kemal'in romanlarında da geçiyordu değil mi? Evet, Evdale Zeynike karakteri mesela. Edebiyat yoluyla da tanıtılmış. Sonra 2007'de Diyarbakır'da açılan Mala Dengbejjan, yani Dengbejler Evi gibi merkezler de çok önemli oldu. Geleneğin yeniden canlanması, görünür olması için. Yani gelenek yok olmuyor, dönüşüyor belki de. İşte tam da bu. Kaynakların işaret ettiği çok ilginç bir nokta var. Özellikle 2000'lerden sonra Kürt gençleri arasında bu sözlü anlatım gücü, bu hikaye anlatma, storytelling yeteneği ve o direniş ruhu rap müzikle birleşiyor. İlginç bir bağlantı. Evet, hani ritmik yapı, duygu yoğunluğu, ezilenin sesi olma gibi ortak temalar var. Bir zamanlar Shakiro'nun klamındaki acıyla bugünkü bir protesto rap parçasındaki öfke arasında bir bağ kuruluyor adeta. Mehmet Uzun'un dediği gibi dengbejlik politik bir hafıza alanı ve o ses şekil değiştirse bile yaşamaya devam ediyor. Kaynaklarda diyor ya, ses hala bizim. Özetle dengbejlik dediğimiz şey sadece bir müzik türü değil, çok daha fazlası. Bir halkın sözlü tarihi, kültürel belleği, kimliği, zor zamanlarda bir sığınak olmuş adeta. Kesinlikle. Sözlü tarihin gücünü gösteren muazzam bir örnek. Peki, dinleyicilerimiz için belki şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Evet, üzerinde düşünmeye değer. Böylesine köklü, güçlü bir sözlü gelenek, her şeyin bu kadar hızla dijitalleştiği, küreselleştiği günümüz dünyasında yolculuğuna nasıl devam edecek sizce? Yani hangi yeni biçimlere girecek ya da kültürel kimliği aktarmada nasıl bir rol oynamayı sürdürecek? Bu da üzerinde düşünmek için güzel bir soru aslında. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi yapay zekanın yani YZ'nin hem o büyük jeopolitik rekabetin tam ortasına hem de aslında hiç beklenmedik fırsatların olduğu bir alana götürüyor. Evet, bir yanda işte Amerika, Çin gibi devlerin o kıyasıya mücadelesi var.
Diğer yanda da kaynakları daha kısıtlı olan, hani devletsiz halklar, mesela Kürtler için YZ ne anlama gelebilir? Buna dair çok çarpıcı bir analiz var önümüzde. Gerçekten ilginç de bakış açısı sunuyor kaynaklar. Biz de sizin için bu zengin materyalden en kritik noktaları, en kafa açıcı fikirleri damıtmaya çalışacağız. Amacımız ne? Amacımız aslında şu, YZ sadece büyük oyuncuların alanı mı, yoksa farklı topluluklar içinde bir şeyler ifade ediyor mu, geleceği nasıl şekillendirebilir bunu anlamak. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak YZ dediğimiz şey nedir? Çok kısaca bir hatırlayalım mı? Tabii, kaynaklar onu şöyle tanımlıyor. Makinelerin insan gibi öğrenmesini, problem çözmesini, karar vermesini sağlayan teknoloji. İşte ChatGPT gibi dil modelleri var, yüz tanıma sistemleri var. Görüntü işleme, otomasyon, bir sürü alanı var. Aynen ve bu teknoloji artık küresel bir güç denkleminin tam merkezinde. İki ana kutup var gibi görünüyor, ABD ve Çin. Bu resmen bir dijital soğuk savaş gibi tarif ediliyor değil mi? Kaynaklara göre ABD tarafında daha çok özel sektör devleri var sanki. Google, Microsoft, Meta. Evet, Google DeepMind ile Microsoft OpenAI yatırımıyla bu şirketler başı çekiyor. Onların modelleri genelde daha böyle açık araştırmaya, ticari kullanıma yönelik gibi duruyor. Çin ise çok daha farklı bir yoldan gidiyor. Orada devlet destekli merkezi bir planlama hakim. Baidu, Alibaba, Tencent gibi devler var. Ve YZ'yi hem ekonomi için hem de kaynakların özellikle belirttiği bir nokta toplumsal kontrol için kullanıyorlar değil mi? Yüz tanıma, sosyal kredi gibi. Kesinlikle. Çin'in en büyük avantajı ne? Muazzam bir nüfus var. Dolayısıyla devasa bir veri havuzu var. Ve bu veriyi çok hızlı bir şekilde ticari ürünlere dönüştürme yetenekleri var. Yani bu sadece parayla ilgili bir yarış değil o zaman. Hayır, kesinlikle değil. Bu aynı zamanda gelecekte veriye kim hükmedecek, hangi kültürel normlar dijital dünyada yayılacak, bunu belirleyecek jeopolitik bir mücadele. Yani veri egemenliği ve kültürel etki alanları yeniden çiziliyor adeta. İşte tam bu noktada kaynaklar bizi çok daha ilginç bir yere getiriyor. Beklenmedik bir soru soruyor. Peki ya Kürtler gibi devletsiz, kurumsal altyapısı zayıf, finansal kaynakları daha sınırlı topluluklar? Evet, onlar ne olacak bu denklemde? Bu teknolojik dalganın da altında mı kalacaklar? Yoksa bir şekilde bu dalgayı kendi lehlerine çevirme şansları var mı? Kaynaklar şaşırtıcı bir şekilde ikincisinin mümkün olduğunu söylüyor, hatta YZ'nin eşsiz bir fırsat sunduğunu iddia ediyorlar. Burada asıl dikkat çekici olan, fasine edici olan nokta şu, yapay zeka o geleneksel üretim ve dağıtım engellerini, bariyerleri ortadan kaldırabiliyor. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, normalde bir içerik üretmek için ne lazım? Stüdyo, pahalı kameralar, mikrofonlar, teknik ekip, belki bir yayıncı desteği, büyük bütçeler. Evet, maliyetli işler. İşte YZ araçları sayesinde bütün bunlara gerek kalmadan veya çok az azıyla, daha düşük maliyetle, merkezi olmayan yapılarla içerik üretmek mümkün hale geliyor. Somut örnekler var mı kaynaklarda? Var. Mesela Kürtçe sesli kitaplar düşünün. Metin okuma text-to-speech teknolojisiyle kolayca üretilebilir veya radyo tiyatroları, belgeseller için seslendirmeler. Bunlar IA ile yapılabilir. Çocuk masalları, tarih anlatıları için görseller, hatta animasyonlar bile mi? Evet. Yağ tabanlı görüntü üreticiler var artık. Onlarla Kürt tarihi veya folkloruna dayalı görseller, basit animasyonlar oluşturulabilir. Bu müthiş bir şey. Yani bu durum özellikle Kürtçe gibi dillerin dijital alanda daha görünür olması, modernleşmesi için de önemli bir kaldıraç olabilir o zaman değil mi? Tam olarak öyle. Kaynaklar bundan bahsediyor zaten. Mesela dil öğrenimini kolaylaştıran IA destekli mobil uygulamalar geliştirilebilir. Konuşma tanıma teknolojileriyle Kürtçenin farklı lehçeleri için Kurmanji, Sorani, Zazaki veri toplanabilir. Otomatik çeviri araçları, dijital sözlükler. Kesinlikle. Ve belki de en önemlisi Kürt kültürünün o çok güçlü sözlü anlatım geleneği var ya, dengibejlik gibi. Bu kayıtlar dijitalleştirilebilir, analiz edilebilir, arşivlenebilir. Yani bir devlet veya büyük bir kurumun desteği olmadan da dijital bir varlık inşa etme şansı doğuyor.
Kültürü koruma, yayma imkanı. Sosyal medya için otomatik altyazı bile müthiş fark yaratır herhalde. Muazzam fark yaratır. Dilin erişimini inanılmaz artırabilir. Bu potansiyel kulağa gerçekten harika geliyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü vardır mutlaka. Kaynaklar engellerden de bahsediyor mu? Elbette. Bahsediyor. Ve zorluklar da az değil. Kaynakların altını en çok çizdiği sorun veri kıtlığı. Veri kıtlığı, yani yeterli dijital içerik olmaması mı? Aynen. YZ modellerini eğitmek için çok ama çok büyük miktarda dijital metne, ses kaydına ihtiyaç var. Kürtçe için bu tür derlenmiş, etiketlenmiş, temizlenmiş veri setleri maalesef oldukça sınırlı. Modellerin kalitesi de doğrudan verinin kalitesine ve miktarına bağlı. Anlıyorum. Başka ne gibi zorluklar var? İkinci önemli zorluk lehçe çeşitliliği. Kürtçenin farklı lehçeleri var. Her lehçe için ayrı ayrı veri toplamak, model eğitmek hem teknik olarak zorlayıcı hem de maliyetli. Teknikle finansal zorluklar bir yana, başka riskler de var mı peki? Var. Bir de işin siyasi boyutu var maalesef. Kaynaklar şuna dikkat çekiyor. Kürtçe içerikler platformların algoritmaları tarafından hassas veya riskli olarak görülebilir. Yani sansür riski mi? Evet, özellikle o otomatik içerik denetim sistemlerinde bu bir risk. İçerikler nedensizce engellenebilir. Bir de tabii bu teknolojileri kim geliştirecek, kim kullanacak, yetenekli insan kaynağı lazım. Yazılımcılar, veri bilimciler, onları yetiştirmek, bu alana yönlendirmek gerekiyor. Ve tabii ki finansman bulmak, o da başlı başına bir dert. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Elimizdeki kaynaklar bize diyor ki, yapay zeka sadece büyük güçlerin o teknolojik jeopolitik oyun alanı değil, Değil, evet. aynı zamanda Kürtler gibi devletsiz, kaynakları daha sınırlı halklar içinde kimliklerini, dillerini, kültürlerini bu dijital çağda korumak, ifade etmek, görünür kılmak için merkezi olmayan, düşük maliyetli ama potansiyeli çok yüksek bir araç olabilir. Kesinlikle. Bu YZ'nin sadece bir teknoloji olmadığını gösteriyor aslında. Aynı zamanda bir kültürel varoluş alanı, bir görünürlük mücadelesi, hatta belki bir tür dijital direniş alanı bile olabilir. Ama tabii şu var, bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için Ne gerekiyor? bireylerin, sivil toplumun, özellikle gençlerin bu alana bilinçli bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Veri oluşturma çabalarına katılmak, teknoloji geliştirme süreçlerinde yer almak lazım. Yani aktif bir çaba şart. Peki, tüm bu analizler ışığında size son bir soru sormak istiyorum. Biraz da kafa yormamız için. Veri kıtlığı gibi, lehçe farklılıkları gibi, finansman zorlukları, bir de üstüne potansiyel sansür riski gibi gerçekten devasa engeller varken, bu dikkat çekici teknolojik potansiyel nasıl olur da gerçekten tabandan gelen bir kültürel canlanma, bir dil koruma hareketine dönüşebilir? Belki de asıl üzerinde düşünmemiz gereken soru bu, ne dersiniz? Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde sizin için özel olarak baktığımız kaynaklar var elimizde. Akademik makaleler, film listeleri, analizler. Bunlara dayanarak Kürt sinemasını konuşalım istiyoruz. Yani amacımız bu sinemanın özünde ne var, hangi temalar öne çıkıyor, nasıl işleniyor ve neden önemli? Bunu beraberce anlamak. Hadi başlayalım, bu konuyu biraz açalım bakalım. Tabii. Kürt sineması deyince hani hemen akla sadece Kürtçe konuşulan filmler gelmesin. Ya da işte Kürt oyuncuların olduğu yapımlar. Elimizdeki çalışmalar bunun çok daha ötesinde bir bir zihniyetten bahsediyor aslında. Bir zihniyetten, evet. Evet. Yani nasıl desem, yok sayılan, üzeri örtülen bir hafızayı, bir kültürü, bir mücadeleyi görünür kılma çabası var temelinde. Bu açıdan bakınca da kaynaklarda sıkça politik bir araç olarak, hatta kültürel bir direniş biçimi olarak tanımlanıyor. Anladım. Bu alanda ilk akla gelen isimlerden biri tabii ki Yılmaz Güney. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Yol, Sürü gibi filmleriyle okuduğumuz analizlere göre de Kürt coğrafyasının o gerçekliğini, halkın yaşadığı zorlukları, göç, töre baskısı, devlet şiddeti, bunları perdeye taşıyan öncü bir isim.
Hatta şey var, Yol filmi Cannes'ta Altın Palmiye almıştı ama Türkiye'de yıllarca yasaklı kalmıştı değil mi? Evet, çok uzun süre. Filmdeki o replik bile çok şey anlatıyor aslında. Yasak her yerde ama biz nereye gideceğiz? Bu bile durumu özetliyor sanki. Aynen öyle. Çok güçlü bir ifade. Güneyden sonra özellikle 2000'lerde Bahman Gobadi gibi yönetmenlerle uluslararası alanda yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Onu da Sarhoş Atlar Zamanı veya Kaplumbağalarda Uçar gibi filmleriyle tanıyoruz daha çok. Evet, çok etkileyici filmlerdi onlar. Kesinlikle. Bu filmler genelde sınır bölgelerindeki o zorlu, tekinsiz hayatı anlatıyor. Özellikle çocukların hayatta kalma mücadelesini, mayın tarlaları gibi acı gerçekleri işliyor. Mesela Kaplumbağalarda Uçar'da o replik çok çarpıcıdır. Biz bombaları temizliyoruz çünkü başka işimiz yok. Of, evet hatırladım. Çok ağırdı. Yani o çocukların gerçeğini bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Peki bu sinemanın genel olarak temel direkleri ne? Yani sürekli işlenen, öne çıkan temalar neler? O bahsettiğin zihniyet ve direniş hangi ana konular üzerinden ilerliyor? Kaynaklara baktığımızda birkaç ana tema hep karşımıza çıkıyor. İşte zorunlu göç, sürgün hali, devlet şiddeti, asimilasyon çabaları, kimlik arayışı ya da kayıp kimlikler, vatan hasreti, sınırlar tabii ki ve dil üzerinden yürütülen o kültürel direniş meselesi. Sınırlar ve dil. Aynen. Hatta bazı analizler, mesela Soner Sert'in bir çalışması var, orada bu temaları daha net kodlarla ifade ediyor. 3 temel koddan bahsediyor. Vatansızlık, sınır ve ölüm. Vatansızlık, sınır ve ölüm. İlginç bir üçleme. Evet ve bu kodların Kürtlerin tarihsel olarak yaşadığı o bölünmüşlük ve inkar politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yani sınır derken sadece coğrafi bir çizgiden bahsetmiyoruz. Anladım. Kimlikler arası sınırlar, aidiyet. Aynen öyle. O görünmez duvarlar, geçişsizlikler bunları da kapsıyor. Çok ilginç. Aklıma şey geldi hemen. Büyük Adam Küçük Aşk filmi. Orada mesela Türkçe bilmeyen küçük bir kız vardı, Hecer. Bir de Kürtçe bilmeyen yaşlı bir yargıç. Dil nasıl hem sınır hem köprü olabilir, onu gösteriyordu. Harika bir örnek, evet. Ya da İki Dil Bir Bavul belgeseli. Kürtçe bilmeyen bir öğretmen, Türkçe bilmeyen öğrenciler. O eğitimdeki dil sorununa, yine o sınır meselesine dokunuyordu. Evet, tam da bunlar işte. Bu örnekler aslında o bahsettiğimiz vatansızlık ya da kültürel sınır kodlarının farklı yansımaları. Dilin kendisi bile bir sınır olabiliyor, değil mi? Sert'in analizine tekrar dönersek, mesela Sarhoş Atlar Zamanındaki o sınırda kaçakçılık yapan çocuklar. Onların hikayesi hem sınır hem de sürekli ensesindeki ölüm koduyla çok net örtüşüyor. Evet, doğru. Ya da Hiner Salim'in 0 Kilometre filmi. Oradaki Ako karakteri, Irak-İran Savaşı, Saddam dönemi baskısı altında bir kimlik bunalımı yaşıyor. Kaçmaya çalışıyor Avrupa'ya, vatanından uzakta. Orada da 3 kod bir arada yani. Aynen, vatansızlık, sınır ve ölüm tehdidi hep bir arada. Filmde çok anlamlı bir diyalog vardı. Ako dağlara bakıp iç geçiriyor, burası Kürdistan diyor, yanındaki Arap şoför hemen sinirlenip Irak'te diye bağırıyor. Oo evet, bu bile tek başına... Çok şey anlatıyor değil mi? O bölünmüşlüğü, kimlik üzerindeki baskıyı özetliyor resmen. Tabii Kazım Öz gibi Bahoz Zer, daha güncel politik mücadelelere odaklanan ya da Hiner Salim'in diğer filmleri gibi Vodka Lemon, trajediyi mizahla yoğuran yönetmenler de var. Hepsi bu kodları kendi üsluplarıyla işliyor aslında. Anlıyorum. Yani anlaşılan o ki kaynaklara göre Kürt sineması sadece film yapmak değil, bir halkın sesini duyurma çabası, tarihini, kimliğini kaydetme mücadelesi. Hani Bahman Gobadi'nin bir sözü vardı ya, bizim sinemamız sesi kısılmış bir halkın çığlığıdır. Sanırım bunu kastediyor. Tam olarak öyle. Bu filmler yaraları gösteriyor, toplumsal belleği canlı tutuyor. Kesinlikle. Tam da bu noktada aslında dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum ben de. Yani kendi vatanında vatansız hissetmek, yok sayılan bir kimliği, kültürü, sanatla, sinemayla görünür kılmaya çalışmak bu ne anlama geliyor sizce? Bu filmler sadece belli bir halkın hikayesini mi anlatıyor, yoksa aslında hepimizin içinde yaşadığı o sınırlar, aidiyet duygusu, ötekiyle kurduğumuz ilişki, bunlar üzerine yeniden düşünmemiz için bir ayna mı tutuyor?
Güzel bir soru. Bence bu sorular üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum. Bugün senin için Kürt mutfağının o zengin dünyasına, özellikle de kahvaltı geleneğine şöyle bir yakından bakacağız. Elimizde bu konuyu hem hani geleneksel hem de modern açıdan ele alan bir podcast dökümü var. Bir de Kürt mutfağını genel olarak anlatan bir ansiklopedi maddesi. Amacımız ne? Bu kahvaltının lezzetleri tamam ama kökenleri ne, kültürel anlamı ne, onu biraz deşmek. Hadi başlayalım o zaman. Şeyden başlamak lazım belki. Hani Kürt mutfağı nerede duruyor genel haritada? Kaynaklar diyor ki bu tipik bir Batı Asya mutfağı. Yani İran, Türk, Irak, Suriye, Ermeni mutfaklarıyla çokça benziyor, etkileşim içinde. Hatta ilginç bir şey var, biryani gibi bazı yemeklerin kökeni Hint alt kıtasına kadar gidiyormuş. Enteresan yani. Vay canına. Bu genel bakış önemli. Şimdi kahvaltıya daha yakından bakalım istersen. Tamamdır. Kaynaklar Kürt kahvaltısının köklerinin Mezopotamya'ya, o bereketli topraklara dayandığını söylüyor ve şeyin altını çiziyor. Köy yaşamının etkisiyle doğallık, sadelik ön planda. Geleneksel sofrada neler varmış peki? Mesela Van otlu peyniri. Bu bildiğimiz peynirlerden değil sanki. Değil tabii. O başlı başına bir olay. İçindeki otlar Van'ın kendi doğasından, sirmo, heliz gibi. Resmen coğrafyayı tadıyorsun. Çok güzel söyledin. Başka ne var? Pişi var mesela. Mayalı hamurdan, kızartma, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, sıcak yenir genelde. Aa evet bilirim. Bir de un helvası. Klasik. Yani un, tereyağı, şeker. O bildik tat ama soframın demirbaşı gibi. Ve serun diye bir şeyden bahsediyor kaynaklar. Bu daha özgün, Kürt mutfağına has bir kahvaltılıkmış. Baharatlı falan. İlginç. Yani bunlar nasıl desem geleneksel sofranın olmazsa olmazları. Aynen, temel taşları diyebiliriz. Benim burada dikkatimi çeken kaynakların sürekli vurguladığı şey şu, bu sadece bir menü değil. Yani bir yemek listesi okumuyoruz, kültürel bir miras bu. Kesinlikle. Özellikle o köy yaşamı vurgusu, ürünlerin ev yapımı olması, o doğallık, sadelik hissini çok güçlendiriyor değil mi? Tam olarak öyle. O ev yapımı olayı kilit nokta bence de. Peki bugün durum ne? Kaynaklar günümüzü nasıl anlatıyor? Tabii şehirleşme, küreselleşme derken işler değişmiş biraz. Kaçınılmaz. Geleneksel tatlar duruyor ama yanına artık hani pancake gibi, sarelle gibi daha batıdan gelen şeyler de eklenmiş. Evet, onları da görebiliyoruz artık sofralarda. İlginç bir karışım olmuş. Bir de şey diyor, Van çöreği, simit gibi zaten bildiğimiz şeyler de daha modern sunumlarla karşımıza çıkıyor. Bu durum kahvaltının aslında ne kadar yaşayan, hani dinamik bir yapısı olduğunu gösteriyor sanki. Farklı kültürlerle konuşuyor gibi. Aynen öyle. Bir evrim süreci bu aslında. Kültürler donuk yapılar değil ya zaten. Sürekli değişiyor, etkileşiyor. Ama kaynakların ısrarla altını çizdiği bir nokta var ki bence çok kıymetli. Nedir o? Sosyal işlevi. Bu kahvaltının olayı sadece yemek yemek değil, asıl işlevi insanları bir araya getirmek. Aileyi, dostları, misafirleri. Evet, o çok önemli. O sofranın etrafında uzun sohbetler ediliyor, hikayeler anlatılıyor, kültürel değerler aktarılıyor. Resmen toplumsal bağları güçlendiren bir ritüel yani. Ritüel kelimesi tam oturdu bence de. Bu yönü modernleşmeye rağmen hala çok güçlü görünüyor. Kaynaklar bunu vurguluyor. Bu sosyal boyut gerçekten etkileyici. Tabii Kürt mutfağı deyince sadece kahvaltıdan bahsetmiyoruz. Elbette. Ansiklopedi maddesi mesela bu birliktelik halinin başka zamanlarda da sürdüğünü söylüyor. Nevruz kutlamalarındaki piknikler, orada yenen dolmalar. Doğru. Ya da işte hepimizin az çok bildiği kibbe var, baklava var, mumbar var. Bayağı zengin bir mutfak aslında. Çok zengin, evet. Yani özetlersek elimizdeki kaynaklar Kürt kahvaltısını nasıl resmediyor? Hem kökleri çok sağlam, gelenekleri yaşatan hem de modern dokunuşlarla kendini yenileyen, yaşayan bir kültürel miras. Ve lezzetlerin ötesinde insanları bir araya getiren çok güçlü bir sosyal yapıştırıcı.
Basit bir kahvaltı sofrası bile bize neler anlatıyor aslında, değil mi? Bir kültürün tarihi, coğrafyası, değerleri. Kesinlikle öyle. Çok şey anlatıyor. Peki bütün bunları konuştuktan sonra sana şunu sormak istiyorum. Bu kadar hızla küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Bu tür yerel, köklü gelenekler sence özgünlüklerini kaybetmeden nasıl yaşamaya devam edebilirler? Nasıl evrilecekler? Ya da belki senin kendi hayatında vardır hani böyle insanları bir araya getiren Kürt kahvaltısı gibi özel yemek ritüellerin. Belki biraz bunlar üzerine düşünmeye değer, ne dersin? Merhaba. Sizin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde Zozan Goy'nin Kolektif Kültürel Eğlencenin Antropolojisi başlıklı makalesinden alıntılar var. Bizi Kürdistan'daki toplu şenliklerin, eğlencelerin antropolojik dünyasına götürüyor. Evet. Amacımız da bu pratiklerin birey ve toplum için ne ifade ettiğini, modernizmle, İslam'la nasıl bir ilişkisi olduğunu ve Kürt kültürü için neden bu kadar merkezde yer aldığını anlamaya çalışmak. Hadi başlayalım. Kesinlikle çok katmanlı ve ilgi çekici bir konu. Kaynağın altını çizdiği önemli bir nokta var bence. Antropoloji bu tür kültürel olaylara sadece folklorik birer süs gibi bakmıyor. Aksine insanların hayatındaki o derin anlamını, toplumsal işlevini çözmeye odaklanıyor. Özellikle tarihsel olarak sömürgeleşme süreçlerinden geçmiş ya da baskı görmüş topluluklarda bu tür kültürel ifadelerin ne kadar hayati, ne kadar yaşamsal olduğunu göreceğiz birlikte. O zaman en temelden başlayalım. Kolektif kültürel eğlence derken kaynak tam olarak neyi kastediyor? Yani sadece birlikte eğlenmek mi bu? Yo, çok daha fazlası aslında. Kaynak bunu şöyle tanımlıyor. Bir halkın, bir grubun veya topluluğun kolektif olarak yani hep birlikte gerçekleştirdiği coşkulu, şenlikli hatta mizahi tüm kültürel pratikler. Anladım. Coşku kelimesi önemli burada galiba. Çok önemli. Hani Durkheim'in bahsettiği o kolektif coşku vardır ya. Evet, evet. İşte onu ateşleyen ritüeller bunlar. Kaynak antik Yunan'daki Dionizos şenliklerini veya Ortaçağ karnavallarını örnek veriyor. Bahti'nin karnavalesk dediği o atmosfer, o taşkınlık, maskeler, normların geçici olarak alt üst edilmesi. Yani kuralların bir süreliğine askıya alındığı zamanlar gibi mi? Aynen öyle. Sanki bir anlığına dünya tersine dönüyor. Bu sadece bir deşarj olmak değil. Victor Turner'ın kavramlarıyla söylersek bir tür eşiktekilik yaratıyor. Yani normal statülerin, kuralların geçerli olmadığı bir ara dönem. Ve komünitas dediği o derin eşitlikçi birliktelik hissini doğuruyor. Bu deneyimler hem toplumu bir arada tutuyor, bağları güçlendiriyor, hem de bir yandan mevcut düzeni sorgulamak için bir alan açıyor aslında. Bu teorik çerçeve gerçekten ilginç. Peki kaynak bunu Kürdistan özelinde nasıl ele alıyor? Yani Kürt kültürünün bu açıdan ayırt edici bir yanı var mı? Kaynağa göre evet var. Kürt kültürünün yapısını daha çok Dionysosçu olarak tanımlıyor. Yani daha coşkulu, daha dışa vurumcu, tutkulu yönü ağır basan bir yapı. Dionysosçu. İlginç bir tanımlama. Evet ve işte bu özelliğin özellikle ana akım İslam'ın ve modernizmin daha kontrolcü, daha rasyonel yaklaşımlarıyla tarih boyunca bir gerilim yaşadığını belirtiyor kaynak. Bir çatışma alanı yani. Bir gerilim alanı, evet. Ama ilginç olan şu, bu gerilime rağmen kaynağa göre bu coşkulu pratikler Kürt kimliğinin ve hatta bir tür kültürel direnişin önemli bir parçası olarak varlığını hep sürdürmüş. Peki bu coşkulu ruhun somut örnekleri ne var Kürdistan'da? Kaynak hangi pratikleri öne çıkarıyor? Elbette. Kaynak oldukça canlı örnekler veriyor. Mesela Kürt düğünleri. Evet, düğünler önemli tabii. Hem de nasıl bunların sadece bir evlilik merasimi olmadığını, aynı zamanda İslam ve modernite tarafından belki biraz baskılanmış o karnavalesk ruhun yeniden canlandığı arenalar olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Biraz daha açar mısınız?
Şöyle, kadınların katılımı çok aktif, rengarenk, gösterişli kıyafetlerle oradalar. Normalde belki daha mesafeli olan cinsiyetler arası etkileşimde, flörtleşmede bir esneme gözleniyor. Ve tabii ki toplu danslar, govent, halay. Hatta kaynak daha da ileri gidiyor, bu düğünlerin açık siyasi ifadenin zor olduğu zamanlarda bir tür alt politika alanı işlevi gördüğünü belirtiyor. Yani siyasetin, direnişin, kültürel semboller, ortak katılım üzerinden ifade edildiği bir mecra. Vay canına. Düğünlerin böyle politik bir anlam taşıyabilmesi gerçekten çarpıcı. Newroz da sanırım bu coşkunun en bilinen örneklerinden biri. Kesinlikle. Nivruz, yani 21 Mart'ta kutlanan Bahar Bayramı, sadece bir bayram değil. Kaynakta ateşin, müziğin, govendin merkezde olduğu, milyonlarca Kürdü bir araya getiren en güçlü pagan kökenli ritüellerden biri olarak tanımlanıyor. Evet, kitleselliği çok belirgin. Çok. Özellikle Kuzey Kürdistan'da zamanla önemli bir siyasi direniş sembolüne dönüştüğü de vurgulanıyor. Bir de daha az bilinen ama benzer ruhta olan Seresale veya Kosegeli gibi yeni yıl, kış dönümü ritüelleri var. Onlar nasıl oluyor? Orada da yine maskeli, tuhaf kostümlü figürler var. Kose veya kalo deniyor bunlara. Evleri dolaşıp mizah yapıyorlar, parodi sergiliyorlar. Yine o normların geçici olarak ihlal edildiği, kahkahanın öne çıktığı karnavalesk sahneler yaşanıyor. Anladım. Bütün bu güçlü, köklü gelenekler. Peki bugün ne durumdalar? Yani modern hayat, diğer baskılar kayboluyorlar mı? Yani bir erozyon var, bu gerçek. Ancak tamamen yok olmadıklarının da altını çiziyor. Mesela halk arasındaki İslam yorumlarında, yani folk İslam içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ya da Ezidiler, Aleviler, Yaresaniler gibi farklı inanç gruplarında varlıklarını sürdürüyorlar. İlginç. Farklı biçimlerde de olsa yaşıyorlar yani. Evet ve hatta ilginç bir şekilde modern Kürt gençlerinin kendi kültürel köklerine yeniden bağlanma çabalarıyla da farklı biçimlerde yeniden canlandığını belirtiyor. Kaynak bunlara doğuştancı hareketler diyor, bir tür kültürel uyanış arayışı gibi. Anlıyorum. Yani bunlar sadece geçmişte kalmış nostaljik adetler değil, bir kültürün ruh sağlığı, dayanıklılığı, kendini ifade etme biçimiyle ilgili çok daha derin meseleler aslında. Kesinlikle. Peki tüm bu anlatılanlardan sizin için en önemli çıkarım ne oldu? Bu kaynak bize ne söylüyor temelde? Bence kaynağın bize söylediği en temel şey şu: bu kolektif şenlikler, bu coşkulu eğlenceler sadece boş vakit geçirmek değil, bunlar toplumsal ruh sağlığını, psikolojik direnci ve kolektif kimliği besleyen hayati mekanizmalar. Hayati mekanizmalar. Evet, özellikle Kürtler gibi tarihsel olarak pek çok zorlukla, baskıyla yüzleşmiş topluluklar için yaşanan travmalarla başa çıkmada, umudu canlı tutmada ve kültürel dinamizmi sürdürmede paha biçilmez bir rol oynuyorlar. Yani kültürün bu gülen, coşan yüzü zor zamanlarda adeta bir psikolojik sığınak, bir enerji kaynağı işlevi görüyor diyebiliriz. Çok etkileyici. O halde sizi sevgili dinleyicimiz şu düşünceyle baş başa bırakalım. Bir topluluğun geleneksel neşe ve kendini ifade etme biçimleri zayıfladığında veya yok olduğunda o topluluğun kolektif ruhuna, direncine, psikolojisine ne olur sizce? Ve acaba bu tür pratikleri günümüz koşullarında yeniden hayal etmek, yeniden canlandırmak, kimlik ve bir arada yaşama anlayışımızı nasıl dönüştürebilir? Tamam, o zaman sizin için hazırladığımız kaynaklara şöyle bir giriş yapalım hemen. Bu kez Kürt mitolojisi ve efsaneleri var masamızda. Evet. Önümüzdeki materyaller, yani bu zengin sözlü geleneğin derinliklerine inen metinler aslında. Amacımız ne? Bu eski anlatıların özünü, sembollerini, o unutulmaz hikayeleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Kaynaklara baktığımızda Kürt mitolojisinin Zerdüştlükten, Yezidilikten, hani eski İrani kültürlerden ve tabii ki halkın kendi anlatılarından nasıl katman katman beslendiğini görüyoruz. Yani bunlar sadece masal gibi değil. Aslında bir halkın dünyaya bakışını, değerlerini, hatta tarihsel yolculuğunu yansıtan capcanlı bir kültürel miras. Öyle demek lazım. Çok doğru. Mitoloji neydi? Belki kısaca bir hatırlatmakta fayda var.
Evrenin, tanrıların, doğa olaylarının kökeni, bunlara dair efsanevi anlatılar genelde sözlü aktarılıyor, doğaüstü öğeler barındırıyor ve toplumun hani o kültürel kodlarını taşıyor içinde. Evet. Peki kaynaklara göre Kürt mitolojisinin ayırt edici yanları neler, ne öne çıkıyor? Şöyle söyleyeyim, metinlerde birkaç şey çok belirgin. Birincisi, doğayla müthiş bir iç içelik var. Ateş, dağ, su gibi unsurlar kutsal kabul ediliyor sık sık. Anladım. Sonra ejderha, dev gibi fantastik figürler var tabii ama bir yandan da bilge kadın karakterleri çok önemli bir yer tutuyor. Mazlumla zalimin mücadelesi, hani o hep anlatılan tema ve genelde trajik biten aşk hikayeleri. Bunlar da var. Evet. Bir de şey önemli, kaynaklar Kürtlerin de içinde olduğu eski İrani halklarla, yani dil ve kültür olarak akraba topluluklarla ortak mitolojik köklere sahip olduğunun da altını çiziyor. Bu da önemli bir nokta. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor sanki. En bilinen örneklerden biriyle başlayalım mı? Demirci Kava efsanesi. Tabii Kava. Zalim kral Dehak, bazı metinlerde Zuhak diye de geçiyor. Omuzlarındaki yılanları doyurmak için her gün 2 gencin beynini kurban istiyor. Yani bu imge bile tek başına korkunç. Korkunç, evet. Efsaneye göre sarayda çalışan Armayel ve Garmayel diye 2 aşçı var. Vicdanlı insanlar. Bunlar her gün gençlerden birini kurtarıp yerine bir koyun keserek Dehan yılanlarını kandırıyorlar bir şekilde. Kurtulan gençler de dağlara kaçıyor ve orada Demirci Kava tarafından eğitiliyorlar. Hatta kaynaklarda Kürtlerin ataları olduklarına dair bir inanıştan da bahsediliyor. Vay canına. Sonunda Kava işte o meşhur 20 Mart günü Dehak'ı çekiciyle öldürüyor ve dağlarda ateşler yakarak zaferi yani özgürlüğü müjdeliyor. Newroz ateşinin o direniş ve özgürlük sembolü olması da işte tam bu anlatıya dayanıyor. Yani sadece bir isyan değil, aynı zamanda bir tür toplumsal yeniden doğuş hikayesi gibi. Peki ya Şahmaran, yarı kadın, yarı yılan, bu bilge varlık da çok etkileyici. Kesinlikle. Şahmaran, kaynaklara göre bilgeliğin ve sırların koruyucusu adeta. Ama Cemşap diye iyilik yaptığı birinin ihanetine uğruyor ve öldürülüyor. Fakat onun bilgeliği, özellikle tıt alanındaki mirası, hatta bazı anlatılarda lokman ekimiyle bağlantı kurulur, yaşamaya devam ediyor denir. Yılan figürü burada hem bilgeliği hem de belki o kadim dişil gücü temsil ediyor gibi düşündürüyor metinler. İlginç. Ama şu da var, bazı kaynaklar onu sadece bilge değil, aynı zamanda biraz kontrol edilmesi gereken, gizemli, hatta tehlikeli bir güç olarak da çizebiliyor. Farklı yorumlar var yani. Anladım. Ve tabii Kürt edebiyatının temel taşlarından biri Memuzin. Bu sadece bir aşk hikayesi mi peki? Değil, çok daha fazlası. Ahmede Hani'nin kaleme aldığı bu destan, evet kavuşamayan 2 aşığın trajik öyküsü. Ama Beku diye kötü bir karakter var, onun fitneleriyle ayrılıyorlar ve ancak ölümde bir araya gelebiliyorlar. Mezar taşları bile yan yana gelerek o sonsuz aşkın sembolü oluyor. Hatta bir kaynakta okumuştum, mezarlarının böyle ziyaret edilen bir türbe gibi olduğu, ayrılık acısını dindirmek için gidildiği anlatılıyor. Yani halk arasında ne kadar canlı kaldığını gösteriyor bu. Evet, evet. Yine benzer temaları işleyen Siyabent U Hece var kaynaklarda geçen. O da trajik bir aşk, kavuşamama ve özgürlük arayışı üzerine kurulu. Kaynaklarda Simurg kuşu da geçiyor. Yani Zümrüdü Anka. Bu da İran mitolojisiyle ortak bir figür sanırım değil mi? O kendini yakıp küllerinden doğma meselesi. Evet, Simurg hem İran hem Kürt anlatılarında karşımıza çıkan çok güçlü bir sembol. Küllerinden yeniden doğması bir yana diğer kuşların ona ulaşmak için çıktığı o yolculuk var ya. Evet. O genelde bir kendini bilme, nefsini terbiye etme metaforu olarak yorumlanıyor. Yine İran mitolojisinin dev pehlivanı Rüstem-e Zal da her ne kadar Firdevsi'nin Şahnamesi'nde ana karakter olsa da Kürt sözlü geleneğinde de önemli bir figür olarak yer buluyor. Peki bu farklı efsanelerde tekrar eden ortak semboller ve temalar var mı? Dikkat çekici olanlar. Olmaz mı? Kesinlikle var. Ateş mesela sık sık karşımıza çıkıyor. Arınma, direniş, haberleşme çok işlevli bir sembol. Dağ sadece coğrafi bir yer değil, özgürlük demek, sığınak demek, kutsal bir mekan demek. Aslan gücü temsil ediyor, bazen kadın kahramanlıkla bile ilişkilendiriliyor.
Anladım. Ana temalara bakarsak da imkansız aşkın verdiği acı, zalime karşı direniş, kadının bilgiliği ve gücü, bu önemli, doğanın kutsallığı ve tabii ki hiç bitmeyen bir özgürlük arayışı. Bunlar hep var. Peki bütün bu anlatıların kökeni ne? Yani kaynaklar bu konuda ne diyor? Sadece hayal ürünü mü bunlar? Kaynaklarda farklı teoriler var tabii. Bir görüş, mitlerin aslında zamanla değişmiş, biraz abartılmış, tarihi olaylar ya da dini anlatıların hakikatin tahrifi diye de yorumlanıyor bazen, efsaneleşmiş hali olduğu yönünde. Özellikle Mezopotamya'nın yani Sümer, Babil, Asur gibi medeniyetlerin olduğu toprakların bu mitolojiler için çok verimli bir kaynak olduğu, hatta Yunan mitolojisini bile etkilediği vurgulanıyor bazı metinlerde. Savaş. Bu ikilik, Kürt mitolojisindeki mazlum-zalim çatışmasında sıkça yankısını buluyor. Doğru. Dirdi'de Yezidilik, Tanrı'nın dünyayı yaratıp yönetimini Melek Tavus başta olmak üzere meleklere bıraktığı inancı var orada. Kendine özgü bir sistem, özellikle doğaya ve melek figürlerine yaklaşmada etkilerini görmek mümkün. Anlıyorum. Yani gördüğümüz gibi Kürt mitolojisi sadece böyle eski, tozlu hikayelerden ibaret değil kesinlikle. Değil. Bir halkın kolektif belleğini, sevinçlerini, acılarını, umutlarını, o direniş ruhunu taşıyan capcanlı bir kültürel damar adeta. Kava'dan Şahmaran'a, Memuzin'den Simurg'a her bir anlatı bu zengin mirası bugüne taşıyor aslında. Kesinlikle. Ve belki de size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla bitirelim. Ne dersiniz? Olur. Acaba bu mitolojik anlatılar, semboller, temalar, bunlar sadece geçmişe ait folklorik öğeler mi? Yoksa bugünün toplumsal dinamiklerini, kimlik algılarını, hatta kaynaklarda üstü kapalı da olsa değinilen o çatışmaları anlamak için hala bize bir şeyler fısıldıyor olabilirler mi? Bunu bir düşünmek lazım. Bugün seninle paylaştığın kaynaklar üzerinden Kürt kültürünün tam kalbine dokunacağız. Misafirperverlik yani mirovahi ve bunun sofra kültürüyle, kulturacuvarine ile olan o inanılmaz bağına bakacağız. Evet, gerçekten iç içe geçmiş iki kavram. Amacımız aslında şu, bu gelenek Kürt kimliği için neden bu kadar merkezde ve sofra hani bu kimliği nasıl yansıtıyor bunu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Şunu başta belirtmek lazım belki de. Kaynakların da altını çizdiği gibi Kürt kültüründe misafir herhangi biri değil. Evet, Tanrı'nın hediyesi diyorlar değil mi? Dile Huede'yi. Aynen öyle. Ve bu bakış açısı öyle dün ortaya çıkmış bir şey değil. Kökleri binlerce yıl öncesine Mezopotamya'ya dayanıyor. Yani bayağı derin bir mesele. Hem de nasıl? Kaynaklar gösteriyor ki bu misafirperverlik anlayışı Kürtlerin ataları kabul edilen Medler dönemine kadar gidiyor. O antik döneme kadar yani. Tabii. Hatta Strabon gibi antik tarihçiler bile not düşmüşler. Zagros halklarının cömertliğinden, yabancıyı nasıl ağırladıklarından bahsediyorlar. İlginç. Belki de o zorlu coğrafyada bir nevi hayatta kalma stratejisiydi, ne dersin? Çok olası. Yani yabancıyı dosta çevirmek bir nevi sosyal güvence belki de. Ama zamanla bu nesilden nesile aktarılan, kimliğin temel taşı olmuş bir değere dönüşmüş. Sadece bir nezaket değil yani. Ve bu değer sadece eski metinlerde kalmamış. Dengbejlerin hikayelerinde işte Memuzin gibi destanlarda falan hep karşımıza çıkıyor misafir ağırlama sahneleri. Aynen. Orada da vurgu hep üzerinde. Sadece karın doyurmak değil olay. Onur meselesi değil mi? Rumet. Tam üstüne bastın. Rumet. Misafire gösterdiğin özen, senin, ailenin toplumdaki itibarı demek aslında. Bu çok kritik. Bu rumet anlayışı sofranın kurulma şekline bile yansıyor diyorsun. Elbette. Genellikle yere bir örtü serilir, sofro ve herkes onun etrafına toplanır. Yemekler de büyük ortak tepsilerde gelir. Gavarina haupariz yani paylaşılarak yenen yemek. Evet, işte bu pratik doğrudan o biz duygusunu güçlendiriyor. Bireysellik biraz geri planda kalıyor, birlik ve eşitlik hissi ön plana çıkıyor sofrada. Fiziksel olarak bile bunu görüyorsun. Sofra adeta bir birlik alanı o zaman, yekiti dedikleri. Peki bu alanda öne çıkan semboller var mı? Mesela çay? Çay. Olmazsa olmaz. Ama sadece sıcak bir içecek değil tabii.
Sohbetin bahanesi gibi sanki. Aynen öyle. Sohbeti başlatır, derinleştirir, samimiyet kurdurur, ikramın, muhabbetin sembolü. Bir de tabii nane seivi var. Tandır ekmeği. O da çok temel bir unsur. Temel, evet, ve anlamı derin. Toprakla, emekle olan o kadim bağı temsil ediyor. Bazen şiu firik gibi daha özel ikramlar da olur tabii. Bunlar da zenginliği gösteriyor. Yani bütün bu unsurlar sofrayı sadece yemek yenen bir yer olmaktan çıkarıyor. Kesinlikle. Adeta sosyal değerlerin yaşatıldığı, paylaşıldığı bir sahneye dönüşüyor. O paylaşılan ekmek, uzatılan çay bardağı. Hepsi topluluk ruhunu besliyor. Bu ruha uygun davranışlar da vardır mutlaka. Ritüeller gibi. Olmaz mı? Kaynaklarda geçiyor. Mesela misafirin yanında yüksek sesle konuşulmaz pek. Ayak uzatılmaz ona doğru. Ev sahibi genellikle sofraya en son oturur. Bunlar hep saygının göstergesi. Tabii. Hepsinin temelinde de o güçlü söz yatıyor. Miro ve hati mağlate rumeteyye. Yani evine gelen misafir senin onurundur. Bu kadar net. İlk olarak su ikram edilmesi detayı da ilginçti. Anina ava şüleş. Tatlı suyun hatırlatılması, suyun kutsallığı. Evet, o da yine misafire verilen değeri, ona sunulanın en saf, en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu gösteriyor. Bunlar sadece adet değil yani, derin inançların yansıması. Misafirin kim olduğuna bakılmaz, o evdeyken en yüksek değeri görür, dokunulmazdır. Ve bu değer sadece davranışlarla değil, yemeklerle de gösteriliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yemekler sadece doymak için değil, onların da bir dili var. Bir nevi yemek alfabesi gibi diyebilir miyiz? Kaynaklar öyle diyor sanki. Güzel tabir, evet öyle. Dolmanın sunumundaki o incelik, zarafet, kutilk yani içli köftenin yapımındaki o yoğun emek. Kaleguez'in doğayla bağı, dağ otları falan. Aynen, ya da mastuhiyarın yani cacığın o ferahlatıcı, geleneksel ikram oluşu. Her birinin anlattığı bir hikaye var. Coğrafyayı, yaşam biçimini, tarihi anlatıyorlar aslında. Mutfak adeta yaşayan bir kültürel arşiv o zaman. İşte tam olarak bu. Her lezzet o toplumun değerlerini, yaratıcılığını, estetiğini taşıyor. Ve sofra bu hikayelerin paylaşıldığı, aktarıldığı bir sahne oluyor. Peki bu güzel paylaşımın sonunda ne oluyor? Teşekkür faslı nasıl işliyor? Orada da yine çok içten ifadeler var. En bilineni deste ve saugve, yani ellerinize sağlık. Ama aslında daha derin anlamı yemeği pişirenin elleri dert görmesin gibi. Bir de hıvede jivarazibe var. Allah senden sizden razı olsun. Bu da hem teşekkür hem dua gibi. Evet, bir kutsama içeriyor aynı zamanda. Karşılıklı bir iyi niyet beyanı. Peki günümüzde durum ne? Yani şehirleşme falan derken bu gelenekler ne kadar yaşıyor? Kaynaklar bir şey diyor mu? Diyor tabii. Modernleşmenin, kentleşmenin etkileri yok değil. Belki artık her zaman yer sofrası kurulmuyor büyük şehirlerde. Belki bazı ritüeller esnemiştir. Ama ruhu yaşıyor mu hala? Kaynaklara bakılırsa evet. O temel anlayış yani hürmet ve mirovahi, insana verilen değer hala çok güçlü. Belki form biraz değişti ama özü, ruhu kalıcı gibi duruyor. Özetle, bu incelediğimiz kaynaklar ışığında diyebiliriz ki, Kürt sofrası sadece yemek yenen bir yer değil, çok daha fazlası. Bir kimlik beyanı, birliğin, onurun, insan sevgisinin ifadesi. Kesinlikle. Sofra kurmak demek aslında yüreğini ortaya koymak demek bir bakıma. Çok güzel bir ifade oldu bu. Tam da bu noktada bitirirken size de bir soru sormak isterim aslında. Kürt kültüründeki bu yemek, kimlik ve onur arasındaki güçlü bağ konuştuktan sonra acaba kendi kültürünüzdeki ya da gördüğünüz başka kültürlerdeki misafirperverlik ve sofra anlayışına şimdi biraz daha farklı bir gözle bakar mısınız? Belki üzerine biraz düşünmeye değer. Merhaba, İsmail Beşikçi'nin analizleri ışığında Kürt milliyetçiliğini konuştuğumuz bu derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimizdeki kaynaklar konuyu ırkçılık mı, direniş mi ekseninde ele alıyor. Yani Kürtler açısından neden bir gereklilik olarak görüldüğü, farklı ideolojik yaklaşımlar bunları tartışıyor. Evet, oldukça kapsamlı metinler var elimizde. Amacımız da zaten bu temel fikirleri, tartışmaları süzüp size, dinleyicilerimize daha net bir resim sunabilmek.
Kaynaklar hemen başta ilginç bir gerilime işaret ediyor. Kürt milliyetçiliği, baskın devlet milliyetçilikleriyle, yani Türk, Arap, Fars milliyetçilikleriyle karşılaştırıldığında bir hak arayışı mı, yoksa başka bir şey mi ima ediliyor? İşte tam bu noktadan başlamak lazım belki de. Evet, gelin o zaman bu karmaşık konuya biraz daha yakından bakalım. İlk olarak kaynaklar milliyetçilikle ırkçılık arasına net bir çizgi çekiyor. Bu ayrım nasıl yapılıyor? Yani temel fark nedir orada? Bu çok önemli bir ayrım, evet. Kaynaklardaki temel iddia şu: Kürt milliyetçiliğinin, yani doğası gereği bir üstünlük iddiası taşımadığı söyleniyor. Dolayısıyla ırkçı olmadığı vurgulanıyor. Anladım. Aksine uzun yıllar süren baskı, inkar, asimilasyon politikalarına karşı bir tepki, bir varoluş mücadelesi olarak ortaya çıktığı savunuluyor. Yani biz üstünüz demekten ziyade... Daha çok biz de varız gibi mi? Aynen öyle. Biz de varız, kimliğimizle, dilimizle, kültürümüzle var olmak istiyoruz demenin bir yolu olarak çerçeveleniyor. Bu mesela Hannah Arendt'in bahsettiği haklara sahip olma hakkı krizi, evet, veya Frantz Fanon'un analiz ettiği o sömürgeciliğe karşı direniş dinamikleriyle paralellikler taşıyor aslında. Anladım. Peki bu çerçevede kaynaklara göre Kürtler açısından bu milliyetçilik neden bir gereklilik olarak görülüyor? Yani motivasyon ne? Kaynaklar birkaç temel nedene odaklanıyor. Şöyle ki, birincisi kimliğin ve varoluşun inkar edildiği bir ortamda kolektif bir kimlik bilinci ve güvencesi sağlıyor. Bu bir. Varoluşsal bir güvence yani. Evet, aynen. İkincisi siyasi temsil ve temel haklar, işte eğitim hakkı, kültürel ifade özgürlüğü gibi bunlar için bir mücadele aracı olarak işlev görüyor. Tamam. Üçüncüsü asimilasyon politikalarına karşı dili ve kültürü korumak için bir direniş mekanizması sunuyor. Ve son olarak da zorluklar karşısında topluluk içi dayanışmayı güçlendirdiği belirtiliyor. Yani özetle hem kimliği koruma hem de siyasi ve kültürel hakları elde etme çabası olarak mı değerlendiriliyor? Kesinlikle. Temel çerçeve bu şekilde çiziliyor. Şimdi biraz daha farklı bir alana geçelim. Kaynaklar Marx ve Lenin gibi düşünürlerin milliyetçilik konusundaki fikirlerinin bazı Türk solu çevrelerce nasıl yorumlandığına dair iddialar içeriyor. Buradaki temel eleştiri ne yönde? Evet, bu da önemli bir tartışma konusu metinlerde. İddia şu: bazı Türk solu akımlarının Marx ve Lenin'in enternasyonalizm ya da mesela kendi kaderini tayin hakkı gibi kavramlarını biraz Türk devletinin resmi söylemine uyacak şekilde yorumladığı öne sürülüyor. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle, örneğin Marx'ın ezilen uluslara, mesela İrlanda örneği verelim hep, desteğinin göz ardı edildiği ya da Lenin'in kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin çeşitli koşullara bağlanarak veya emperyalist bir oyun gibi gösterilerek Kürtlerin taleplerini aslında gayrimeşru kılmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Anladım. Yani bir çarpıtma olduğu iddiası var. Evet, kaynaklar bu yönde bir iddiayı dile getiriyor. Benzer bir şekilde İslami kardeşlik söyleminin de zaman zaman Kürt kimliğini ve hak taleplerini geri plana itmek için yani bir nevi araçsallaştırıldığı öne sürülüyor. Bu yorum farklılıkları tabii konuyu daha da karmaşıklaştırıyor. Bir de metinlerde Sırrı Süreyya Önder'in HDP'nin kuruluş amacına dair vefatından önceki bir sözüne yönelik eleştirel bir yaklaşım var. Önder, HDP'nin Kürt milliyetçiliğini engellemek için kurulduğunu söylemişti sanırım. Beşikçi neden buna karşı çıkıyor? Evet, İsmail Beşikçi bu ifadeyi oldukça sorunlu buluyor. Onun temel argümanı şu: eğer bir halkın kimliği, dili, kültürü sistematik olarak baskı altındaysa bunları geri kazanma ve koruma mücadelesi kaçınılmaz olarak milliyetçi bir karakter taşır diyor. Yani bu bir zorunluluktur diyor. Beşikçi, Kürt milliyetçiliğini savunmacı ve hak arayan bir nitelikte görürken, Türk, Arap, Fars milliyetçiliklerini ise kaynakta Amude, Halepçe, Zilan gibi trajik olaylar da hatırlatılıyor, saldırgan ve asimilasyoncu olarak tanımlıyor. Yani arada net bir ayrım yapıyor. Çok net bir ayrım yapıyor. Bu nedenle
her türlü milliyetçiliğe karşıyız gibi genelleyici bir ifadenin aslında ezen ile ezilenin milliyetçiliği arasındaki bu temel farkı gizlediğini ve Kürtlerin haklı mücadelesini gölgelediğini savunuyor. Anlıyorum, yani milliyetçiliğin bağlamına göre farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor Beşikçi. Peki metinlerde sadece dış etkenler değil, bazı iç tartışmalara da değiniliyor. Mesela Kürtçe konuşmayan Kürt siyasetçilere yönelik eleştiriler var. Ya da PKK'nın asimilasyondaki rolüne dair Beşikçi'nin o tartışmalı görüşleri. Bunlar hakkında ne diyor kaynaklar? Kesinlikle bu da işin başka bir boyutu. Kaynaklar dilin kimlik ve direnişin tam merkezinde olduğunu çok kuvvetli bir şekilde vurguluyor. Ana dilini öğrenme ve kullanma konusunda yeterli çabayı göstermeyen bazı Kürt temsilcilere yönelik ciddi bir eleştiri var metinlerde. Yani bunun bir sorun olduğu belirtiliyor. Evet, bunun gelecekte kimlik kaybını hızlandırabileceği endişesi dile getiriliyor. PKK'nın asimilasyondaki rolüne ilişkin iddia ise evet Beşikçi'nin kendi görüşü olarak aktarılıyor ve bu oldukça tartışmalı bir nokta tabii ki. Burada şunu tekrar belirtmek önemli. Biz sadece kaynak metinlerde yer alan iddiaları ve bakış açılarını aktarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir taraf tutmuyoruz. Elbette, amacımız bu zaten. Peki tüm bu tartışmalar ışığında sizin için öne çıkan sonuç ne? Yani bu kaynaklar bize Kürt milliyetçiliği hakkında nasıl bir resim çiziyor? Şöyle özetleyebilirim belki. Bu kaynaklar bize Kürt milliyetçiliğini ırkçı bir ideoloji olarak değil, daha çok tarihsel koşulların dayattığı baskıya ve kimlik inkarına karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olarak sunuyor. Yani bir direniş biçimi olarak. Evet, bir hak arayışı, kültürel hayatta kalma mücadelesi ve hatta sömürgecilik karşıtı direniş teorileriyle ilişkilendiriliyor. Ama aynı zamanda hem dışarıdan geldiği iddia edilen ideolojik manipülasyonlara hem de hareketin kendi içindeki bazı çelişkilere ve tartışmalara da dikkat çekiyor. Evet, Beşikçi'nin o temel tezi, yani ezen ulusun milliyetçiliğiyle ezilen ulusun milliyetçiliğinin aynı kefeye konulamayacağı, sanırım ana fikir bu. Kesinlikle. Özellikle dil ve kültürün korunmasının bu mücadelenin kalbinde yer aldığı çok net bir şekilde vurgulanıyor. Ve sizin için son bir düşünce olarak şunu sorayım. Kaynaklar, sömürgeciyi demokratikleştirme gibi çabaların somut hakları ve kimliği geri kazanma hedefinden uzaklaştırıcı, hatta nafile olabileceğini iddia ediyor. Bu karmaşık tabloyu düşündüğümüzde kültürel koruma ve kimlik mücadelesine odaklanmak ile daha geniş siyasi demokratikleşme hedefleri arasındaki denge, sizce bu tür hareketlerin geleceğini nasıl şekillendirir? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir nokta. Merhaba, bugün bize gönderdiğiniz kaynaklara şöyle bir bakıyoruz ve Kürt kültürünün o zengin dünyasına bir yolculuk yapıyoruz. Merhabalar. Bu hani sadece tarihsel olaylar ya da işte coğrafi bilgiler falan değil, daha çok sizin materyallerinizde de geçen o bellekte yürüyenlerin yolculuğu lafı var ya, oradan yola çıkıyoruz biraz. Evet, evet. Yani bir halkın hikayeleri, dilin gücü, sanatın anlamları, nesilden nesile aktarılan o deneyimler, bunlara odaklanacağız. Aynen öyle. Yani Mezopotamya'nın o kadim topraklarında kök salmış, tarih boyunca pek çok farklı kültürle iç içe geçmiş ama kendi özgün kimliğini de bir şekilde korumuş bir kültürü anlamaya çalışacağız hep birlikte. Gönderdiğiniz belgeler hakikaten hem o tarihsel derinliği hem de işte dil, edebiyat, müzik gibi alanlardaki çeşitliliği, bugünkü canlılığını da çok güzel gösteriyor. Evet, ilk olarak dikkatimi çekti, bu sözlü gelenek ve hafıza meselesi. Özellikle denkbejlik geleneği değil mi? Yani yazılı olmayan ama söylenen, yaşanan bir tarih gibi adeta.
Kaynaklarda Mardin'de oğlunu kaybeden yaşlı bir denkbejin yasını ağıtla dile getirmesi gibi çok dokunaklı bir örnek de vardı. Evet, hatırlıyorum o örneği. Çok etkileyiciydi. Bir de şu söz hakikaten çok çarpıcı geldi bana. Biz Kürtler tarih yazmadık çünkü tarih bizi yazmadı. Ama biz hikaye olduk, ağıt olduk, çığlık olduk. Bu ne demek oluyor tam olarak? Yani tarihin başka türlü de yaşatıldığı anlamına mı geliyor? Tam olarak öyle aslında. Yani bu ifade denkbejlik geleneğinin özünü o kadar güzel yansıtıyor ki. Denkbejler, hani kaynaklarda da geçiyor ya, sadece müzisyen değiller. Onlar bir nevi sözlü tarih anlatıcıları. Kolektif hafızayı taşıyorlar aslında. Anladım. Özellikle yazılı kültürün kısıtlandığı ya da baskı gördüğü dönemlerde tarihsel olayları, işte Memuzin gibi o büyük destanları, toplumsal acılarını, sevinçlerini, değerlerini hepsini nesilden nesile aktarmada çok kritik rol oynamışlar. Yani bir nevi canlı arşiv gibi. Aynen, canlı arşiv. Bu gelenek sizin kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi tarihin sadece kazananlar tarafından yazılmadığını gösteriyor. Yani ezilenlerin anlatılarıyla, sanatıyla, hafızasıyla da şekillendiğini, resmi kayıtlar olmasa bile kültürel bellek, sözle, ağıtla, hikayeyle nasıl direniyor, bunun kanıtı adeta. Bu sözlü hafıza gibi dilin kendisi de kimliğin temel taşı sanırım, değil mi? Kesinlikle. Sizin belgelerdeki bir anekdot durumu çok net anlatıyor bence. Annesinden kurmanca ninniler dinleyerek büyüyen bir çocuk var. Okulda kendi dilini konuşunca sınıftan atılıyor. Evet, o da çok çarpıcıydı. Annesinin ona söylediği şu sözler çok manidar. Zimane tu rojateye, u eyni ruhateye. Dilini konuş, herkes anladığında. Yani dil, iletişimden çok daha öte bir şey galiba. Kesinlikle öyle. Dil, ruhun bir parçası. Kaynaklarda zaten Kürt dillerinin işte en yaygın Kurmancı var. Irak ve İran'da konuşulan Sorani var. Türkiye'de daha farklı bir kol olan Zazaki var. Bu çeşitliliğini ve Hint-Avrupa dili ailesinin İrani kolundaki yerini vurguluyor. Ve tüm o zorluklara, kısıtlamalara rağmen dilin canlılığını koruması, hatta işte TikTok'tan Spotify'a kadar kendine sürekli yeni ifade alanları bulması, bu kültürel direncin ve adaptasyon yeteneğinin gerçekten önemli bir göstergesi. Kimlikle dil arasındaki bu kopmaz bağ, onun neden bu kadar merkezde olduğunu açıklıyor zaten. Kültürel semboller de var tabii. Mesela materyallerinizde ilginç bir örnek vardı. Berlin'deki bir müzede sergilenen bir kilim. Anonim Orta Doğu halısı diye etiketlenmiş. Evet, evet. Ama sonra anlaşılıyor ki bu kilim aslında Kamışlo'daki Daye Süleyman adında bir kadının elinden çıkmış. Bu anonim etiketlemesi ne anlatıyor bize kültürel mirasın tanınması konusunda? Bu çok önemli bir nokta aslında. O kilimdeki her motifin bir anlamı olduğu belirtiliyor notlarınızda. Kırmızı mücadeleyi, sarı güneşe duyulan özlemi simgeliyor mesela. Evet. Bu örnek ve benzerleri özellikle diaspora koşullarında sanatın ve geleneklerin, işte kilim dokumacılığı olsun, halay gibi danslar olsun, kimliğin korunmasında, ifade edilmesinde ne kadar güçlü sembollere dönüştüğünü gösteriyor. Bir de tabii şu var, mirasın sadece ait olduğu topluluk tarafından değil, dış dünya tarafından da doğru şekilde tanınması, isimlendirilmesi meselesi. Kültür dediğimiz şey hani müzedeki donuk bir nesne değil, yaşayan, nefes alan bir olgu. Almanya doğumlu Berfi'nin hikayesi de tam bunu destekliyor galiba. Ana dilini yani Kürtçeyi bilmiyor ama arabane çalarken, halay çekerken kalbim Zakso'ya dönüyor diyor. Bu çok etkileyici. Dil olmasa bile kültür bedende, ruhta yaşayabiliyor demek ki. Aynen öyle. Tam da bu. Kültür sadece dile ya da coğrafyaya sıkıştırılamaz. Paris'teki bir tiyatro sahnesinden Londra'daki bir mutfağa, Berlin'deki bir müzik atölyesine kadar farklı farklı coğrafyalarda sürekli yeniden üretiliyor, dönüşüyor, yaşıyor. Bu örnekler kültürün statik olmadığını, aksine ne kadar dinamik ve uyum sağlayabilen bir yapısı olduğunu kanıtlıyor bence. Yani toparlarsak sizin bu kaynaklardan edindiğimiz izlenim şu: Kürt kültürü hani geçmişte kalmış, müzeye kaldırılacak bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Aksine yaşayan, sürekli akan bir nehir gibi. Söylenen bir stran,
Yani şarkı, pişen bir yemek, anlatılan bir masal, çekilen bir halay. Kökleri çok derinlerde ama dalları bugüne geleceğe uzanıyor. Evet, çok güzel özetlediniz. Bu derinlemesine bakışın sonunda belki size de şu düşünce tohumlarını bırakmak isteriz. Bir kültür, tarih boyunca karşılaştığı onca zorluğa, coğrafi dağınıklığa rağmen özünü nasıl koruyabiliyor ve aynı zamanda nasıl değişip adapte olabiliyor? Hangi unsurlar, dil mi, müzik mi, sözlü gelenek mi, yoksa başka bir şey mi? Kimliği nesiller ve sınırlar ötesine taşımada sizce en kilit rolü oynuyor? Bu sorular bize sunduğunuz bu zengin materyal üzerine düşünmeye devam etmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir belki de. Merhaba, bugün sizin için sağladığınız kaynaklara dayanarak Kürt geleneksel kıyafetlerin taşıdığı anlamları biraz daha yakından inceliyoruz. Evet, merhaba. Bu giysiler sadece kumaş parçaları değil aslında, aynı zamanda toplumsal hafızanın, kesinlikle, kimliğin ve hatta ruh halinin taşıyıcıları. Sessiz birer hikaye anlatıcısı gibiler adeta. Aynen öyle. Hadi bu konuyu biraz açalım. Amacımız bu renklerin, bu motiflerin dilini sizin için çözmek. Gerçekten de her bir renk, her bir motif ait olunan coğrafyayı, inancı, statüyü fısıldıyor bize. Nesilden nesile aktarılan sessiz bir dil gibi. Özellikle kadın giysilerindeki o canlı renk paleti hemen göze çarpıyor. Sizin materyallerinizde bu renklerin güçlü anlamlar taşıdığı vurgulanmış. Biraz açabilir miyiz bunu? Elbette. Kaynaklarınız birkaç ana rengin altını çiziyor. Örneğin kırmızı, aşkı, cesareti simgeliyor. Evet. Ama sadece o değil, aynı zamanda Nivroz gibi kutlamalardaki coşkuyu, hatta tarihsel direnişi de ifade edebiliyor. Bu yönüyle politik bir anlam katmanı da taşıyor tabii. Anladım. Diğer renkler de benzer bir derinlik taşıyor sanırım. Aynen öyle. Mesela yeşil, doğayla, yeniden canlanışla kurulan o güçlü bağı ifade ediyor. Bölgenin eski Zerdüştlü geçmişine ve kutsal görülen mekanlara bir gönderme taşıyabiliyor. Bahar kutlamalarında falan öne çıkıyor. Peki ya sarı? Sarı ise güneşi, bilgeliği temsil ediyor. Nivroz ateşinin o aydınlığını bir umut ve enerji kaynağı olarak görülüyor genelde. Peki ya daha, nasıl desem, ağırbaşlı tonlar, siyah ve mor gibi? Onların hikayesi nedir? Siyah, evet, genellikle yası ve saygınlığı ifade ediyor. Yaşça büyük kadınların tercihinde tarihsel acıların hafızasını taşıdığı söylenir. Ama aynı zamanda bir vakar, bir derinlik sembolü. Mor, peki. Mor ise daha çok mistik bir gücü, kadınsal enerjiyi, ruhsal derinliği temsil ediyor. Özellikle Şengal bölgesindeki Ezidi topluluğunda kadınların manevi yönünü vurguladığı belirtiliyor kaynaklarda. Renklerin bu zengin dili yanında işlemeler ve takılar da kendi hikayelerini anlatıyor olmalı. Sizin notlarınızda bu detaylar da vardı. Evet. Mesela iğne oyası, yani nul. Adeta kadınların duygu dünyasının, özlemlerinin, hatta hayat hikayelerinin ipliğe dökülmüş hali gibi. Çok etkileyici. Kesinlikle. Kullanılan boncuklar ve pullar da sadece süsleme değil aslında. Nazardan korunma inancını gösteriyor. Aynı zamanda bir yaratıcılık ifadesi. Anladım. Ya altın kemer ve takılar? Onlar daha çok statü göstergesi mi? Hem o, yani ailenin ekonomik durumunun bir göstergesi, ama onun ötesinde kadınlık onuru ve doğurganlıkla da ilişkilendiriliyor. Yani çok katmanlı anlamları var. Peki biraz da erkek kıyafetlerine bakalım mı? Oradaki kodlar neler? Erkeklerde şaluşepik, yani o geniş pantolon ve kuşaklı tunik ya da gömlek öne çıkıyor tabii. Pratik, rahat ama aynı zamanda onurlu bir duruş sergiliyor. Genellikle gri, kahverengi gibi tonlarda. Daha sade renkler yani. Evet, genelde öyle. Geçmişte kemer ve hançer kullanımı da erkeklik, cesaret, namus gibi kavramların sembolüymüş ama asıl ilginç nokta belki de başlıklar. Başlıklar? Yani kefiye, puşi ya da destman olarak bildiğimiz. Aynen. Bunlar hem coğrafi hem de politik kimliği çok net yansıtabiliyor. Nasıl mesela? Şöyle ki, sizin kaynaklarınızda da geçiyor. Örneğin siyah-beyaz kefiye. Bunun özellikle Filistin dayanışmasıyla ve yakın dönemde Rojava'daki direnişle birlikte çok güçlü bir sembol haline geldiği belirtiliyor. Evet, bu çok bilinen bir sembol artık. Kırmızı-beyaz kefiye ise daha çok Bakur'da, işte Botan, Cizir, Merdin gibi bölgelerde yaygın.
farklı bir aidiyet, bazen de asalet, liderlik gibi mesajlar taşıyabiliyor. Anladım. Bölgesel farklılıklar sadece başlıklarda değil o zaman genel giyim tarzında da kendini gösteriyor değil mi? Kaynaklarınız bu çeşitliliğe de işaret ediyor. Çok doğru. Kültürel kodlar coğrafyaya göre ciddi anlamda çeşitleniyor. Örneğin Heva-Roman bölgesi. Orada daha koyu renklerin, farklı sarık bağlama stillerinin geleneklere sıkı bağlılığı gösterdiği söyleniyor. Başka örnekler var mı? Var tabii. Mesela Şengal'deki Ezidiler. Kadınların taktığı beyaz başlıklar saflığı, erkeklerin mavi kuşakları ise koruyucu enerjiyi simgeliyor. Yine Bakur'da Zazaki coğrafyasında, yani Dersim, Bingöl gibi yerlerde siyah ve kırmızının bir arada kullanılması. Evet. Bunun hem yası hem de direnişi iç içe anlattığı gibi yorumlar mevcut kaynaklarda. Yani her bölgenin kendine özgü bir dili var giyimde. Peki, tüm bu detayları şöyle bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Kürt kıyafetleri sadece estetik bir tercih değil, Kesinlikle değil. kimliği, tarihi, inancı, duyguları dokuyan, zengin, yaşayan bir görsel dil aslında. Bu sembolizmi anlamak, kültürel ifadenin bu katmanlı yapısına daha derin bir bakış sağlıyor bize. Ve bu durum akla şu soruyu getiriyor aslında. Bu tartıştığımız geleneksel anlamların ötesinde bugün bu kıyafetleri giymek başlı başına nasıl bir ifade biçimi? Kültürel bir bağ mı, politik bir duruş mu, yoksa sadece kişisel bir tercih mi? Düşündürücü. Daha da önemlisi belki de dinleyicilerimiz için bir soru, sizin kendi gündelik kıyafet seçimlerinizde farkında olarak veya olmayarak taşıdığınız kişisel semboller neler olabilir? Bunu bir düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu zengin konuyu sizinle birlikte incelemek gerçekten keyifliydi. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Merhaba, bugün sizinle bayağı köklü, zengin bir konuya, Kürt edebiyatına yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar, Wikipedia var, Kurdipedia özeti, bir de akademik makalelerden bazı alıntılar. Yani bu edebiyatın hem tarihini hem de çeşitliliğini iyi gösteriyor. Amacımız da bu geniş alandan en çarpıcı noktaları, belki şaşırtıcı bilgileri sizin için derlemek. Sözlü gelenekten modern romana ilginç bir yolculuk olacak gibi. Evet, kaynaklar şunu gösteriyor. Genelde hep sözlü geleneğiyle biliriz ya Kürt edebiyatını ama aslında yazılı geçmişi de çok köklü, çok katmanlı. Biz de bugün biraz daha bu yazılı mirasa, hani o sıkça göz ardı edilen zenginliğe odaklanalım diyoruz. O zaman en baştan, yani Dengbejlerden başlayalım değil mi? Sözlü anlatıcılar, kaynaklar Meme Alan, Siyabant Ufuce gibi destanları, aşk hikayelerini, ağıtları nasıl nesilden nesile aktardıklarını anlatıyor. Sanki yaşayan kütüphaneler gibi. Kesinlikle öyle. Wikipedia'ya göre İslam öncesi dönemden tek yazılı bir şey kalmamış diyor ama. Doğru, yazılı bulgu az o dönemden. Ama denkbejlik dediğimiz şey sadece edebi bir form değil aslında. Yani toplumsal hafızanın, tarihin, kültürün canlı taşıyıcısı olmuşlar. Yazının çok yaygın olmadığı zamanlarda kimliği, geçmişi koruyan bir tür sözlü arşiv gibi düşünün. Peki yazılı edebiyata geçiş, kaynaklarda 11. yüzyılda Ali Hariri gibi isimler var ama asıl hareketlilik 16. yüzyılda galiba. Melaye Ciziri, onun tasavvufi şiirleri. Evet, tasavvufi, yani o mistik, ilahi, aşk temalı şiirler. Sonra Fekiye Teyran, alegorileriyle, yani sembolik öykülerle ders veren tarzı. Ve tabii ki Ahmede Hani, onun Memuzin eseri bir başyapıt. Ama sadece o değil, ilk kez Kürt kimliğini edebi bir metinde bu kadar güçlü vurgulamasıyla da bir dönüm noktası değil mi? Kesinlikle bir mihenk taşı. Ve işin ilginç yanı, bu yazılı gelenek öyle boşlukta doğmuyor. Nevzat Eminoğlu'nun makalesi buna dikkat çekiyor. Cizre, Hakkari, Bitlis gibi Kürt beyliklerinin olduğu merkezler adeta birer edebiyat okuluna, birer ocağa dönüşmüş. Medreseler yani. Aynen, oradaki medreseler sadece dini eğitim vermiyor. Kürtçe yazının geliştiği yerler oluyor. Şehirleşme var, siyasi bir istikrar var. Bir de Kürt mirlerinin, yani beylerin sanatçıları koruyup kollaması var. Bunlar hep desteklemiş. Hatta kaynaklarda Melaye Ciziri'nin Fars şiirinin devi Hafız'a kafa tutarçasına
ben de senin kadar iyiyim dediği belirtiliyor. Bu müthiş bir özgüven göstergesi o dönem için. Çok ilginç gerçekten. Peki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına gelirsek, orada bir modernleşme rüzgarı esiyor sanırım. Celadet Ali Bedirhan, Havar Alfabesi ve Havar Dergisi. Bunlar çok kritik görünüyor. Çok kritik, evet. Hedef belli. Kürtçeyi modern bir yazı dili, bir bilim dili yapmak, standartlaşma yolunda dev bir adım bu. O dönemde şiirin yanında yeni türler de deneniyor mu? Hikaye gibi mesela. Evet. Özellikle 1920'lerden sonra hikaye denemeleri başlıyor. Şiirde biçim belki klasik ama içerik daha güncel. Politik, sosyal konulara kayıyor. Hatta bir yandan da milliyetçi düşüncenin etkisiyle halk edebiyatına, o geleneksel Kürt veznine bir dönüş eğilimi de var. Ama zorluklar da var tabii. Farklı coğrafyalar, farklı alfabeler, ortak bir dilin gelişmesini biraz yavaşlatmış olabilir mi? Tabii, yani Türkiye, Irak, İran, Suriye, farklı yerler, Arap harfleri, Latin harfleri, bunlar ortak bir edebi dilin hızla yayılmasını ister istemez biraz zorlaştırmış. Sonraki döneme 1950-1980 arasına bakalım biraz. Kaynaklar o yılları hem baskıların hem de direnişin arttığı zamanlar olarak anlatıyor. Cegerjuin gibi isimler. Evet, Cegerjuin gibi halk şairleri çok öne çıkıyor. Yoksulluk, adaletsizlik, özgürlük özlemi. Şiirleri halk arasında müthiş bir etki yaratmış. Bu dönemde Avrupa'ya göçler de başlıyor sanırım. Sürgün edebiyatı dediğimiz şey de o zaman mı filizleniyor? Aynen öyle. Avrupa'ya göçler yoğunlaşıyor ve yazarlar fiziksel olarak uzakta olsalar da eserlerinde hep ana vatanlarındaki sorunları, politik mücadeleyi işlemeye devam ediyorlar. Sürgün edebiyatı böyle doğuyor. Ve geldik 80 sonrasına. Burada artık modern Kürt romanı sahneye çıkıyor. Mehmet Uzun ismi. Kurucu bir figür adeta. Kesinlikle. Tu Siyah Evine gibi romanları var. Kolektif bellek, kimlik mücadelesi, aşk, sürgün, çok derin temaları işliyor ve Kürtçe'ye gerçekten yeni bir edebi soluk getiriyor. Avrupa'daki diaspora bu süreçte etkili olmuş mudur? Olmaz mı? Çok önemli bir itici güç olmuş Avrupa'daki Kürt diasporası. 2000'lerden sonra ise manzara daha da zenginleşiyor. Dijital yayıncılık devreye giriyor, çeviriler artıyor. Mesela Firat Çeviri'nin Kafka çevirileri çok önemli. Evet hatırlıyorum. Zeynep Medi gibi kadın yazarlar, Şerko Bekes gibi modern şairler daha görünür hale geliyor. Alan iyice genişliyor yani. Bütün bu tarihi süreci konuşunca kaynaklarda dikkat çeken bir tartışma var. Hani genel algı hep Kürt edebiyatı eşittir sözlü gelenek şeklinde ya. Maalesef evet. Ama işte Eminoğlu olsun, Selim Temo olsun, bazı araştırmacılar buna itiraz ediyor. Yüzlerce klasik eserden, köklü bir medrese geleneğinden, şehirli bir yazın kültüründen bahsediyorlar. Bu algı neden farklı? İşte kilit nokta burası. Vurgulanan şey şu. O bahsettiğimiz Kürt beyliklerinin merkezlerindeki medreseler sayesinde Kürtçe sadece bir konuşma dili olmaktan çıkıp aynı zamanda bir eğitim, hukuk, hatta siyaset dili haline gelmiş. Anlıyorum. Bu durumda standart bir yazı dilinin ve oldukça gelişmiş, sofistike bir saray veya şehir edebiyatının oluşmasını sağlamış. Klasik yazarların kendilerini Fars veya Türk edebiyatçılarından aşağı görmemesi, hatta Ciziri örneğindeki gibi onlara meydan okuması. Bütün bunlar o yazılı geleneğin gücünü ve özgüvenini gösteriyor aslında. Bu genelde pek bilinmeyen ama çok önemli bir boyut. O zaman anlıyoruz ki Kürt edebiyatı aslında Denkbejlerin o güçlü sesinden başlayıp Ehmede Hani'nin derinliğine, sonra Bedirhan'ın modernleşme çabalarına, Mehmet Uzun'un romanlarına ve günümüzün dijital dünyasına kadar uzaran kesintisiz, çok katmanlı bir nehir gibi akmış. Aynen öyle. Kaynaklarımız da bize bunu gösteriyor. Bu edebiyat sadece bir dilin kendini ifade etme biçimi değil, aynı zamanda bir halkın varoluş mücadelesinin, belleğinin, kültürel kimliğinin ve direncini de taşıyor. Belki de üzerinde durulması gereken son bir nokta şu. Madem bu kadar köklü ve zengin bir yazılı gelenek var, neden hala genel algıda sözlü gelenek bu kadar baskın? Bu soru belki de bir kültürün kendini ifade etme biçimlerinin nasıl algılandığı, nelere daha çok değer atfedildiği üzerine düşünmeniz için ilginç bir kapı aralayabilir.
Merhaba. Bugün sizinle Kürt toplumunun en canlı geleneklerinden birine odaklanıyoruz. Düğünler, yani davetler. Ve tabii bu düğünlerin içindeki o kadim ritüeller, ritüelen kevnir. Bu sadece bir evlilik kutlaması değil aslında. Çok daha fazlası. Birlik, kültür, tarih, hepsi iç içe. Amacımız biraz da bu gelenekler sizin için ne ifade ediyor? Neden bu kadar kalıcı? Onu anlamak. Evet, çok doğru bir noktadan girdiniz. Düğün, yani dukan dediğimiz şey, en temelde iki insanın hayatını birleştirmesinin toplumsal ilanı. Ritüel ise bu ilana anlam katan, derinlik veren, tekrar eden sembolik eylemler aslında. Kürt düğünlerini bence özel kılan şeylerden biri de hani bireysel olmaktan çok tüm topluluğu kapsaması. Yani köyü, mahalleyi, bazen tüm aşireti bir araya getiren bir seremoniye civaki olması. İşte bu kolektif ruhu biraz deşeceğiz bugün. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bir Kürt düğününü hani ana hatlarıyla oluşturan temel ritüeller nelerdir? Şöyle bir bakalım. Şeri var, yani söz kesme. Sonra Şevaheni, kına gecesi. Ve tabii ki o coşkulu Govend. Adım adım gidelim mi? İlk durak Şeri o zaman. Benim notlarımda ailelerin buluşup anlaştığı bir aşama olarak geçiyor. Sadece düğün tarihi değil, sermezdelen başlık parası gibi konular da konuşuluyormuş. Hatta detayı ilginç geldi bana. Kadınların ve erkeklerin bazen ayrı odalarda karar alması. Bu ne anlatıyor bize? Kesinlikle ilginç, evet. Bu bile aslında o toplumun hani sosyal yapısına, organizasyonuna dair bir ipucu veriyor. Şer'i dediğimiz şey sadece bir anlaşma değil yani. İki ailenin, dolayısıyla daha geniş bir topluluğun bağ kurma biçiminin belki de ilk adımı. Bundan sonra gelen Şevaheni, yani kına gecesi. İşte o özellikle kadınlar için duygusal yoğunluğu çok yüksek bir ritüel. Gelini gönderiyorum, tüm çocukluğu burada kaldı demek. Bu hem bir veda hem de bir kutsama gibi mi o zaman? Çok dokunaklı. Tam olarak öyle. Yani bir yandan ayrılığın hüznü var, evet, ama diğer yandan da yeni hayata, gözyaşlarıyla bir uğurlama, bir iyi dilek. Yani bu ağıtlar sadece hüzün taşımıyor, belki de geline yeni hayatında güç verme amacı da taşıyor. Çok katmanlı bir duygu dünyası var orada. Anladım. Ve sonra tabii ki Govend, halay yani. Bu sadece bir dans değil herhalde, değil mi? Sanki tam bir birlik manifestosu gibi duruyor. Kesinlikle. Kaynaklarda hani Sere Govende denilen, dansı en iyi bilen kişinin başı çektiği yazıyor. Def, yani erbane, zurna gibi geleneksel çalgılarla çalınıyor veya modern müzikle, inanılmaz bir enerji. Öyle. Üstelik her bölgenin kendine özgü Govendi stilleri olması da çok büyüleyici. Bota'nınki farklı, Hakkari'ninki, Ahmet'inki farklı. Bu sadece kültürel çeşitliliği göstermiyor bence. Belki de tarihsel bağları, coğrafi etkileşimleri bile yansıtıyor olabilir. Adımlar basit gibi görünse de o omuz omuza duruşun altında yatan birliktelik mesajı, o dayanışma hissi çok güçlü. İnsanları birbirine bağlıyor resmen. Evet, çok etkileyici gerçekten. Peki başka neler var öne çıkan? Mesela düğün sırasında bereket ve şans dileğiyle gelinin veya damadın başından para mendil atılan usul tik geleneği varmış. Sonra o geleneksel şarkılar, hılamlar, stranlar, lavikler atmosferi zenginleştiriyor tabii. Bir de tabii o kıyafetler, cilüberk. Özellikle kadınların giydiği işlemeli elbiseler, altın kemerler, hani zerrişk deniyor. Bu sadece estetik değil, kimlik de ifade ediyor sanırım. Kesinlikle bir kimlik beyanı aynı zamanda. Ve erkeklerin bazen giydiği şaloşepik de geleneğin günümüzdeki yansımalarından biri sayılabilir. Düğün sonrasına ait de önemli bir ritüel var aslında. Bazı yörelerde çavbun diyorlar. Gelinin yeni evindeki aile büyüğüyle ilk karşılaşması. Gelin saygıyla eğiliyor, büyük olan elini uzatıp "Bihayr hati cine hoşik" diyor. Yani hoş geldin güzel gelin. Onu aileye kabul ediyor, kutsuyor bir nevi. Bu da geçiş ritüellerinin önemli bir parçası. Anladım. Yani özetlersek gördüğümüz gibi Kürt düğünleri sadece eğlence değil, çok daha derin. Govend, şeri, kına bu ritüellerle örülü bir halkın kolektif belleğini taşıyan anlam yüklü olaylar.
Geçmiş ve gelecek o anlarda buluşuyor gibi. Aynen öyle. Daha geniş bakarsak bu ritüeller aslında bir topluluğun kimliğini, değerlerini ve o çok önemli dayanışma ruhunu bir sonraki nesle aktarma biçimi. Elimizdeki veriler de bize bunu gösteriyor. Bu sadece bir evlilik töreni değil, yaşayan, nefes alan bir kültürün kutlaması adeta. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra şu soruyu sormak istiyorum. Bu ritüelleri canlı tutmak, sürdürmek neden bu kadar önemli sizce? Belki de bu kendi hayatınızdaki veya çevrenizdeki ritüellerin anlamını yeniden düşünmek için bir fırsattır. Belki de bir kültürü yaşatmanın en samimi yolu onun ritüellerine sahip çıkmaktır, ne dersiniz? Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugünkü konumuz, oldukça katmanlı. Kürt diasporası ve tarih boyunca yaşanan o sürgünler meselesi, elimizdeki kaynaklar arasında Wikipedia'dan tut da Necat Zanyar, Osman Aydın gibi yazarların makaleleri var. Sonra Kürtler ve Sürgün diye bir çalışma, Rudav, Neteve gibi platformlardan da bilgiler derledik. Bayağı çeşitli yani. Peki amacımız ne? Yani bu kaynakları birlikte ele alıp Kürt diasporası nasıl oluşmuş, tarihsel sürgünlerin sebepleri neymiş, neler yaşanmış ve tabii günümüze nasıl yansıyor, bunu anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Hazırsan başlayalım mı? Bu diaspora sadece geçmişin bir sonucu değil, geleceği de şekillendirme potansiyeli taşıyan aktif bir güç olarak görülüyor. O ilginçmiş. Nasıl yani? Mesela Neteva'daki yazı diyor ki, diasporanın kimlik, kültür, bunları canlı tutma, lobi yapma gibi misyonları var. Özgür düşünce içinde bir alan sunuyor. Hatta bazı kaynaklar hatırlatıyor, Yahudi diasporası örneğini. Evet. Devletleşme sürecindeki rolü. Aynen. Ulusal bir hedef için ne kadar kritik olabileceğini gösteriyor bu durum. Yani diaspora sadece bir sonuç değil, bir aktör aynı zamanda. Peki bu diaspora nasıl, neden ortaya çıktı? Kaynaklara bakınca sürgünler sanki anahtar bir rol oynamış gibi duruyor. Kesinlikle. Sürgünler çok belirleyici olmuş. Kürtler ve sürgün kaynağı mesela Osmanlı'da 1847 Bedirhan Han Bey sürgününü ilk örneklerden sayıyor. Ama asıl büyük dalgalar Cumhuriyet'le geliyor sanırım. 1925 Şeyh Said isyanı sonrası. Evet. Binlerce ailenin batıya sürülmesi, sonra 1938 Dersim olayları ve daha yakın tarih 90'lar, o dönemde de köylerin boşaltılmasıyla milyonlarca insan ya metropollere ya da Avrupa'ya gitmek zorunda kalmış. Bu çok önemli bir nokta ve Osman Aydın'ın çalışması tam da bu dönemin, özellikle Osmanlı'nın son döneminin planlı doğasına ışık tutuyor. İttihat ve Terakki yönetimi zamanına 1916 yılına odaklanıyor ki bu tarih Ermeni ve Rum tehciriyle de aynı döneme denk geliyor. Evet, o paralellik dikkat çekici. İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın kendi el yazısı tuttuğu belgelere dayanarak anlatıyor Aydın, 700 binden fazla Kürdün Adana, Sivas gibi merkezi vilayetlere ve daha birçok yere sürüldüğünü ve maalesef bu insanların yarısından fazlasının yolda hayatını kaybettiğini aktarıyor. Bunun planlı bir nüfus politikası olduğunu belirtiyor. 700 bin. Yarısından fazlası yolda ölüyor. Korkunç rakamlar bunlar. Ve dediğin gibi bu tür zorunlu göçler sadece Osmanlı ve Türkiye ile sınırlı değil. Sovyetler Birliği'nde de benzer şeyler yaşanmış değil mi? Evet. Maalesef bu yaygın bir örüntü olmuş farklı coğrafyalarda. Wikipedia ve Rudav kaynakları mesela 1937 ve 1944 yıllarında özellikle Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan, hatta Batum dahil, buralardaki sınır bölgelerindeki Kürtlerin ta Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Orta Asya'ya sürüldüğünü belirtiyor. Peki gerekçeler neymiş Sovyetlerde? Gerekçeler çeşitli gösterilmiş, Sovyet karşıtlığı, kolektivizasyon politikalarına direniş, yani o Kolos-Soho sistemi var ya. Ortak çiftlikler, evet. Ona direniş, aşiret yapısının etkisi, bir de 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye sınırındaki güvenlik endişeleri, casusluk şüphesi falan gibi. Anlıyorum. Güvenlik hep bir bahane olmuş sanki. Peki bu sürgünlerin insani boyutu? Mesela Rudav'daki hikaye. Evet. Şirin İsmailov ve ailesinin hikayesi. Batum'dan Kırgızistan'a sürülmeleri. O gerçekten çok çarpıcı. İşin insani boyutunu, trajediyi gözler önüne seriyor.
Nasıl anlatıyor? Yani neler yaşamışlar? Bir gecede hiçbir şey anlamadan hayvan vagonlarına doldurulup bilinmezliğe gönderilmeleri. O uzun tren yolculuğunda özellikle çocukların ve yaşlıların hayatını kaybettiğini, ailelerin farklı farklı yerlere dağıtıldığını anlatıyor. Çok acı. Kesinlikle. Wikipedia kaynağı da genel olarak sürgün koşullarının çok kötü olduğunu ekliyor zaten. İşte sağlıksız barakalar, tifos, sıtma gibi salgın hastalıklar. Yani sürgün sadece yerinden edilme değil, aynı zamanda korkunç bir hayatta kalma mücadelesi aslında. Peki günümüze gelelim biraz. Avrupa'daki diasporaya baktığımızda Necat Zanyar'ın NTV'deki gözlemleri ilginç geldi bana. Farklı bölgelerden gelen Kürtler arasında kültürel pratiklerde belirgin farklar olduğunu söylüyor. Evet, bu önemli bir nokta, diasporanın tek tip olmadığını gösteriyor. Mesela diyor ki İran Kürtleri Rojalat ve Suriye Kürtleri Rojava dil ve kültürü daha görünür yaşıyor. Ama Irak Kürtleri Başur daha kendi içlerine kapalı. Türkiye kökenli Kürtler Bakur ise genellikle Türkiye'li kimliğiyle ve Türkçe konuşarak sosyal hayatta yer alıyor. Hatta iş yerlerine Türkçe isimler veriyorlar diyor. Evet, Zanyar bunu Türkiye'nin asimilasyon politikalarına bağlıyor. Ama bir yandan da bir uyanışla bunun değişebileceğine dair bir umut da belirtiyor. Bu durum diasporanın ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Hani geldikleri ülkelerin siyasi atmosferi, kendi işlerindeki siyasi ve örgütsel farklılıklar, işte parti aidiyetleri, lehçe farklılıkları, mezhep, bütün bunlar diasporadaki yaşamı ve kimlik ifadesini doğrudan etkiliyor tabii. Zanyar diasporanın Kürtlere birlik, özgürlük ve dünyayı tanıma imkanı sunduğunu söylüyor ama işte bu bahsettiğimiz iç farklılıklar ve bir tür gettolaşma eğilimi o kolektif potansiyeli bazen sınırlıyor diye de ekliyor. Anladım. Bir de günümüzdeki zorluklar var tabii. Kürtler ve sürgün kaynağı buna da değiniyor. Özellikle Almanya gibi ülkelerde yaşanan sınır dışı edilme, yani deport tehditleri. Evet, o da güncel ve ciddi bir sorun. Sosyal medya paylaşımları falan gibi gerekçelerle iltica başvuruları reddedilebiliyor ve insanlar memleketlerine geri dönemiyor. Bu da bir nevi kimlik sürgünü gibi tanımlanıyor. Aynen öyle. Fiziksel sürgünün yanına bir de bu ekleniyor. Gördüğün gibi kaynaklarımız Kürt diasporası ve sürgün tarihinin ne kadar derin, acı dolu ve gerçekten çok katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. Farklı coğrafyalar, farklı iktidarlar ama sonuç hep zorunlu göçler ve bunların bireylerin, ailelerin, toplumun hafızasında bıraktığı o silinmesi zor izler. Evet, bu tarihsel süreçlerin ve güncel sorunların kimlik, kültür, siyaset, aidiyet algıları, bunlar üzerinde nedenli derin ve kalıcı etkiler bıraktığını görüyoruz. Kaynaklar bize hem yaşanan trajedileri, o büyük acıları, hem de diasporanın tüm bu zorluklara rağmen varlığını sürdürme gücünü, direncini ve barındırdığı potansiyeli anlatıyor aslında. Son olarak sana, dinleyenlere üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım o zaman. Kaynakların da işaret ettiği gibi, diaspora içinde geldikleri bölgeler, siyasi görüşler, kültürel pratikler açısından belirgin farklılıklar var. Sence bu farklılıklar diasporanın ortak bir kimlik ve gelecek vizyonu etrafında birleşme potansiyelini nasıl etkiliyordur? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemede bize gönderdiğiniz kaynakları masaya yatırıyoruz. Konumuz da oldukça ilgi çekici. Geleneksel Kürt aile yapısı ve zamanla nasıl bir değişim geçirdiği. Amacımız bu yapının temellerini, dinamiklerini ve tabii bireyler üzerindeki etkilerini birlikte anlamaya çalışmak. Evet. Bu kaynaklar bize Kürt kültüründe ailenin, hani sıkça kullanılan tabirle malın, sadece biyolojik bir birliktelik olmadığını çok net gösteriyor. Yani kimliğin, aidiyetin ve kültür aktarımının tam merkezi. Birlikte yaşayan insanlardan çok daha öte bir anlamı var. Bir geçmiş ve gelecek taşıyıcısı adeta. O zaman hemen başlayalım diyorum. Kaynaklar anladığım kadarıyla Bingöl ve çevresindeki yaşlılarla yapılmış görüşmeler var, bir de daha genel betimlemeler değil mi? Gelin şu geleneksel yapının en temel özellikleriyle başlayalım. Nasıldı bu yapı? Tabii. Kaynaklarda karşımıza çıkan tablo genel olarak şöyle.
ataerkil ve oldukça geniş bir aile yapısı. Hani malemezin diyorlar, büyük ev yani. Bu yapıda dede, nine, evli oğullar, gelinler, torunlar, hatta bekar çocuklar hepsi bir arada yaşayabiliyor. Ailenin en yaşlı erkeği, yani baba, merkezi figür. Evet. Zaten aileye doğrudan malebave, yani babanın evi denmesi bile gücün nerede olduğunu açıkça gösteriyor. Anladım. Peki bu büyük evin, bu malın temel öncelikleri neymiş? Kaynaklar sanırım 3 ana noktadan bahsediyor. Aynen öyle. Birincisi aileyi her koşulda korumak ve tabii saygınlığını, itibarını arttırmak. İkincisi üyeler arasında çok sıkı bir dayanışma sağlamak. Üçüncüsü de üyelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak. Yani barınma, yeme içme gibi. Bu durumda bireyin kimliği de tamamen aileyle iç içe geçmiş oluyor sanırım. Kesinlikle. Neredeyse tamamen ailesiyle tanımlanıyor. Kaynaklarda geçen şu söz durumu çok iyi özetliyor aslında. Her giyahlı seri koka have şindibe. Yani her ot kendi kökü üzerinde yaşarır. Birey ailenin bir parçası, bir uzantısı gibi. Çok net. Bu yüzden de ailenin itibarı her şeyden ama her şeyden önemli. Bir üyenin yaptığı bir hata bütün aileyi bağlıyor. Tıpkı şu atasözündeki gibi. Golükkük nave nahırkı haraptıke. Yani bir dana bütün bir sürünün adını lekeleyebilir. Müthiş bir kolektif sorumluluk anlayışı var, evet. Gerçekten ilginç bir dinamik bu. Peki gündelik hayat nasıl işliyordu bu yapıda? Özellikle iş bölümü ve sosyal kurallar kaynaklarda okuduğum kadarıyla oldukça katı görünüyor. Evet, çok net sınırlar var. Yaşa ve cinsiyete dayalı katı bir ayrım söz konusu. Kadınların alanı daha çok ev işleri, işte çocuk bakımı, süt sağma, yoğurt yapma gibi evin içindeki işler. Erkekler ise daha çok hayvancılık, tarla sürme, dışarıdan bir şeyler getirme gibi hani evin dışındaki ve daha çok fiziksel güç gerektiren işlerden sorumlu. Peki durumu nasıl? Mesela bir erkek kadın işi yaparsa? O düşünülemez bile. Kaynaklarda da geçtiği gibi çok ayıp karşılanıyor. Eğer bir kadın erkek işi yapmak zorunda kalırsa bu durum ailenin erkeklerinin yetersizliği olarak görülüyor ve kınanıyorlar. Bu ayıp kavramı gerçekten kilit bir noktada duruyor o zaman. Sadece iş bölümüyle de sınırlı değil anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Sosyal ilişkilerin neredeyse her alanını düzenliyor. Büyüklerin yanında sigara içmek, bacak bacak üstüne atmak, hatta eşinin adını ulu orta söylemek bile ayıp. Yeni gelinin yaşlı erkeklerin yanında konuşması ya da onlarla aynı sofrada yemek yemesi gibi daha birçok örnek var. Liste bayağı uzun yani. İnanılmaz. Hatta kaynaklarda aktarılan bir olay var ki bu ayıp kavramının ve otoriteye itaatin boyutunu çok ama çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bir baba harmanda öküzlerin küçük oğluna doğru hızla geldiğini görüyor. Ama kendi babası da orada olduğu için babasına saygısızlık olur diye çekiniyor, ayıp olur diye düşünüp müdahale edemiyor. Aman Allah'ım. Ve maalesef çocuk yaralanıyor. Bu olay sosyal kodların, o ayıp algısının bireysel güvenlik içgüdüsünün bile önüne nasıl geçebildiğini gösteriyor. Tüyler ürpertici bir örnek gerçekten. Peki bu kurallara uyanlara ne deniyor? İşte onlara aile terbiyesi almış, görmüş, geçirmiş denilerek toplum içinde saygı duyuluyor. O kurallara uymak bir erdem gibi görülüyor. Anlıyorum. Peki bu kadar köklü, bu kadar katı kuralları olan yapı günümüzde ne durumda? Kaynaklar özellikle göçle, kentleşmeyle, modernleşmeyle büyük bir değişim yaşandığını söylüyor sanırım. Geniş ailenin yerini çekirdek aile alıyor gibi. Evet, doğru. Şehir hayatı pek çok dinamiği değiştiriyor. Aileler ister istemez küçülüyor. O eski köydeki gibi yoğun iç içe komşuluk ilişkileri şehirlerde zayıflayabiliyor. Kadınların eğitime, iş hayatına katılımı artıyor. Bu da doğal olarak geleneksel rolleri ve erkeğin aile içindeki o sarsılmaz gibi görünen otoritesini dönüştürebiliyor, sorgulatabiliyor. Kaynaklardan birinde anlatılan Rojda'nın hikayesi mesela buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Mardin'den Diyarbakır'a okumaya gidiyor, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Ama bir yandan da ailesinin geleneksel beklentileriyle çatışma yaşıyor. Ama bu değişim geleneksel bağların tamamen koptuğu anlamına mı geliyor peki? Yoksa bir tür devamlılık da söz konusu mu? Kaynaklar sanki ikisine de işaret ediyor gibi. Çok doğru bir nokta. Tam bir kopuştan söz etmek zor aslında.
Bir dönüşüm ve adaptasyon süreci yaşanıyor demek daha doğru olur. Nasıl yani? Şöyle ki, mesela görüştüğünüz yaşlılar bir yandan eskiden utanma vardı, edep vardı diyerek o eski düzene bir özlem duyuyorlar. Ama diğer yandan mesela Rojava gibi yerlerde kadınların siyasette, toplumsal hayatta çok daha aktif roller üstlendiğini görüyoruz. Bu da yeni bir dinamik. Yani hem değişim var hem de bir şekilde kökler devam ediyor. Aynen öyle. Belki köy avlusundaki o toplu çay sohbetlerinin yerini şehirdeki kafeler alıyor ama düğün, taziye gibi önemli olaylarda bir araya gelme, dayanışma gösterme kültürü farklı biçimlerde de olsa sürüyor. Yani yapı değişiyor ama köklerinden tamamen kopmuyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz sanırım. İncelediğimiz kaynaklar bize gösteriyor ki geleneksel Kürt ailesi kimlik, roller ve sosyal kontrol açısından çok merkezi ve kuralları net bir yapıymış. Ataerkil düzen, kolektif sorumluluk ve her şeye sinen o ayıp kavramı temel direkler adeta. Evet. Ve modernleşme, kentleşme bu yapıyı kaçınılmaz olarak dönüştürmüş olsa da aile bağlarının ve kültürel kimliğin önemi farklı formlarda da olsa devam ediyor. Kaynakların da altını çizdiği gibi bu bir yok oluş değil, daha çok karmaşık bir yeniden şekillenme süreci. Çok net anlattınız. Peki tüm bu öğrendiklerimiz ışığında size son bir soru sormak istiyorum. Geleneksel yapının bu katı kuralları, o kolektif kimlik vurgusu, bunları bilmek, günümüz Kürt toplumundaki bireylerin, özellikle de farklı kuşakların, modern hayatın getirdiği bireysel özgürlükler, zorluklar ve fırsatlar karşısındaki duruşlarını anlamanıza nasıl bir pencere açıyor olabilir sizce? Onlara nasıl bakmamızı sağlıyor? Bugün bize sağladığın kaynaklardaki şu şehir isimlerine bir odaklanalım diyorum. Bayağı bir liste var değil mi? Belirli bir coğrafya, bir kimlikle ilişkili gibi duruyor. Evet. Kaynaklar geniş bir coğrafyadan bahsediyor aslında ve ilginç bir şekilde hani Bakur, Başur, Rojava, Rojilat gibi bölgesel başlıklar altında toplamışlar bu yerleri. Yani kuzey, güney, batı, doğu gibi mi? Aynen öyle. Ve metinlerin vurguladığı şey şu, bu şehirler sadece haritadaki yerler değil, aynı zamanda bir tarihsel anlatının, bir kültürel kimliğin taşıyıcısı olarak sunuluyorlar. Bence ilginç olan kısım da bu zaten. Anladım. Kaynaklara bakınca gerçekten de hem alfabetik hem bölgesel listeler görüyoruz. Mesela Bakur için ne diyor? Amet, Van, Merdin, Dersim. Evet, o bölge için bunlar öne çıkıyor. Başur için Hevler, Silemani, Kerkuk. Rojava tarafında Kamışlo, Kobane, Afrin. Rojalilat var bir de. Tabii, Rojilat içinde Merabat, Sine, Kirmaşan gibi isimler sıralanıyor. Hatta Ayiri'den Zaho'ya uzalan daha geniş bir listede ima ediliyor aslında. Ve bazılarına özel bir vurgu var sanki. Mesela Amed'in surları, Hevler'in kalesi. Kesinlikle. Amed'in o tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği vurgulanıyor. Hevler'in Başur'daki merkezi konumu, kalesi ya da Mehabad'ın mesela 1946'daki o tarihsel rolü, bunlar öne çıkarılmış. Peki bu listeler ve vurgular üzerinden kaynaklarda ne gibi ana fikirler beliriyor? Yani ne anlatmaya çalışıyorlar? Birkaç ana tema var gibi duruyor. Birincisi bu şehirlere atfedilen o derin tarihsel kökler, Amed'in binlerce yıllık geçmişi mesela ya da Van, o dönemin başkenti olduğu belirtiliyor. Hatta daha da eskiye gidip antik coğrafyacı Ptolemaios'un notlarına falan atıf yapılıyor. Bekiranlılar için Bagravandene, Belikanlılar için Belcenea gibi isimler geçmiş güya onun metinlerinde. Vay canına, bayağı geriye gidiyorlar yani. Peki bu tarihsel derinlik dışında? İkinci önemli tema da kültürel merkez olmaları. Mesela Silemani kaynaklarda Kürt edebiyatıyla, aydınlanma hareketleriyle ilişkisi kuruluyor. Amet için de mesela o Deng Beş kültürü öne çıkarılıyor. Hani o epik hikaye anlatıcıları, sözlü tarih geleneği. Evet biliyorum. Yani şehirler sadece fiziksel mekanlar değil, aynı zamanda kültürel üretimin, kimliğin de merkezleri olarak resmedilmiş. Tarih ve kültür tamam ama sanki bir de değişim, hatta bir kayıp anlatısı var gibi metinlerde. İsim değişiklikleri falan. Evet, o da üçüncü bir boyut diyelim. Kaynaklar bazı yer isimlerinin zamanla
Özellikle 1935 gibi tarihlerde değiştirildiğini iddia ediyor. Neden peki? Yani kaynaklar bunu nasıl yorumluyor? Bunu genelde tarihi bağları koparma, bir tür asimilasyon çabasının parçası olarak yorumluyorlar. Anladım. Dahası bu coğrafyanın ve nüfusun zamanla değiştiği, daraldığı görüşü de var. İşte Hameda'nın güneyinden Hürmüz'e, Elburuz dağlarından Dağdistan'a uzanan alanlar ya da Lübnan dağları gibi bazı bölgelerin zamanla bu kültürel coğrafyanın dışında kaldığı veya kaybedildiği öne sürülüyor. Yani coğrafya sabit değil, sürekli değişiyor mu demek istiyorlar? Aynen öyle. Tarihsel ve siyasi süreçlerle şekillendiği fikri vurgulanıyor. Coğrafyanın kendisi de bir Sonuç olarak yani ne demek istiyorlar bununla? sanırım kimlik ve hafızanın coğrafyayla ne kadar iç içe olduğunu göstermek için kullanıyorlar bunu. Yani bir yerin adının değişmesi sadece bir isim değişikliği değil. Evet, aynı zamanda hafızada bir kırılma gibi. Tam olarak öyle. Kimlikte bir eksilme, bir kopuş olarak sunuluyor. Bu da şehirlerin, bölgelerin aidiyet için ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor bu anlatıya göre. Anlıyorum. Bu da bizi nüfus ve kimlik meselesine getiriyor sanırım. Kaynaklar diyor ki, bu şehirlerle ilişkili nüfus sadece bu bölgelerde değil, başka büyük şehirlerde de yaşıyor ama kimliklerini korumakta zorlanıyorlar. Asimilasyon gibi durumlar var. Evet, bu iddialar da var. Şehirlerin sadece taş toprak olmadığı, insanlarıyla, onların hikayeleriyle, kimlikleriyle bir bütün olduğu fikri tekrar tekrar vurgulanıyor. Yani şehir ve kimlik adeta yapışık ikiz gibi bu anlatıda. Kesinlikle. Kaynakların ana mesajlarından biri bu. Şehir bir sığınak, bir aidiyet noktası, ortak geçmişin ve kültürel devamlılığın sembolü haline geliyor. O zaman özetlersek, elimizdeki kaynaklar bize belirli bir kültürel ve tarihi anlatı içinde tanımlanan geniş bir coğrafya sunuyor. Ahmet'ten Mehaba'da, Hevler'den Kamışlo'ya, Van'dan Kerkük'e bir sürü yer. Ve hepsi metinlere göre bir halkın kolektif hafızasını, kültürünü, hatta kimlik mücadelesini taşıyor. Çok güzel özetledin. Peki, tüm bunların bizim için, yani dinleyenler için bugünkü anlamı ne olabilir sence? Bence bu kaynakların en net gösterdiği şeylerden biri yer isimlerinin, haritaların, coğrafyanın asla tarafsız olmadığı. Hepsi belli anlatılarla, kimlik iddialarıyla, aidiyet duygularıyla yüklü. Evet, bu çok açık. İsimler, sınırlar, şehirlerin öne çıkarılan yönleri, hepsi belli bir bakış açısını yansıtıyor ve kimin nereye ait olduğuna dair fikirleri de şekillendiriyor ister istemez. Belki de üzerinde durulması gereken asıl soru şu olabilir dinleyiciler için. Senin için, yani bizzat senin için yaşadığın veya bildiğin şehirler, yerler hangi anlamları taşıyor, hangi anıları, hangi kimlikleri barındırıyor? Bunu düşünmek ilginç olabilir. Selam, bugün seninle birlikte kaynaklara daldık. Konumuz, Kürt halkının binlerce yıldır üzerinde yaşadığı, kaynaklarda Kürdistan diye geçen o dağlık, nehirli, ovalı coğrafya. Elimizde Wikipedia'dan özetler ve bir de özellikle coğrafyaya odaklanan Kürt coğrafyası, dağlar, ovalar ve nehirler diye bir yazı var. Amacımız bu jeokültürel bölge nedir, ne değildir, coğrafyası nasıldır, tarihsel bağlamı nedir, kaynaklar ne diyor onu anlamaya çalışmak. Hani Cegerhui'nin güzel bir sözü var ya, biz dağlarla geldik, biz büyük dağlarla var olduk der ki oradan başlamak iyi olur. Çok iyi bir nokta çünkü kaynaklar da hep onu vurguluyor aslında. Burası sadece taş toprak değil, yani bir dilin, bir kültürün, bir kimliğin kök saldığı, şekillendiği bir yer. Binlerce yıldır. İsmin kökeni bile bunu anlatıyor zaten. Kürt ülkesi. Sondaki stan eki var ya, ta Proto-Hint Avrupa'ya gidiyor. Yer yurt anlamında.
Çok eski bir bağ yani. Tarihe bakınca kaynaklarda ilk kim kullanmış diye 10. yüzyılda Edessalı Matias diye birinden bahsediliyor. Bugünkü Diyarbakır-Siverek arası için Kırtstanaç demiş. Ama böyle idari bir terim olarak ilk defa 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı Sencer kullanmış, merkezi Hema'dan olan bir eyalet için. Evet, evet. Ama şu da var, coğrafi tanım hiç sabit kalmamış. Yani kaynaklara, döneme göre hep değişmiş. Bazı kaynaklar, hani mesela Evliya Çelebi 17. yüzyılda 70 konak mesafe gibi devasa bir alandan bahsetmiş. Bu değişkenlik bile aslında bölgenin tarihinin ne kadar çalkantılı olduğunu gösteriyor bir yandan. Coğrafyanın kendisine. Dağlar, en belirgin özelliği bu herhalde. Kaynaklar özellikle Zagros dağlarını vurguluyor, İran'dan başlıyor, Irak'a doğru uzanıyor. Tarih boyunca hep bir sığınak, bir direniş alanı olmuş. Kesinlikle. Kuzeyde de Toroslar var, adeta bir sınır gibi. Bir de Kandil var tabii, Irak-İran sınırında. O da daha çok yakın dönemdeki siyasi gelişmelerle anılıyor kaynaklarda. Bu dağlardaki yaşam da ilginç. Meşe ormanları, ardıçlar, baharda açan o şifalı otlar, nariç diyorlar, gulik diyorlar. Hayvanlar da var tabii, yaban keçisi, ayı, kurt. Hatta kaynaklarda çok ilginç bir detay var. Kürt tilkisi diye geçiyor. Vulpes kurdistanica. Kızıl tilkinin bir alt türüymüş. Daha küçük, daha çevik olduğu söyleniyor. Halk hikayelerinde falan da kurnazlığıyla bilinirmiş. Yani coğrafyanın kendine has canlıları bile var. Dicle ve Fırat. Dicle, Amed'den yani Diyarbakır'dan Basra Körfezi'ne kadar gidiyor. Fırat ise kaynaklarda Serhat denilen bölgeden doğup Rojava'ya, Suriye'nin kuzeyine akıyor. Evet, onlar ana arterler ama başkaları da var. Sirvan, Botan, Zap suyu, Habur, Büyük Zap, Küçük Zap, liste uzayıp gidiyor. Hepsi de çok önemli. Tarım için, enerji için, içme suyu için, hayat kaynağı resmen. Aynen öyle. Ama sadece su değiller, değil mi? Kaynaklardan birinde İsmail Beşikçi'nin bir sözü var. Çok etkileyici. Dicle bir nehir değil, bir tarihtir diyor. Nehirler hem sınır çizmiş hem de üzerinde tarih yazılmış. Tabii bir de modern zamanların getirdiği bir şey var. Barajlar meselesi. Kaynaklar bu büyük barajların ekolojiyi nasıl etkilediğine, köyleri nasıl sular altında bıraktığına, yani sosyal boyutuna da değiniyor. Önemli bir konu bu da. Güneyde Helepçe Ovası, doğuda Sine ve Kirmaşan Ovaları, kuzeyde Cizire, Nisebin, Rojava tarafında Serekaniye, Kamışlo, bir de Silvan Ovası var. Çok verimli olduğu yazıyor kaynaklarda. Evet, buğday, pamuk, mercimek, tarım çok önemli buralarda. İşte burada coğrafyayla kültür nasıl iç içe geçiyor onu görüyoruz sanki. Kesinlikle. Vadi Juvayde'nin bir sözünü aktarmışlar kaynaklarda. Kürtler dağlarda özgürlük, ovalarda geçim ararlar. Çok güzel özetliyor durumu. Yani yerleşik tarımın yanında bir de o meşhur Koçeri geleneği var. Yaylacılık, mevsimlik göçebe hayvancılık. O meşhur Kürt peynirleri, yoğurtları falan hep bu yaşam tarzının ürünleri aslında. Kaynaklar öyle diyor. Ful ve Kürdistan valileri gibi ünvanlar var. Hatta Bedirhan Bey isyanından sonra Kürdistan madalyası bile bastırılmış. Evet, o dönemde idari bir birim olarak adı geçiyor ama 20. yüzyıl ve sonrası çok daha farklı, çok daha parçalı bir tablo sunuyor. Kaynaklar şeylerden bahsediyor, hani Kürdistan Krallığı, Ağrı Cumhuriyeti, Mahabat Cumhuriyeti gibi çok kısa ömürlü devlet denemeleri olmuş. Sovyetlerde Kürdistan Uyezdiği Okrugu diye özerk bölgeler kurulmuş. Günümüze gelince durum daha da karmaşık. Irak'ta anayasayla tanınan bir Kürdistan bölgesel yönetimi var. Ama biliyorsun 2017'deki referandumdan sonra Bağdat'la ilişkiler gerildi, özerkliğin sınırları falan hala tartışmalı. İran'da da Kürdistan adında bir eyalet var ama merkezi kontrol daha sıkı sanırım. Evet, öyle. Suriye'de ise iç savaşla birlikte fiili bir durum oluştu. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi dediğimiz yapı. Türkiye'ye gelince kaynaklara göre Kürdistan adı resmi kullanımdan kalkmış. Bölge daha çok coğrafi yönlerle Doğu, Güneydoğu gibi adlandırılıyor. Bir de özellikle 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin başında OHAL Bölge Valiliği gibi özel idari yapılar kurulmuş o bölgede. Yani kaynaklara baktığımızda gördüğümüz temel şey şu: coğrafi ve kültürel bir gerçeklik olarak algılanan Kürdistan ile siyasi ve idari sınırlar tarih boyunca hiç tam örtüşmemiş. Sürekli bir değişim, bir mücadele alanı olmuş.
Toparlayacak olursak bugün baktığımız kaynaklar bize bu coğrafyanın sadece haritalardaki çizgilerden ibaret olmadığını gösterdi. Dağlar, nehirler, ovalar bunlar aynı zamanda bir kültürün, bir kimliğin, bir tarihin de parçası, hatta taşıyıcısı. Kürt coğrafyası makalesindeki o cümle çok güzeldi. Kürt olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bu coğrafyanın çocuğu olmaktır. Kesinlikle. Ve belki de sana, dinleyicimize son bir soru bırakalım. Neden bu kadar farklı sınır, farklı tanım var kaynaklarda? Coğrafi algılar, tanımlar zamanla, siyasetle, kültürle nasıl bu kadar değişebiliyor? Belki de bu coğrafyanın o karmaşık, katmanlı yapısını anlamak tam da bu değişkenliği, bu farklılıkları sorgulamakla başlıyor. Ne dersin?